Herkese selamlar sevgili dostlarım. Bugün edebiyatımızın en dahi, en acılı ve ruhu en fırtınalı yazarlardan biri olan Peyami Safa'yı ve onun ölümsüz eseri Fatih Harbiye'yi konuşacağız. Başlangıçta biraz Peyami Safa hakkında ve kitabı hakkında bilgi verdikten sonra kitabı kesintisiz olarak dinleyebilirsiniz. Öncelikle bugün öyle ezberlenmiş biyografilerden falan bahsetmeyeceğim size. Peyami Safa'nın bizzat kendi anılarından, mektuplarından ve edebiyat tarihindeki belgelerden çıkan ve pek bilinmeyen ama eserlerin doğrudan şekillendiren hayat hikayesini anlatmaya çalışacağım. Fatih Harbiye'ye de bu hayat hikayesinden nasıl bir kitap olarak dönüştüğünü anlatmaya çalışacağım. Peyami Safa aslında kimdir ve nasıl yazar oldu? Önce yazarımızı bir tanıyalım. Peyami Safa aslında edebiyatın içinde doğmuş bir çocuk. Babası dönemin ünlü şairlerinden İsmail Safa'ymış. Ancak Peyami henüz 2 yaşındayken babası Sivas'ta sürgünde hayatını kaybediyor. Yetim kalan Peyami annesiyle birlikte İstanbul Fatih'te o yoksul ve hüzünlü sokaklarda büyümek zorunda kalıyor. Peki nasıl yazar oldu? Hayat ona öyle bir darbe vuruyor ki diyelim, ona hiç şans tanımıyor. Ailenin maddi durumu da o kadar kötü ki vefa iddiasındaki eğitimini yarıda bırakıyor. Daha sonra çocuk yaşta çalışmaya başlıyor. Postanede memurluk yapıyor, öğretmenlik yapıyor ama içindeki okuma sevdası ve yazma tutkusunu hiç kaybetmiyor. Kendi kendini yetiştiriyor. Yani tam anlamıyla otodidakt dediğimiz bir dehaya dönüşüyor Peyami Safa. Tıp terimlerinden psikolojiye, felsefeden sosyolojiye kadar her şeyi kendi çabasıyla öğreniyor ve genç yaşta gazeteci oluyor. İnsanların bilmediği ve bedensel ve ruhsal travmaları var. Bunlar nereden geliyor ondan bahsedeceğim size biraz. Benim size anlattığım o dönemsel yapı, Peyami'nin hayat boyu kaçamadığı en büyük gölgesi. Bunu nereden mi biliyoruz? Bizzat yazar kendi başyapıtı olan ve Türk Edebiyatı'nın ilk otobiyografik romanı olarak kabul edilen 9. Hariciye Koğuşu'nda o dönemin edebiyatçılarının anılarından toplanmış bilgiler bunlar. Peyami Safa 9 yaşındayken yakalandığı bir kemik tüberkülozu yüzünden tam 7 yıl boyunca hastanede kalıyor. O koridorlarda yaşıyor resmen. Doktorlar onun sağ kolunu kesmeyi bile düşünüyorlar. Fakat kolu kesilmiyor ama o hastalık yüzünden sağ kolu diğerine göre daha cılız, daha kısa ve çelimsiz kalıyor. İşte bu bedensel eksikliği onda hayat boyu sürecek müthiş bir aşağılık kompleksine ve ruhsal fırtınaya sebep oluyor. Kendini fiziksel olarak hem kusurlu görüp hem de zekasını, kalemini, kültürünü bir silaha nasıl dönüştüreceğini keşfediyor. Fiziksel eksikliğini entelektüel bir dev gibi durarak kapatmaya çalışıyor arkadaşlar. Peki bu acılı hayat Fatih Harbiye romanına nasıl evriliyor? İşte işin magazin değil gerçek edebiyat tarihi kısmı burada başlıyor. Peyami Safa gençlik yıllarında hayatının aşkı olan daha önce evleneceği Nebahat Hanım'la tanışıyor. Nebahat Hanım modern, hareketli, dönemin beyoğlu yani Harbiye hayatına ilgi duyan, dans etmeyi, eğlenmeyi çok seven şık bir kadın. Peyami ise az önce anlattığım gibi yoksul Fatih sokaklarından gelmiş, bir kolu sakat, fiziksel olarak kendini güvensiz hisseden bir adam. Nebahat Hanım'ın etrafında dönemin o zengin, yakışıklı, batılı tarzda yaşayan alafranga erkekleri pervane oluyor. Peyami Safa ise sevgilisini o ışıltılı Beyoğlu hayatına kaptırmaktan o kadar büyük ve bir korku duyuyor ki geceler boyu müthiş kıskançlık krizleri yaşıyor. Benim param yok, fiziksel olarak kusurluyum. Acaba beni bırakıp o pırıltılı dünyaya gider mi korkusu yazarın içini kemiriyor. İşte bu büyük aşk, bu kıskançlık ve korku sarmalı Fatih Harbiye romanını doğuruyor arkadaşlar. Peyami Safa kendi yaşadığı bu dramı kitaba öyle bir uyarlıyor ki kitaptaki Şinasi tıpkı Peyami Safa'nın gençliği gibi
Fatih'te oturan, yoksul, gururlu ve geleneklerine bağlı Alaturka müzikle uğraşan o mahzun genç oluyor. Peyami'nin deli gibi kıskandığı o Beyoğlu'nun zengin dans eden yakışıklı şık erkekleri ise kitaptaki Macit karakterinde vücut buluyor. Peyami'nin elinden kaçırmaktan korktuğu büyük aşkı Nebahat Hanım ise iki dünya arasında sıkışıp kalan Neriman oluyor. Yazar aslında kitaptaki Neriman'ı Fatih Harbiye tramvayına bindirip o ışıltılı ama içi boş batılı hayata gönderirken kendi içindeki o büyük korkuyla yüzleşiyor. Neriman'ın sonunda hatasını anlayıp Şinasi'ye, yani güvenli ve samimi olan Fatih'e geri dönmesi aslında Peyami Safa'nın kendi ilişkisinde duymak istediği o rahatlamanın, Nebahat beni bırakıp o dünyaya gitmeyecek tesellisinin ebedi bir duasıydı. Özetlemek gerekirse gördüğünüz gibi Fatih Harbiye masa başında uydurulmuş sıradan bir Doğu Batı romanı değil arkadaşlar. Arkasında bizzat Peyami Safa'nın çocukluğundan kalan hastane korkuları, yoksulluğu, sakat kalmış kolunun verdiği o derin özgüvensizlik ve hayatının aşkını Beyoğlu'nun pırıltılı erkeklerine kaptırma korkusu yatıyor. Yazar bizzat kendi ruhunu ikiye bölmüş, bir yarısını Şinasi yapmış, diğer yarısıyla da Macit'e karşı savaşmıştır. Siz bu gerçekleri öğrendikten sonra kitabı nasıl bakıyorsunuz bilmiyorum. Yorumlarda bununla ilgili konuşmak istiyorum sizinle. Şimdiden iyi seyirler, iyi dinlemeler. Beğenilerinizi, yorumlarınızı ve aboneliğinizi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Fatih Harbiye. Neriman ve Şinasi Darülelhan'dan beraber çıktılar. Veznecilere kadar beraber yürüdüler. Beyazıt'ta bir arkadaşın davetine geciken Neriman koşuyor, Şinasi'yi biraz geride bırakıyordu. Yolda çok konuşmadılar. Şinasi, Neriman'a söylediği sözlerin onda bu akşam daha az alaka uyandırdığını anladıkça, yükselen ve yorulan sesiyle cevabını bile alamadığı şeyler soruyordu. Nihayet bu yorgunluk sesinden bütün vücuduna ve şuuruna geçti. Kolunun altına sıkıştırdığı kemençe ağır geliyordu. Hafif uzamış tıraşı, aynaya bakılmadan bağlanmış boyun bağı, kemençe sürtünüşleriyle sağ dizi ütü tutmaz bir hale gelen pantolonu, tozlu potinleri, Şinasi için ayrı birer mesele oldular. Kendilerine dikkat ettirmeye başladılar ve ağırlaştılar. Daima bir iki adım önde giden Neriman'ın yürüyüşündeki çevikliği, kıyafetindeki itinayı gören Şinasi, onunla kendisi arasındaki farkı hissetmekten de yoruluyordu. Beyazıt'a kadar çıkmak istemedi. Eski Darülfünun binasının önünde durdu. Ayrılmak arzusuna benzer bir hareket yaptı. Neriman da hemen durmuş elini uzatmıştı. Fakat onun gizli bir sevinçle karışan bu acelesi, Şinasi'yi tereddüde düşürdü ve ayrılmak azabını arttırdı. Neriman'ın elini bırakamıyor, ayrılığı geciktirmek için lüzumsuz şeyler söylüyordu. Sabırsızlanan genç kız biraz şiddetle elini çekti, kurtardı, koşarak uzaklaştı. Günün hiçbir saatinde Şinasi'nin yalnız başına yapabileceği hiçbir şey yoktu. Ne tarafa yürüyeceğini kestiremedi. Birkaç adım attıktan sonra geriye döndü, o anın boşluğunu doldurmak için bir cigara aradı, paketini açtı ve boş buldu. Tütüncüye giderek bir cigara aldı ve camın kenarına asılı bir akşam gazetesinin ilk sayfasına göz attı. Darülelhan muallimlerinden birinin resmi, Alaturka Alafranga musiki münakaşası hakkında sözler. Gazeteyi aldı, katladı, ceketinin dış cebine soktu. Geri dönerek tekrar Beyazıt'a doğru ağır ağır yürüdü. Neriman'ın misafire gittiği arkadaşı, Beyazıt'ın arka tarafında yangın yerlerinde oturuyordu. Şinasi'den pek hoşlanmadığı için ikidir onu evindeki toplantıya çağırmamıştı. O vakte kadar buna pek ehemmiyet vermeyen Şinasi, ilk defa olarak alındı. Zaaf anlarında insanın can sıkıcı bir vakayı tahsis edemeyerek, umumileştirmesi ve bir felaketi aynı seri içindeki bütün menfi ihtimallere teşmil ederek
hepsini hakikat gibi görmesi yüzünden Şinasi de Neriman'ın arkadaşı tarafından davet edilememesinin hususi sebeplerini araştıramıyor, bütün Darülelhan kızlarının kendisinden hoşlanmadığını zannetmeye kadar varıyordu. Cigarasını yaktı ve kibriti çakarken aşağı kayan kemençesini koltuğuna sıkıştırmak için ihtiyat haline gelmiş hareketini yaparak yürümeye devam etti. Beyazıt Meydanı'na gelince tramvay bekleme yerinde Neriman'ı gördü. Şaşırarak birdenbire durakladı. Evvela Neriman'ın tramvay bekleyip beklemediğini anlamamıştı. Adımlarını hızlaştırarak ona doğru yürüdü. Fakat Neriman'ın hem kol saatine hem de tramvayın geleceği tarafa sabırsızlıkla baktığını görünce arkadaşına gitmediğini anladı. Ona görünmek istemeyerek sıra kahvelerin arasına çekildi ve onu uzaktan seyretti. Neriman ilk gelen Fatih Harbiye tramvayına herkesten evvel atlamaya muvaffak olmuştu. Tramvayın arkasından koşmak, içine atlamak arzusuyla Şinasi'nin vücudu birdenbire gerildi ve gevşedi. Büyük bir hareket ihtiyacıyla uçlar tadım koştu ve durdu. O anda pek çok şeyler yapmak istediği halde gözleri köşeye ağır ağır dönen tramvaya takılıp kalmıştı. Başka hiçbir şey görmüyor, yanından adam geçip geçmediğine dikkat etmiyor, ayak seslerini işitmiyordu. Başına kan doldu ve dışarı alemle bütün alakaları kesilir gibi oldu. Bir anda gözlerinin önünde bütün manzaralar silinmişti ve hiçbir ses duymuyordu. Kulakları uğuldamaya başladı. Vücudu hep geriliyor ve gevşiyordu. Kalbinde şiddetli bir çarpıntı. Arada bir tramvayın uzaklaştığını unutarak içine tekrar koşmak, büyük bir hareket yapmak için hamleler gelip gidiyordu. Hiçbir şey yapamayacağını anladığı vakit bütün vücudu gevşemişti. Cigarası yarısına gelmediği halde farkında olmadan paketini çıkardı, bir cigara daha yaktı ve yanlışlıkla yeni yaktığı cigarayı yere atarak eskisini içmeye devam etti. Sık sık aşağı kayan kemençesini eline almıştı. Etrafını görmeye başlıyordu. 2 kişi konuşarak önünden geçtiler ve ona bakmadılar. Uzaktan mektep çocuklarının haykırışlarını duyarak biraz daha toplandı. Sokağın kenarında bahçe haline getirilen kafedeki masalardan birine sallanarak ilerledi, bir sandalyeye çöktü. Bir kere düşünmeye başlayacak olursa, kahvecinin sualleriyle rahatsız edilmemek için hemen kahvesine ısmarladı, getirtti. Bir cigara daha yakarak düşünmeye başladı. Kendi kendine ilk sorduğu şu olmuştu: ne yapmak lazım? Fakat buna cevap vermeden evvel, vaktiyle ona tabii görünen, fakat şu anda yeni bir mana ile harekete gelen birçok şeyler hatırlamaya başladı. Neriman'ın Darülelhan'a uğramadığı günlerin sıklaşması, evine geç gidişleri, tuvaletine verdiği ehemmiyetin artması, Şinasi ile konuşurken sesine dolan asabi titremeler ve bunun gibi teferruatı unutulan, fakat yekûnunun intibaı kuvvetli bir surette hatırlanan, küçük küçük birçok hadiseler kendi kendilerini hatırlatıyorlardı. Son zamanlarda bütün bu farklara dikkat eden Şinasi, aramak yorgunluğuna karışan gizli bir korkuyla her hadiseyi ayrı ayrı eşelemekten çekinmişti. Hemen bir zihin gayretiyle muhakeme etmek istedi. Madem ki ben Neriman'ın değiştiğini çoktandır fark ediyordum, diye başladı. Fakat kendi kendini itham etmeye mecbur olmak korkusuyla muhakemesine devam edemedi. Zaten şuurunda büyük çatlaklar peyda oluyor, oralardan içeriye birçok insicamsız hatıralar boşalıyordu. Kendini bir daha toplayarak yeni bir zihin gayretiyle muhakemesine devam etmeye çalıştı. İçindeki sesi yükselterek tekrar ediyordu. Madem ki ben Neriman'ın değiştiğine çoktandır dikkat ediyordum, fakat araya gene birçok hatıralar girdi ve mantıki silsileyi bozdu. Bundan 20 gün evvel Neriman, Darülelhan'dan erken çıkmıştı. Gene ayağında yeni yaptırdığı bu dekolte rugan iskarpinler ve üstünde bu filizci manto, mektebin kapısında birbirinden ayrıldılar. O sırada Neriman, Şinasi'nin yüzüne bakmadan yürüyüvermişti. Belki de bu, gizli kararları belli etmesinden korkulan gözleri serbest bırakmak içindi. Belki de bunun için başını başka tarafa çevirmişti ve bugünkü gibi korkarak uzaklaşmıştı. Hep güneşte parlayan filizci manto, ya Darülelhan'a gelmediği günler, bir kere Şinasi'nin sorduğu ehemmiyetsiz bir şeye gayri tabii bir asabiyetle cevap vermişti. 20 gündür sazını mektebe getirmiyor. Sokakta yürürlerken Neriman'ın rahatsız adım atışları.
Bir gün mektebin kapısında Neriman bir arkadaşıyla konuşurken Şinasi'nin yaklaştığını görmüş, birdenbire susmuş, ne konuştuklarını söylememişti. Hep güneşte parlayan, Şinasi canım sıkılıyor deyip durmaları. Hep güneşte parlayan Filizi. Şinasi birdenbire ayağını yere vurdu. Mühim bir şey daha hatırlamıştı. Fakat muhakemesine devam etmek de istiyordu. Madem ki ben Neriman'ın değişmeye başladığını, şimdi de biraz evvel tramvaya atlayışı gözünün önüne geliyor. Hatta bunun arkasından gayri hakiki bir takım sahneler tahayyül ediyor. Kendisi de Neriman'ın arkasından tramvaya atlıyor. Beyoğlu'na çıkıyor, onun girdiği bir pastacı dükkanı da arkada bir yerde oturuyor, kendini gizliyor, randevu dakikasına kadar bekliyor ve bunları tahayyül ederken aynı zamanda yarım kalan mantıki cümle bütün bu hayaller arasında ses veriyordu. Madem ki ben Neriman'ın değiştiğini çoktandır fark ediyordum, sonra bir anda bütün renkler, çizgiler, sesler, parıltılar, kokular, son süratle giden bir otomobilin içindeki adamın ihsasları gibi hep birbirine karışıyor, sisleniyor, bulanıyor. Yanı başındaki masaya gelen adamların dikkatinden sıkılan Şinasi ayağa kalktı ve kahveden çıktı. Meydana yürüdü, karşı tarafa geçti. Veznecilere doğru gideceği yerde Süleymaniye tarafına saptı. Kim bilir kaç defa bu yollardan beraber geçtiler. 7 sene. Siyah saten gömlekli, siyah başörtülü kız. O vakit böyle koşmazdı. Liseden çıkar ve Süleymaniye'nin köşesinde görünürdü. Kolunda çantası, başı önüne eğilmiş, gözlerinde korku ve dudaklarında tebessüm, Şinasi'nin yaklaştığını görünce korkusu giden ve sevinci artan gözleriyle yere bakar, hafifçe kızarırdı. Sonra yan yana hiç konuşmadan hep iyi yürürler ve buluşmanın ilk zevkini bu sükût içinde daha çok hissederlerdi. Kim bilir kaç defa bu yollardan beraber geçtiler. Şinasi içinden bir şarkı mırıldanmaya başladı. Son zamanlarda bu havayı çok seviyor ve çok çalıyordu. Neymiş aşk-ı muhabbet, sevda. Daha dün akşam Neriman'ın babasıyla bu şarkıyı 3-4 kere beraber geçtiler ve ihtiyar adam da bu havayı çok sevdi. İçinden bir şarkı mırıldandığı vakitler, sokakta bile Şinasi kendinden geçer, etrafı unutur, yüzünün ne garip bir biçime girdiğini bilmezdi. Süzülmüş gözler, yarı açık ağız, ağır ağır sallanarak şarkının veznini takip eden baş. Gene böyle yürüyordu. Fatih'e kadar yürüdü. Neriman'la aynı mahallede, aynı sokakta oturuyordu. Bu akşam bütün sokaklardan hızla geçti, evine geldi, odasına çekildi ve kemençesini torbasından çıkararak o şarkıyı çalmaya başladı. Hava bittikten sonra aynı makam içinde geziniyor, gene o şarkıyı çalıyordu. Belki 8-10 defa çaldı. Hafif bir sesle okuyarak refakat ediyordu. Yemekten sonra dışarı çıktı ve Neriman'ın evine gitti. Kapıyı açan Gülter, Şinasi içeri girdikten sonra bile hala başını uzatıp dışarıya bakıyor, gülüyordu. Sonra birdenbire hayretle sordu. "Küçük hanım sizinle beraber değil mi?" "Hayır, daha gelmedi mi?" "Yo, ben şaka için dışarıda saklandı zannettim." Şinasi yabancı bir yerdeymiş gibi etrafına bakındı ve mırıldandı. "Saat 10.30. Beyefendi de merakta. Yemeğini yedi o. Neredeyse yatar. Fakat siz buyurun." Şinasi kömür tozu ve küf kokan bir taşlıkta hiç kımıldanmadan duruyordu. Deruni asayişini temine çalışan Şinasi'nin muaşerete ait bir tereddüt geçirdiğini zanneden Gülter tekrar etti. "Buyurun, buyurun." Şinasi kımıldamıyordu. Titremeye başladı. Gülter bu duruşun manasını anlayınca Şinasi'yi harekete getirmek için birkaç adım yürüdü ve sessiz bir telkinle onu da çektikten sonra "Buyurun siz," dedi. "Küçük hanım da neredeyse gelir." Elindeki idare lambasıyla arada bir durarak Şinasi'nin yolunu aydınlatıyordu. Her basamağa gıcırdayan tahta merdivenleri ağır ağır çıktılar. Yukarı safhada bir oda kapısının eşiğinde Neriman'ın babası Faiz Bey, bir elinde kitap öbür elinde gözlükle duruyor, merdivenlerden çıkanlara bakıyor, Şinasi'ye aşinalık etmeden bir şey yarar gibi görünüyordu. "Yalnız mısın oğlum?" diye sordu. Neriman'ın beraber olmadığını anlayınca mırıldandı. "Çok şey." Sonra Faiz Bey'le beraber odaya girdiler.
Neriman'ın babası odanın ortasında durdu, biraz düşündü. Sonra ağır ağır yürüyerek odanın köşesindeki minderde her zamanki yerine oturdu. Hafifçe titreyen eliyle kitabını ve gözlüğünü yanı başındaki masanın üstüne bıraktı ve önüne eğilmiş başını hiç oynatmayarak en ciddi zamanlarına mahsus bir bakışla yalnız gözlerini Şinasi'ye doğru kaldırdı ve onun hala ayakta durduğunu görünce böyle zamanlarda merasim olmayacağını ima eden sitemli bir sesle "Otursana Şinasi Bey" dedi. Şinasi masanın başındaki sandalyeye ilişti. Faiz Bey'in başı hala kımıldamıyor fakat titreyerek hafifçe sallanıyordu. Nihayet ağır ağır başını kaldırdı ve bir şey söylemesini ister gibi Şinasi'nin yüzüne baktı. Şinasi sordu. "Ve bu kadar geç kaldığı olmamıştır değil mi?" Biliyorsun ya, geçen ay bir kere daha geç gelmişti, hatta gece yarısından sonra. Fakat o zaman evvelden haber vermiştiniz, sen de beraberdin." Bu son cümleyi söylerken Faiz Bey'in sesinde kızının hayatına dair bir babadan daha çok şeyler bilmesi lazım gelen gencin sualine karşı itimatsızlık ve hayret vardı. Şinasi bunu hissetti. Fakat aldatmak zevkiyle karışık bir merhametle Faiz Bey'e gündüzki hadiseden bahsetmemeye karar verdi. "Bu akşam," dedi, "Darülelhan'dan beraber çıktık. O Fahriye'lere gitti, ben ayrıldım. Galiba biraz saz yapacaklar." Demek Fahriye onu gecede alıkoydu. Şinasi, Faiz Bey'in ne derece inandığını anlamak için ona bakmaya cesaret edemiyordu. Başını önüne eğerek mırıldandı. "Olur bazen." Faiz Bey gene yalnız gözlerini kaldırarak Şinasi'ye sert sert baktı, sonra derin bir nefes aldı. Artık bu mevzuda konuşamaz oldular. İkisini de birleştirmesi lazım gelen hakikat, Şinasi'nin muvaffakiyetsiz bir tabiyesi yüzünden aralarına bir düşman gibi girmişti ve onları birbirinden uzaklaştırıyordu. Bahsi değiştirmezlerse hiç konuşamayacaklarını ikisi de anlayarak bir başka zemin aradılar. Şinasi masanın üstündeki siyah kaplı kitabı göstererek bildiği yerde sordu. Ne okuyordunuz efendim?" "Hiç oğlum, ne okurum ben? Gene Mesnevi'yi karıştırıyordum." "Can sıkıntısı." Ve biraz şark edebiyatından, biraz musikiden bahsettiler. Faiz Bey ney çalardı. Şinasi ile aralarında her zaman uzun ve hararetli bir konuşma zemini yapan musiki bile şimdi onlara alaka vermiyordu. Konuşamayacaklarını anladılar. Şinasi müsaade istedi ve evden çıktı. Faiz Bey masanın üstünü düzelttikten sonra lambasını aldı, karşıdaki yatak odasına geçti, kapının eşiği kenarında duran idare kandilini alarak büyük lambayı söndürdü ve yattı. Fakat uyuyamadı. Hep dolup dolup uyanıyordu. Ara sıra uykusu derinleştiği halde yattığı yerden fersahlarca uzak bir yere gitmiş de 2 dakikada geriye dönmüş gibi baş döndürücü bir sürat hissiyle gözlerini açıyor ve küçük seslere dikkat ediyordu. Kulağı sokaktaydı. Ayak seslerine teşhise çalışıyordu. Uykusu ne kadar derinleşirse derinleşsin, samyası uyanık kalıyor ve gecenin karışık seslerini ayıklamaya uğraşıyordu. Nihayet yataktan kalktı ve pencerenin önüne oturdu. Ara sıra cumbadan başını uzatarak hava gazıyla aydınlanmış yokuştan inen gece yolcusuna bakıyor ve erkek olduğunu görünce başını içeri alıyordu. Yokuşun başında bir otomobil durduğunu motor gürültüsünden anlamış ve tekrar cumbadan bakmıştı. Fakat otomobil görünmedi. Faiz Bey gözlerini yokuştan ayırmadı. Neriman otomobilden atladı ve yokuşu hızla indi. Evin kapısına gelince komşuların pencerelerine baktı. Kalbi o kadar şiddetli çarpıyordu ki bu ses bütün mahalleyi uyandıracakmış gibi ürktü ve elini göğsüne götürdü. Anahtarı kilide soktu fakat çeviremedi. Kol demiri vurulmuşsa kapıyı çalmak, evdekileri uyandırmak lazım gelecekti. Bunu yapmaya kendinde kuvvet bulamadı. Bu felaketten kaçmak istese nereye gidebileceğini tasavvur etti. Uzaklaşan otomobilin gürültüsünü işittikçe korkusu artıyordu. Anahtarı çevirdi ve kapı açıldı. Fakat Neriman'ın bu sevincini paslı rezelerin vıcıtısı ve kapıyı gayet itinayla kapadığı halde çıkan gürültü ihlal ediyordu. Neriman taşrıpta durdu ve evi dinledi. Uzakta merdivenin ilk basamağında
Gülter'in bıraktığı idare lambası fitili açık kaldığı için tütüyor, isli şişeden sarı ve çürük bir ışık geliyordu. Neriman ayaklarının ucuna basarak merdiven başına geldi, idareyi eline aldı. Önüne bakarak ve merdivenleri gıcırdatmamak için bir eliyle tuttuğu trabzanlarla vücudunun ağırlığını paylaşarak birkaç basamak çıktı. Biraz durdu ve başını kaldırınca merdivenin dönemeç yerindeki küçük boşlukta bembeyaz bir şekil gördü. Birdenbire bütün vücudu korkuyla irkilmişti. Bir basamak geriye indi ve gözleri babasının gözleriyle karşılaşınca başını önüne eğdi, kaldı. Faiz Bey orada beyaz takkesi ve beyaz entaresiyle hareketsiz duruyor, ona bakıyordu. Neriman basamağa çıkmak kuvvetini bulamadı. Fakat orada durdukça bayılacak gibi oluyordu. Uçurumun kenarında bir tepeye tırmanan insanların gayretiyle bütün kuvvetini topladı, birkaç basamak daha çıktı, babasının önünden geçtikten sonra hızla atıldı, 2 basamağı birden atlayarak sofaya geldi. Kapıdan küçük bir aralığa girerek yatak odasına koştu, kapıyı kilitledi ve evvela soyunmadan kendini yatağa arka üstü bıraktı. Faiz Bey Neriman'ın arkasından biraz baktıktan sonra basamakları ağır ağır çıkmıştı. Sofada yerde gözüne bazı kağıt parçaları ilişti. Oda kapısına bıraktığı küçük lambayı alarak yere eğildi, bu kağıtları avucuna aldı ve doğrularak baktı. Bunlar kimi bir iğne topuzundan biraz daha büyüyecek, kimi ince bir kurdele parçası gibi uzunca, renkli kağıtlardı. Epey düşündükten sonra Faiz Bey bunlara konfeti ve serpantin dendiğini hatırladı. Yatak odasına girince gene ayakta epeyce durdu. Avucunu sıkıyor ve renkli kağıtları buruşturarak bir şey dinler gibi etrafına bakıyordu. Kulağında hala bir otomobil gürültüsü vardı. Sokakta hala bir ayak sesi arıyordu. Hiçbir şey düşünmüyor ve arada bir avucunu açarak serbest kalınca birer solucan gibi kımıldamaya başlayan buruşuk renkli kağıtlara bakıyor, fakat onları bir görüyor, bir gözden kaybediyordu. Neriman ertesi gün geç uyandı ve yatağın içinde saatlerce kaldı. Evin her günkü hayatına başlamak cesaretini kendinde bulamıyordu. Geceye ait hatıralar da onu serbest bırakmıyor. Yatağın içinde saatler geçtiğini hissettirmeden onu oyalıyor, yaşanırken ehemmiyet verilmeyen birçok hatıraların küçük teferruatı üstünde onu düşündürüyordu. Başında bir ağrı, gözleri açıldıkça kamaşıyor ve kendiliklerinden yarı kapanıyor. Göz kapaklarının aralığından içeriye sızan gündüz ışığının tamamıyla aydınlatamadığı loş bir zemin üstünde hep Maxim salonu gözünün önüne geliyor. Kuytu köşelerde renkli abajurlar, sarışın bir kadın başı, bir zil sesi, çığlıklar ve sıçrayışlar, alkış, damakta acı bir köpük lezzeti, parlak sarı bir etek, bir zenci sesiyle daima karışarak hafızaya musallat olan foxtrot namesi ve kulağının içinde mütemadi çalan bir caz band. Başını silkeliyor ve hararetli şakaklarıyla yastığın soğuk taraflarını arıyor, yanaklarını oraya sürtüyor. Bu muvakkat serinliğin verdiği uyanıklık geçince yeniden Maxim salonu gözünün önüne geliyordu. Masanın beyaz örtüsü üstüne bir kokteyl damlası düşmüştü. Kokteyl. Bu kelimeyi ilk defa dün gece işitti. Kokteyl. Çok yabancı kelimelerin zihne takılan lafzi garabetleriyle Neriman bunu da kendi kendine tekrar ediyordu. Kokteyl, kokteyl. Kıpkırmızı elbiseli kadın ve erkek. Saat kaç? Herkes sallanıyor. İsterseniz bir kokteyl daha için diyor Macit. Kokteyl ve hep o zenci sesiyle karışık caz band. Macit de akşam 6'da Le Bon'da buluşmuşlardı. Ondan sonra gece yarısına kadar geçen şeyleri süratle ve muntazaman hatırlıyor. Macit'in girdiği birçok masraflara rağmen o kadar yalnız ve baş başa kaldıkları halde hiçbir çapkınca hareket yapmamasını düşünüyor ve Macit'in ince uzun elleri, hafif manikürlü parmakları sık sık gözünün önüne geliyor. İnce bir adam diye düşünüyor ve Macit'te tenkit edilecek hiçbir şey bulamıyor.
Odaya giren Gülter Neriman'ı biraz daha uyandırıp karyolaya doğru ilerlerken yüksek sesle söylüyordu. "Küçük hanım saat 2'ye geliyor. Kalkın bey babanız yemeğini yedi. Neredeyse sokağa çıkacak." Gülter'in kuru ve berrak yüzünde birbirine hiç karışmayan tebessüm ve endişe. Karyolaya yaklaşınca Neriman'ın üstüne eğilerek diyor. "Küçük hanım, bey babanıza bir şey söyleyelim de adamcağızın gönlü rahat etsin. Yüzü pek asık. Dün gece de pek uyuyamamış galiba." Neriman'ın zihniyle beraber yüzü de gerildi ve gözleri açıldı. Bir derece daha uyanmıştı. "Peki," diyerek düşünmeye başladı. Fakat söylenecek bir şey bulamıyor, düşündükçe mesele karışıyordu. Gözlerini kapayıp açtı. İyice dağılmayan uykusu tekrar bastırmakla tehdit ediyordu. Hep o zenci sesiyle karışık cazban, kuytu köşelerde renkli abajurlar, parlak ve sarı bir etek, kıpkırmızı esvaplı kadın ve erkek, bir alkış, iki balon arasında takılı bir serpantin. Neriman yatağın içine oturdu ve gözlerini ovuşturdu, başını silkeliyordu. "Git de ki," ve düşünüyordu. Sarışın bir kadın başı, isli şişe, basamaklar. Bir daha silkindi. "Gitti ki, Neriman Hanım dün gece Fahriye'lerdeymiş. Fahriye bırakmamış gece yarısına kadar. Ve saz yapmışlar. Tamam, sonra da otomobille küçük hanımı getirmişler." İyi. Gülter odadan çıkınca Neriman ağır ağır başını tekrar yastığa koydu. Parlak sarı bir etek. İki balkon arasına takılı serpantin. Fakat birdenbire babasıyla Gülter arasında geçecek muhaberenin sonunu düşününce o kadar büyük bir meraka düştü ki bu his geceden kalan hatıralarının hepsini kaçırdı. Babası ne derdi? Tahminlere başladı. Geceliğin Maksim'de sonra otomobille dönerken, hele karanlık sokaklara girince ve yokuşu inerken duyduğu korku içinde yeniden canlanıyordu. Yine kalbinde çarpıntı. Başını yorganın altına çekerek barınacak yer arıyordu. Artık aklına hep Şinasi geliyordu. Ara sıra başını yorgandan çıkarıyor, etrafı dinliyor, Gülter'in ayak sesini bekliyor ve kapıya bakıyordu. Bütün bu korku onda zevkin ve sevincin uyuşturduğu azapları galeyana getiriyor ve evvelce kendi kendine karşı mazur gördüğü bütün cürümler, şimdi korkunun pertafsızlığı altında birer cinayet kadar gözünde büyüyordu. Hep Şinasi'nin vakur ve muzdarip yüzünü hatırladı. Büyük bir utançla başı yastığın çukuruna batıyordu. Hızdırabın verdiği intibah zamanlarında kendi kendini aldatmak, başkalarını kandırmak kadar basit değildir ve insan kendi içindeki adaletten ürkmeye başlar. Neriman çektiği bu azapların bir gece evvelki zevkin bedeli olduğunu da hissediyordu. Bunalarak yataktan atladı. Oda kapısına doğru gitti, fakat aşağı kattan babasının bir haykırışını duyacakmış gibi korkarak uzaklaştı. Pencereye doğru geldi, geceyi hatırlaması ihtimaliyle sokağı da görmek istemiyordu. Yatağından da ürktü. Aynaya doğru da gidemiyordu. Gitmeye de kuvveti yoktu. Her tarafa korkak ve ümitsiz adımlar attıktan sonra olduğu yerde kaldı ve nihayet karyolasının kenarına gidip oturarak başını önüne eğdi. İçine bir tebettül geliyordu. Her şeyi sükunla karşılamak cesaretini kendinde bulmaya başladı. Aşağı kata kulak veriyor, hala babasının bir haykırışını bekliyordu. Gülter'in ayak seslerini işitti. Biraz toplandı, gizlemeye muvaffak olamayacağı bir alakayla gözlerini açarak oda kapısına baktı. Gülter muzaffer bir tavırla ve güler yüzle içeri gidiyordu. Neriman derin bir nefes aldı. Gülter anlattı. "Zavallı adam taşlıkta lastiklerini siliyordu. Hemen koşup elinden aldım. 'Aman beyefendi,' dedim. Mahzun bir hali vardı. 'Çok sever sizi Neriman Hanım.' 'Nasıl sevmesin? Hanımefendi öldükten sonra bir siz kaldınız.' Gülter. 'Durun anlatacağım. Küçük hanım uyandı,' dedim. Kaşları çatılıverdi. Korktum doğrusu. Arkasından kendimi zorladım. Fahriye Hanımlardaymış. Yan gözle yüzüme dikkatli baktı. Ben bir daha kendimi sıktım, söyleyiverdim. Esaz yapmışlar, sonra da Fahriye Hanım'ın dayısı Neriman Hanım'ı otomobille getirmiş. Ben de gece bir makine gürültüsü duyduğumda meğer küçük hanımmış. Fakat eve girdiğini duymadım,' dedim.
Zavallı adamın içi bir rahatladı ki, "Onu nereden anladın?" Ben anlarım, gayet tatlı bir dille bana, "Yeter kızım, ihtiyar lastiği parlayıp da ne olacak? Teşekkür ederim." dedi ve güldü. Sabahtan beridir ilk defa yüzü güldü. Zavallı babacığım. Neriman'ın gözleri dolmak üzereydi. Hemen yataktan atlayarak pencereye doğru sebepsiz yürüdü ve kendini Gülter'e daha fazla göstermek istemedi. Sokak kapısı kapanmış ve eski tahta ev sarsılmış, camlar zangırdamıştı. Neriman minderin kenarına oturdu ve giyinmeye başladı. "Saat kaç Gülter? Benim kol saatim ileri." "2'yi geçiyor küçük hanım." Neriman Darülelhan'a gideceği saati düşünüyordu. Gülter dedi ki, "Dün gece Şinasi Bey de geldi, beyefendiyle biraz oturup gitti." Şinasi, evet Şinasi. Artık yalnız ona karşı hazır bulunmak lazımdı. Şinasi o gün Darülelhan'a daha geç gitti. Sazını da götürmemişti. Mektebe bir uğradı ve çıktı. Şehzade başında maksatsız dolaştı, bir kafeye girip oturdu, gazeteleri okudu. Neriman Darülelhan'dan çıkmış, yanında Fahriye ile kahvenin önünden geçiyordu. Şinasi onları gördü fakat gözlerini gazeteye indirerek görmemiş gibi yaptı. Gayet büyük bir heyecan duyduğu için kendini bıraksa gayri tabii bir takım hareketlerde bulunabilirdi. Kendini çok sıktı, hiç kımıldamadı. Fakat bu surette daha gayri tabii olduğunu anlamadı. Sonra geçip geçmediklerini görmek için bir daha onlara baktı. Fahriye ile göz göze geldiler. Şinasi ayağa kalktı da kahveden çıktı. Onların yanına gitti. Üçü de ağır yürüdüler. Fahriye, Şinasi'nin yüzüne fazla gülüyordu. Hiç o her şeye itiraz eden Fahriye değildi. Şinasi bu değişmenin siyasi manasını anlamakla beraber, Fahriye'nin irtifatlarını sevinçle karşılamak zaafından kendini kurtaramadı. İkisi konuşurlarken Neriman susuyordu. İzahat vermenin en münasip anını bekledi ve Şinasi, Fahriye'nin sözlerinden birine ilk kahkahasını attığı vakit, Neriman onun bu neşeli anını kaçırmak istemeyerek sordu. "Sen dün akşam bize gelmişsin, öyle mi?" Şinasi kuru bir "evet" dedi. Neriman cesaretle devam etti. "Ben dün gece ovardalıktaydım. Maksim'e gittim, para yedim." Söze böyle başlayarak masum insanlar gibi içi rahat ve neşeli gülmek istiyordu. Şinasi bunu anladı ve sesini çıkarmayarak devam etmesini bekledi. Neriman devam etti. "Macit'le beraberdik. Fakat arkasını getiremedi. Ve bu Macit'le beraberdik cümlesi yalnız kaldığı için bir yazı levhası gibi Şinasi'nin dikkati önünde büyüdü. Fahriye arkadaşının imdadına yetişmek için sordu. "Seni eve Macit mi getirdi?" "Evet." Biraz durdu ve devam etti. "Ben dün senden ayrıldıktan sonra Fahriye'ye gittim. Toplantıdan vazgeçilmiş, orada Macit'i gördüm. Çok ısrar etti ve beni Beyoğlu'na çıkardı. Evvela..." Fakat Neriman'ın ilk cesareti ve neşesi kaybolduğu için sesi gitgide hafifliyordu ve yutkunmaya başladı. Bir gün evvel aynı saatte geçtikleri yolun ve kaldırımın üstündeydiler. Şinasi bir gün evvelki azaplarının hepsini hatırladı. Neriman'ın Fahriye'ye hiç gitmediği halde bu kadar cüretkarca yalan söylemesini hazmedemedi. Elleriyle öyle tesirli ve kat'i bir küçük hareket yaptı ki Neriman devam edemedi, sükût içinde yürüdüler. Bugün Şinasi önde gidiyordu. Kolunda kemençesi yoktu ve kıyafeti o kadar ihmal edilmiş değildi. Halbuki Neriman yorgundu. Elinde siyah torbalı udu vardı ve her günkü kıyafeti içindeydi. Bu muvaffakiyetsizlikten sonra büsbütün şaşırdı ve yoruldu. Fahriye'ye doğru sokularak perişan bir halde olduğunu ona hissettirdi, onun yardımını bekledi. Şinasi'nin önde olmasından istifade ederek bakıştılar. Fahriye düşündü ve sözü şöyle idare etti. "Hata ettin Neriman, gitmemeliydin."
bir görünüyor. Sonra halkı da bambaşka. Dönüp bakmazlar. Yürümesini, giyinmesini bilirler. Her şeyi bilirler canım. O Macit'in ellerine baktım, kadın eli gibi tertemiz, incecik. Tırnaklarının üstünde bile çalışmış. Şinasi'nin elleri gözümün önüne geldi. Tırnağının biri kırık, öbürü batık. Neymiş? Kemençe çalarmış. Böyle elini parçalayan sazı parçalamalı. Hiç telin kenarına tırnak sürtülen saz görülmüş müdür? Her işimiz acayip, nefret ediyor. Daha geçen gün Heriman üst üste ve hiç durmadan söylüyordu. Bir hafta 10 gün böyle yorulmadan söyleyecekmiş gibiydi. Fahriye ihtar etti. Şamlı'yı geçtik. Geriye döndüler ve bir musiki dükkanına udu bıraktılar. Dışarı çıkınca Neriman sözü hiç kesilmemiş gibi derhal cereyanını bulan bir heyecanla devam ediyordu. Fahriye biraz evvelki hadisenin bu sinirliliği uyandırdığını anlıyordu. Mevzua doğrudan doğruya girdi. Senin deminki meseleye canın sıkıldı, anlıyorum ki Şinasi'den de pek vazgeçmiyorsun. Yoksa bu kadar sinirlenmezdin. Fahriye'nin bu fikri Neriman'a tesir etti. Onun bu sözleri, Neriman'ın bütün öfkeleri ve isyanları arkasında gizlenen büyük bir alakayı kendi gözünde de ansızın meydana çıkardı. İnkar edemedi, biraz şaşırarak itiraf etti. Tabii dedi, 7 senedir adeta gece gündüz beraberiz. Bizim evin erkeği gibi bir şey. Ve artık sözlerine devam edemedi. Liseye giderken sabahları Şinasi'yi bu yol üzerinde beklediği günlerin heyecanını hatırladı. Ekseriye uğrayıp oturdukları tanıdık bir kırtasiyeci dükkanının önünden de geçiyordu. İçeriye baktı ve loş havası içinde birçok hatıralar gizleyen bu dükkan onu en uzak maziye kadar çekti. Şinasi'nin onu çok mesut ettiğini itirafa mecbur oluyordu. Fakat birkaç adım ileride kaldırım üstüne sandalyelerini çıkarmış bir kahvenin önünden geçerken Neriman gene biraz hararetlendi. Al işte bir tane daha. Sokak ortasında oturuyor kahve içiyorlar. Daha güzel bir hayata karşı iştiyakını uyandıran bu kahvelere karşı kinini tekrar döktü. Tramvay bekleme yerine kadar geldiler. Fahriye her zaman oradan ayrılırdı. Durdular. Bir Fatih Harbiye tramvayı yaklaşıyordu. Bu tramvay Neriman'da bütün arzuları şiddetle uyandıran bir münebbiş haline gelmişti. Onu görür görmez ani bir arzuya kapıldı. Hadi dedi, istersen Beyoğlu'na kadar çıkalım. Fahriye razı oldu. Hemen tramvaya atladılar. Neriman'ın kendi kendine pek de itiraf edemediği bir ümidi vardı. Macit'e rast gelmek ihtimali. Bu ümit Neriman'ın neşesini iade etti. Fakat tramvay biraz ilerledikten sonra Neriman parmağıyla Fahriye'ye caddede bir şey gösterdi. Allah aşkına bak dedi. Yol üstünde mezarlık olur mu? Koskoca cadde. Ortasında mezarlık. Mezarlar arasında yaşıyoruz. Galatasaray'dan tünele doğru yürüdüler. Neriman Beyoğlu'na çıktığı vakit, Halis Türk mahallelerinde oturanların çoğu gibi kendini büyük bir seyahat yapmış sanırdı. Yine Fatih uzakta, çok uzakta kaldı. Tramvayla 1 saat bile sürmeyen bu mesafe, Neriman'a Efkan yolu kadar uzun görünürdü ve Kabil ile New York arasındaki farkların çoğuna İstanbul'un 2 semti arasında kolayca tesadüf edilir. Bir İstanbul kızı olduğu için Neriman'ın bu farklar karşısındaki hayreti azalmıştı. Fakat bir zamandan beri kendisinde yeni bir hayatın iştiyakı ve yeni bir medeniyetin şuuru uyanmaya başladığı için bu farkların her birine ayrı ayrı dikkat etmekten hoşlanıyordu. Bir rıtriyat mağazasının cam mekanı önünde durdular. Bu da her şey tek başına konmuş, zarif bir küçük şişenin tatlı mavisi, kırmızı ipek bir püskül, siyah kadifelerin arasında gizlenmiş ampulün yumuşak siyahsı, bir gümüşün parıltısı. Gözleri ayrı ayrı çekiyor ve zapt ediyordu. Orada her şey rahat ve mesut insanların kullanmayı adet ettikleri eşyaydı. Burası aynı zamanda bir insanın ne kadar mesut olabileceğini hissettiren imkanlara doğru açılmış pencereydi. Neriman burada her duruşunda bu pencereden onların saadetini imrenerek seyrediyordu. Bir gün Şinasi ile butriyat mağazalarından birinin cam mekanı önünde durmuşlardı. Neriman'daki arzuları sezen Şinasi demişti ki, bu cam mekanlar kim bilir kaç Türk kızını baştan çıkardı ve çıkaracak. Neriman buradan hemen her geçişinde bu sözü hatırlıyor ve gülümsüyordu.
Çantasındaki esans şişesini doldurmak vesilesiyle mağazaya girdiler. Bütün eşyanın iliklerine işemiş hafif bir güzel koku. Neriman bu mağazaların sessizliğine de şaşıyordu. İçeride kalabalık olduğu halde müşteriler pek az konuşarak, adeta bir dilsiz gibi işaretleme anlatarak istediklerini alıyorlardı. Yalnız cam tezgahların üstüne konup kaldırılan şişelerin ince çıtırtısı. Satış memuru kız esans şişesini doldururken Neriman bir şey hatırladı. Küçükken babası onu Ramazan'da Bayezid sergisine götürürdü. Orada çadır gibi bir şeyin altında Arap kılıklı bir adam irili ufaklı birçok yağlı kirli şişeler arasında ayakta durur kokular satardı. Bu çadıra uzaktan yaklaşırken bile sert bir nane, bahar, hacı yağı kokusu Neriman'ın midesini bulandıracak derecede burnuna dolardı ve odan çabuk geçmek isterdi. Son günlerde sık sık yaptığı mukayeseyi tekrarladı ve bu iki koku arasındaki farkı düşündü. Yolda yürürlerken herkes Fahriye'den ziyade Neriman'a dikkat ediyordu. Fakat bu, Neriman'ın herkese ayrı ayrı dikkatinin karşılığından başka bir şey değildi. Kıyafetlere, yürüyüşlere, yüzlerdeki manalara büyük bir tecessüsle bakan gözleri, herkesin alakasını çelerek büyüyor, parlıyor ve daima canlı bakıyordu. Lebo'nun önünden geçtiler. Neriman içeriye doğru bir göz attı ve Macit'i görmedi. Fakat onun ikinci kat salonunda olması ihtimali de vardı. Yukarıya kadar beraber çıkmaya Vera Fahriye'ye teklif edemedi. Müsait bir kıyafette olmadığını da düşünüyordu. Fakat Macit'i görmeden İstanbul'a dönmek o kadar güç geldi ki, birkaç adım sonra Fahriye'yi geri çevirdi, beraber pastacının yukarı kat salonuna çıktılar. Macit oradaydı. Fakat yanında bir kadın vardı. Neriman sevinçten kedere süratle geçmenin başlanmasıyla durakladı ve ne yapacağını şaşırdı. İleri ve geri gidemedi. Birkaç adım attı ve Macit'e görünmek istemedi. Macit onu görmüş ve hemen kalkarak yanına gelmişti. "Oo, buyurun Neriman Hanım," dedi. Macit'in yanında oturan kadın da kalkmıştı ve onlara doğru geliyordu. Fahriye merdiven başında duruyor, içeri girmek istemiyordu. Neriman cesaret etti, koridora kadar yürüdü ve oradan salona baktı. Neriman hafifçe kızardı ve şaşırdı. Kadın yanlarından geçerken Macit'e başıyla selam verip yürümüştü. Neriman ona bakmadı. Mırıldandı. Dışarıda Fahriye var." "Niçin girmiyor, buyurun?" Geç kalırız." Bir dakika canım." Macit kapıya gitti ve Fahriye'yi de çağırdı. Salon tenhaydı. Bu Neriman'ı biraz evvelki heyecanının arttığından kurtardı. Oturdular. Neriman'ın buraya 3. gelişiydi. Her seferinde burasını biraz daha seviyor ve beğeniyordu. Her şey temiz, her şey güzel. Zevki bir kadın eliyle döşenmiş küçük bir ev odası gibi ve baş başa konuşmaya ne müsait. Pastacı, muhallebici gibi yerleri daima bir dükkan fikriyle beraber düşünmeye alışmış Neriman için o mahrem küçük salon yepyeni bir şeydi. Fahriye'nin de hayranlığını yüzünden görmek istiyordu. Fakat utanç, Fahriye'nin yüzünde bütün hisleri kırmızıya boyamış ve örtmüştü. Sıkıldığı besbelliydi. Macit geceden bahsetti, sonra Fahriye'yi de bahse karıştırmak için "Siz de olmalıydınız," dedi. Arkadan hararetle ilave etti. "Gelecek Perşembe Perapalas'a gelirsiniz, olmaz mı? Güzel bir balo var. Muhakkak geliniz, çok eğleniriz. Ben yine sizi Neriman'la beraber eve kadar götürürüm." Fahriye cevap vermedi. Macit Neriman'a döndü. "Olmaz mı Neriman Hanım?" Neriman da cevap vermedi. Balo. Gene babasını aldatmak. Şinasi meselesi, tuvalet. Neriman'ın yüzünde endişe çok barizdi. Kendini toplayarak zorla gülümsediği halde vakit geçmişti. İtiraf etmeye mecbur oldu. "Vallahi Macit Bey, biliyorsunuz ki bizim için bir gece evden ayrılmak ne kadar güç. Siz isterseniz her şeye muvaffak olursunuz." Çalışırız. Gelecek Perşembe mi dediniz?" "Evet, o vakte kadar gene görüşürüz ya." Balo. Neriman ve ondan çıkıp Fatih'e gelinceye kadar hep bunu düşündü. Balo. Muhakkak gitmeli. Fakat izin meselesi, para meselesi, tuvalet meselesi, şinasi meselesi, onu en çok para meselesi düşündürüyordu. Babasına tekrar nasıl müracaat edebilir? Daha bir ay evvel yeni mantosunu, yeni iskarpillerini yaptırmak için babasına ne büyük fedakarlıklara sevk etti. Fatih'teki ev rehine konmuştu ve bu ağır faizli borcu ödemek için babası her ay tekaüt maaşının bir kısmını ayırmaya mecburdu. Hele son hadiseden sonra bir balo tuvaleti için babasına yeni bir fedakarlık teklif etmeye hiç cesareti yoktu.
Fakat Neriman sımsıkı, açılmak üzere kapanmış imkan kapılarının hepsini kurcalıyordu. Bu baloya muhakkak gitmesi lazım. Saydı. 9 gün var. Son hadisenin fena tesirini silmek, babasının itimadını yeniden kazanmak, onun zaaflarını yeniden uyandırmak için bu müddet ona kafi göründü. Bu baloya gitmeyi o kadar çok istiyordu ki muvaffak olacağını ümit etmeye başladı. Hayatında bu kadar çok istediği şeylerin hemen hepsi olmuştu. Bu düşünceler onu yolda susturdu. Fahiye'nin baloya gelmesini istemediği için ona bu bahse hiç açmadı. Fakat Fahriye ona ne düşündüğünü sordu. Neriman, hiç dedi. O gün Şinasi'nin hali gözümün önüne geliyor. Fena oldu, çok fena oldu. Şinasi o akşamda Neriman'dan ayrılınca günün son 1-2 saatini zahmetle geçirdi ve hava kararınca eve döndü. Kapıyı açan kız kardeşinin ve merdiven başında duran annesinin yüzlerine bakmadan hızla yukarı çıktı ve odasına girdi. Arkasından kız kardeşi de gelmiş ve ona lamba getirmişti. Biraz durdu ve Şinasi ile konuşmak istedi. Neriman'ı 2 gündür görmüyorum, uğramıyor, dedi. Fakat Şinasi'den cevap alamadı. Biraz daha durdu ve odadan çıktı. Onunla konuşulamayacak günler olduğunu annesi de kız kardeşi de bilirdi. Fena geçmiş günler. Şinasi o vakit yorgun, bitik bir halde eve girer, kaçar gibi hızlı yürür, derin ve çok mahrem kederini gizlemek için kimsenin yüzüne bakmaz, halbuki zaafını bu haliyle daha çok ifşa eder, belki bunu bilmez, belki de iyi bildiği için büsbütün kederlenir, hızla merdivenleri çıkar ve odasına çekilir, o akşam yemek yemezdi. Bir kenarda durdu ve lambanın aydınlattığı odasına baktı. Darmadağınık. Her şey bıraktığı gibi ve şiddetli ihtarları üzerine hiçbir şeye el dokunulmamış. Bir kanepe üstünde yığılı notalar. Bir koltuğun üstünde kemençesi. Torba yere düşmüş. Yerdeki halının bir ucu kıvrılmış. Masanın üstünde bardak, diş fırçası, tarak, kitap, bir tabak. Masanın kenarından sarkmış bir nota yaprağı. 15-20 günden beri Şinasi, o odada hiçbir şeyi düzeltmek için uğraşamamıştı. Manzara berbat. Sanki fırtınalı bir gecede bütün pencereler açık kalmış ve rüzgar odanın bütün hafif eşyasını yerinden oynatmış, öteye beriye savurmuştu. Bu manzara da Şinasi'yi rahatsız etti. O her zaman süfli ve derbeder bir adam değildi. Hep kendi eliyle düzelttiği odasında, bazen hendesi bir itina ve her eşyaya en güzel manasını veren bir intizam vardı. Şinasi derbederlikten en muntazam adam kadar nefret ederek derbeder olmaya mecbur kalırdı. Ve bu, deruni anarşisinin akislerini eşyada da görmeye mahkum olduğu zamanlara mahsus zaruri bir perişanlıktı. Dışarıda yapılacak hiçbir şey olmadığı için eve gelmişti. Fakat evde de yapılacak hiçbir şey yoktu ve odasını düzeltmek istedi. Gözü hep koltuğun kenarında yere düşmüş kemençe torbasına gidiyordu. Evvela onu oradan kaldırmaya arzu eder gibi oldu ve oraya doğru bir adım attı. Durdu, vazgeçti, etrafına baktı. Odanın dağınıklığı içinde rahat oturamayacağını hissederek tekrar torbayı yerden kaldırmaya karar verdi. 2-3 adım gitti, yere doğru eğilirken yine vazgeçti. İçinde büyük bir mücadele cereyan ediyordu. Torbayı yerden kaldırmasını emreden birçok fikirler, meçhul diğer birçok fikirlerle şiddetli bir çarpışma halindeydi. Nihayet muvaffak olamayacağını anlayarak geriye döndü. Fakat aczini anlayınca birdenbire isyan etti. Hayatının bütün felaketleri, bazen bir torbayı bile yerinden kaldıramayacak kadar iradesiz olmasından geliyordu. Parasını idare edemeyişi, diş ağrıları, kıyafetini ihmal edişi, başkalarına ve kendine verdiği sözlerini tutamayışı, yapılmayan vaatlerin kendine ve başkalarına karşı utancı, hep yarıda kalmış nice tasavvurlar. Derhal geri döndü ve torbayı yerden kaldırmak istedi. Fakat bir düşünce mani oldu. Bundan ne çıkar? Bütün odayı düzeltmek lazım, o da kafi değil. Notaları sıraya koymak ve aylardan beri tasavvur ettiği gibi onların bir fihristini yapmak lazım. Ve bu lüzumlar birbirini çekip hatırlatarak saatlerce, günlerce uğraşılsa bitirilmeyecek bir iş yığını halinde karşısına çıkardı. Fakat diye düşündü. Herhalde bu işler birer birer yapılacak. Hadi evvela şu torbayı yerden kaldır. Muktedir değildi. Fakat bu halde odada oturmayacaktı. Zaten odada ne kadar koltuk, kanepe varsa hepsinin üstleri doluydu. Oturabilmek için hiç değilse bir tanesini düzeltmeli. Bir taraftan da hissediyordu ki odasının intizamı, ruhundaki itişaşın neticesine bağlıydı.
Günlerden beri süren ve bugün son haddine gelen bu deruni ihtilal bitmeden odasını düzeltmeye kalkmak nafile bir hareketti. Hatta kendi ruhunu bir aynada seyreder gibi görebilmesi için odayı daha fazla dağıtmak ve tabağı bardağı yere atıp kırmak, notaları icatmak da istiyordu. Fakat cinnete kadar gidebileceğini hissettiği bu zihni kargaşalıktan ürktü. Herhalde bu torbayı yerden kaldırması lazımdı. Fakat neden illaki bu torba? Masanın kenarından sarkan notayı düzeltmek istedi. Bir eliyle üst üste yığılmış ve yere düşmeye meyyen notaları tuttu, yukarı kaldırdı. Müthiş bir ağırlık. Yaptığı işi istememesi notaların sıkletini arttırıyordu. İnat etti, fakat serbest kalanı tek eline bir vahşilik, bir hoyratlık, bir şirretlik gelmişti. Notanın sarkan yaprağını sinirli bir harekette tuttu, elinin kuvvetini ayar edemedi, yaprağı şiddetle öteki notaların arasına sokmak ve kendisini çıldırtacak kadar yoran bir işten çabucak kurtulmak istedi. Notaları iyice kaldırmadığı için yaprak araya girmemiş, bir kısmı dışarıda kalarak buruşmuştu. Yaprağı oradan çekerek bir daha ve muntazam yerleştirmek istedi. Birdenbire çekti ve kopardı. Yaprağı elinden yere atarak kanepeye doğru gitti, notaların arasına kendini attı, başını arkaya bırakarak öylece kaldı. Hala şapkası başındaydı. Biraz sonra bunu hissetti. Şapkasını başından çıkardı ve bir tarafa attı. Yakalığını ve boyun bağını çözdü. Bu hareketleri o kadar şiddetle yapıyordu ki yanında duran notalardan birkaçı daha yere düştü. Alnına bir ağrı yapışmıştır, elini başına götürdü ve saçlarının arasına soktu. Neriman'ın okşamalarını hatırlatan bu hareket onu daha çok azaba sevk etti. Elini çekti ve iki kolunu da uzatarak bıraktı. Artık kelimelerle hiçbir şey düşünmüyordu. Bütün ruhunu bir takım hellaneler ve nameler sermeye başladı. Aynı makamdan birçok şarkıların parçalarını birbiri ardı sıra içinde mırıldanıyordu. Bunların arasında yepyeni kendiliğinden doğma nameler de vardı. Onları zapt edebilse bir veya birkaç şarkı besteleyebilirdi. Kemençesini eline alıncaya kadar bunları unutmaktan korkuyor ve yerinden kımıldamıyordu. Hem kendi kendine bir suali de vardı. Neye yarar? Bütün bu laneler ve nameler tevaişi içinde bir baygınlık geçiriyor, fazla bir şey istemiyordu. Merdivende bir ayak sesi işitti ve canı sıkıldı. Annesi veya kız kardeşi tarafından görülmeye hiç razı değildi. Fakat biraz dikkat edince iki kişinin de ayak seslerini tanıdığı biraz doğruldu. Kız kardeşi Neriman'la beraber içeri girmişti. Şinasi yerinden hiç kımıldamadı. Yalnız bu sevincin verdiği kuvvetle biraz evvelki ruhi dalgınlığını belli etmemek için yüzünü topladı ve müphem görünebildi. Neriman şen bir sesle, "Hadi kalk bize gidelim," dedi. "Nezahat de gelecek." Şinasi evvela Neriman'ın sırf kendisini çağırmak için evinden geldiğini sandı ve bu davette kızın yakın mazisine karşı asabından uzak bir istikbale kadar giden kuvvetli bir teminatını bulur gibi oldu. Fakat şüphesi derhal uyanmıştı ve sordu. "Evden mi geliyorsun?" "Hayır, eve gidiyorum." Şinasi derhal bu davetin manasını anladı. Eve geç gitmekten ürken Neriman'ın şefaat aradığını hissetti ve ilk aldanışının verdiği öfkeyi güç tutarak sert bir cevap verdi. "Ben gelemem, Nezahat'le beraber gidin." Şinasi'nin kız kardeşi de reddetti. "Ben de gelemem. Yalnız başıma dönemiyorum, yola az ama korkuyorum." Neriman bir şey söyleyemedi ve odaya baktı. Bütün bu karışıklık, bu hal, Şinasi'nin kabarık saçları, çocuk boyun bağı, yerde şapkası, duruşu, oturuşu. "Pek," diye mırıldandı ve birdenbire odadan çıktı. Hızla merdivenleri indi. Şinasi yalnız kalınca kendi kendine taşıyamayacağını hissederek herhangi bir hareket yapmak için yerinden fırladı ve kemençesini kaptı. Neva teli akortsuzdu. Anahtarı o kadar şiddetli çevirdi ki tel koptu. Artık evde durabilmesine imkan yoktu. Odada bir iki dolaştı, boyun bağını düzeltti ve şapkasını giyerek dışarı fırladı. Teşrin Esani'nin son geceleri. Hava kuru ve rüzgarsız. Yürüdü. Yokuşun başında bir ayarı. Bekçi. Öksürdü. Işıksız bir evde çocuk riyaklaması ve hafif bir beşik gıcırtısı. Şinasi yokuşu bir soğukta çıktı. Karanlık bu mahallelere erken basar. Neriman akşamın bu saatlerinde evde bulunmaya artık tahammül etmez olmuştu. Evvelce dikkat bile etmediği küçük şeylere bugün ehemmiyet veriyordu. Mindere uzandı. Odaya geceyi erken yitiren bu kafeslerin deliklerinde karanlıkların gitgide lapalaşmasına bakıyordu. Dört köşe delikler çizgilerini, sertliklerini kaybettiler ve
değirmileştiler. Beyaz tüy perdeler karardı. Helvacıların geçtiği saat. Her şey susar ve yalnız onların sesleri duyulur. Sakız gibi incele incele uzanan ve ta uzaklara sokak diplerine bulaşan ezik yapışkan sesler. Günün ışığıyla beraber çekilir giderler. O vakit her şey kararır, söner, her canlı şey siner. Ellerinde çıkınlarıyla geç kalmış bir iki mahallenin sıklaşan adımları. Bitişik evin kapısı, geceyi bir felaket sananların elleriyle hızlı hızlı vurulur, şiddetle açılıp kapanır. Mutfaklardan gelen ince bir dumanın bütün sokağa dağıttığı hafif bir marsık ve yağ kokusu. Fatih minarelerinde ezan. Neriman gözlerini kapadı. Başını koyduğu yastıkta hafif bir lavanta çiçeği kokusu. Çocukken o bu kokuyu severdi. Annesi bohçaları açtığı vakit temiz çamaşırlardan yükselen bu kokuyu her yerde, entaresinde ve yastıklarda arardı. Bulamadığı vakit rahatsız olurdu. Şimdi bundan da hoşlanmıyor. Arka sokaklarda helvacıların sesleri hala uzanıp gidiyordu. Menhus, meşhum sesler. Hastalığa, ölüme ve bunlardan daha korkunç, yüzleri karanlıkta kalan ve hüviyetleri meçhul bir takım felaketlere ait korkular uyandırıyorlardı. Neriman bu seslerde annesinin ölümünü, babasının ihtiyarlığını, Buhiti'nin sefaletini hatırlatan, bütün hayatında gördüğü ve duyduğu matemlerin hepsini, istikbalin sakladığı elemlerin hepsini sezdiren, derin, gayet derin ve ruhun en muhkem, en mücehhez taraflarına bile bir anda giren keskin, bayıltıcı bir keder duyuyordu ve bu sesler bitip tükenmiyordu. Biri uzaklaşıp kayboldukça, köşe başında yükselen bir yenisi ötekini takip ediyordu ve ağır, hazin bir ses kervanı halinde arkası kesilmeden sıra sıra geçiyorlardı. Neriman evin kapısına bir anahtar sokulduğunu duydu ve babasının geldiğini anlayarak yerinden fırladı. Birdenbire canlanmıştı. Bolo'ya ait arzularını yaptırabilmek için babasını o akşamdan itibaren kazanması lazımdı. Kapıya kadar koştu. Babası lastiklerini çıkarıyor, Gülter elinden paketleri alıyordu. Neriman biraz geride durdu. Gülümsüyordu. Babasına yaranmak için bir fırsat aradı. Gülter'in elinden paketleri aldı ve ona lambayı yakmasını emretti. Babasıyla beraber yemek odasına girdiler. Neriman hemen ona doğru bir sandalye itti. "Oturunuz bey baba," dedi. Faiz Bey oturdu ve Gülter lambayı getirdi. Neriman paketleri açıyor ve neşeli bir sesle, "O, burada kızartılacak bir şey var. Ne iyi ettiniz de bundan aldınız," diyordu. Sonra Gülter'e döndü. "Ben de mutfağa gireyim, bunu beraber kızartırız. Sana yardım edelim Gülter," dedi. Aylar var ki Neriman mutfağa girmek şöyle dursun, etrafında bile dolaşmamıştı. Bu farkın babasına yapacağı tesirden istifade etmek istiyordu. Gülter sordu. "Nasıl oldu bu küçük hanım, içinizden mi geldi?" Neriman babasına ahlakında bir değişiklik olduğu zannını vermek için, "İçimden gelmedi, bundan sonra seni mutfakta yalnız bırakmayacağım," dedi. Faiz Bey sesini çıkarmıyordu. Bu, mümkün olduğu kadar septik bir adamdı. Etrafında geçen hadiselerin bütün sebeplerine bir anda intikal etmek isteyen ihtiyatkar zekası, Neriman'ın bu halinde de yeni amiller arıyor ve aldanmıyordu. Fakat bir taraftan da Neriman'ın ahlakında salahalı yeni bir iman yolu açan bu hareketlerinden korkuyla karışık bir tereddüt bir sevinç duyuyordu. Paketleri alarak odadan çıkan kızıyla hizmetçisine, "Ve zeytinyağını az koyun," diye seslendi. Bu ihtiyar mutfağa doğru koşan Neriman'ın canını sıkmıştı. Vaktiyle böyle teferruata hiç ehemmiyet vermeyen babasının bu tasarruf endişesi mali vaziyetinin çok fena olduğunu gösteriyordu. Hatta buna Gülter de dikkat etti. Mutfakta Neriman'a dedi ki, "Beyefendi çok sıkıntıda. Hiç eskiden böyle şeyler söyler miydi?" Neriman birdenbire meyus oldu. Bu kadar ince hesap yapan babasına yeni bir kıyafet masrafı nasıl teklif edecekti? Fedakarlık nöbeti babasında değil kendisindeydi. Utandı. Bütün emellerinden vazgeçmeyi düşündü. Bir daha Macit'in yüzünü görmemek, köprünün öbür tarafına geçmemek, babaya değil, sinemaya bile gitmemek ve ömrünün sonunda yapayalnız kalan babasının başucundan ayrılmayarak onun bütün arzularını yerine getirmek. Hatta Neriman buna karar bile veriyordu. Büyük bir teessüf içinde mırıldandı. "Sahi Gülter, masrafı biraz kısalım." Ve o ana kadar mutfakta kendini iğreti bulduğu halde birdenbire samimi çalışmak arzusunu duydu. Önlüğünü giydi, kollarını sıvadı ve Gülter'in yapabileceği en kaba işlere doğru atıldı, kömür tenekesini aldı ve ocağı boşalttı. Gülter bağırıyordu. "Aman küçük hanım, bırakınız ben yaparım." Sonra ilave etti.
Hanımefendi de ne kadındı, siz küçüktünüz. Ah onu bir mutfakta görseydiniz. Ama ne temiz kadındı, ne titiz kadındı. Neriman dinlemiyor ve düşünmüyordu. Perapalas bana ne uzak. İşte benim halim. Kömürü boşaltırken bileri simsiyah olmuştu. Macit'in elleri gözünün önüne gelmişti ve hemen musluğa koştu. Fakat tenekede su bitmişti. Büyük bir öfkeyle, "Su! Gülter, maşrapayla su bu!" diye bağırdı. Gülter suyu getirirken, Neriman biraz evvel babası için duyduğu merhameti, şimdi kendisi için hissediyordu. Orada köprünün öbür tarafında genç kızlar böyle mi yaşıyor? Bir genç kız böyle mi yaşar? Sabun köpürmüyordu. Kuyu suyu. Neriman sinirlendi. "Tatlı su bul Gülter," dedi. Bekliyordu. Gülter koştu, Neriman'ın rengi uçmuştu, titremeye başladı. Gülter küçük hanımın tehlikeli asabiyetini bildiği için acele ediyordu. Küpün kapağı devrildi, maşrapa yuvarlandı ve mutfak karıştı. Neriman bayılacak gibiydi. Kaç kere sinirden bayıldığı için korkmaya başladı. İki eliyle musluğun taşını sımsıkı tuttu. Titreyen avuçlarında sabunu zapt edemiyordu. Bir iki defa kaçırdı ve nihayet ellerini temizledi. Gülter yalvarıyordu. "Hadi küçük hanım siz gidin. Sinirleriniz oynadı, siz gidin ben yaparım." Neriman işi bıraktı fakat mutfaktan da çıkmadı. Hala babasına karşı ev kadını görünmek istiyordu. 2 defa odasına girdi çıktı. Önünde önlüğüyle sıvanmış kollarıyla babasına kendini gösterdi. Neriman 2. defa odadan çıkarken Faiz Bey, "Maşallah, maşallah," demişti. Neşeli bir yemek yediler. Neriman çok söylemiş ve Faiz Bey gülümseyerek dinlemişti. Kızının yemeğini methetti. Fakat Neriman bu işlere eline sürmediğini, kömür tenekesini boşalttıktan sonra sinirlendiğini itiraf etti ve babasını güldürdü. Bütün gece neşeli geçti. Neriman bu mahallede, bu evin içinde bu gaz lambası, bu ihtiyar adam, bu dökülmüş sıvalar, bu eğrilmiş korniş ve çatlamış eski atlas perdeler karşısında, bu yeni silinmiş küflü tahta kokuları arasında insanın mesut olabileceğini görüyordu. Ve bu evde geçen neşeli günlerini hatırladı. Şinasi de koca olarak bu eve gelebilir ve herkesin paylaştığı müşterek bir saadet içinde Neriman vicdan azabı duymadan mesut olabilirdi. Fakat neydi? Ara sıra Neriman'ı yakalayan o kuvvetli arzu ki bunların hepsine karşı nefret, isyan uyandırıyordu. Gözleri lamba şişesinin içinde yanan fitile daldı ve hep içe düşündü. Fakat muhakeme etmiyordu. Birbirine zıt bir takım hayaller gözünün önünden geçiyor ve kendiliklerinden bir sürü mukayese unsurları teşkil ediyorlardı. Fatih sokakları, Beyoğlu Caddesi, başörtülü kadınlar, sarıklı adamlar, otomobiller, şahinişleri çarpılmış, kaplamaları çatlamış tahta evler, karanlıklar, helvacı sesleri, apartmanlar, kuvvetli elektrik ışıkları, Maxim salonu, Şinasi'nin odası, yerden notalar, Şinasi'nin kabarık saçları, sinemada gördüğü Avrupa salonları, insanlar arasındaki ince münasebetlere ait birçok intibalar, büyük bir kilise kapısı, Beyoğlu'ndaki kapalı çarşılar, yüksek taş binalar arasında şerit kadar ince bir mavi hava görünen sokaklar, Fatih Camii'nin avlusu, ezan sesleri, yangın korkuları, beşik gıcırtısı. Birdenbire silkindi. Kucağına ağır bir şey düşmüştü. Göğsünü hemen geriye çekti ve korkuyla önüne baktı. Sarman, hanımının bu gaflet dakikalarını fırsat bilmiş gibi yakındaki minderin üstünden kucağına atlamıştı. Vücudunu bu kucağın çukuruna tamamına yerleştirdi, kaftap oldu. Başını kendine gömdü ve derhal mırlayarak uyudu. Ne zamandır Neriman bu kediyi de okşamaz olmuştu. Sarman da Faiz Bey, Şinasi ve Gülter kadar hanımının son zamanlarda başkalaştığını anlıyor ve onun yanına sokulmuyordu. Bu gece hanımında eski hallerini gördü ve kucağına atlamakta çok tereddüt etmedi. Neriman hafifçe Sarman'ın başına okşuyordu. Öyle bir an geldi ki bütün mahallede, bütün sokakta, evde ve odada Sarman'ın mırıltısından başka ses kalmamıştı. Gülter kapının yanında yerdeki minderde başını önüne eğmiş, uyukluyordu. Şüphesiz böyle uyanık birkaç kişi müstesna, bütün sokak, bütün Fatih uyku içindeydi. Neriman düşündü ve bir anda Şaklıların, kedileriyle Gatlıların köpekleri niçin bu kadar sevdiğini anladı. Hristiyan evlerinde köpek ve Müslüman evlerinde kedi bolluğu şundandı. Şarklılar kediye, Gatlılar köpeğe benziyorlar. Kedi yer içer yatar uyur doğurur. Hayatı hep minler üstünde ve rüya içinde geçer. Gözleri bazı uyanıkken bile rüya görüyormuş gibidir. Lapacı, tembel ve hayalperest mahluk çalışmayı hiç sevmez. Köpek diri, çevik, atılgandır.
işe yarar, birçok işlere yarar. Uyurken bile uyanıktır. En küçük sesleri bile duyar, sıçrar, bağırır. Şark ve Garb'ı temsil eden bu ikilemiz, Neriman'ın zihninde iki zıt alemi o kadar müşahhas bir hale getirdi ki, epey zamandan beri kendi kendine halletmeye çalıştığı muammaların birçok anahtarlarını bulur gibi oluyordu. Büyük bir kültürü olmayan Neriman, ancak bu basit remizlerin ziddiyetleri arasında mukayeseler yaparak kendine göre bazı fikirlere daha sahip olmaya başlamıştı. Hemen bu fikrini babasına söylemek istedi ve alacağı cevabı merak etti. Fakat babasıyla hiç buna benzer mevzularda konuşmamış, ona hiçbir mülahazasını, fikrini açmamıştı. Zekasının bakir ve mahrem bir tarafını göstermek isterken, babasının karşısında soyunacakmış gibi utanıyordu. Fakat soracağı şey, epey zamandan beri babasıyla kendisi arasında çıkan ve henüz hiç münakaşa edilmeyen hayati meselelerle karıştığı için ehemmiyetliydi. Epeyce tereddütten sonra nihayet söyledi. "Bakın," dedi, "Gürter de uyuyor, Sarman da." Fariz Bey başını kitaptan kaldırdı ve gözlüğünün üstünden kızına baktı. Bu sözün bir mukaddime olduğunu anlamayarak tekrar gözlerini kitaba indirirken, Neriman söylemek istediği şeyleri unutmaktan korkarak hem de neticeyi çabuk almak isteyerek sinirli bir aceleyle anlattı. "Sadece onlar uyumuyorlar. Bütün Fatih uykuda. Ne düşündüm bilir misiniz?" Neriman mütalasını beyan etmek sırası gelince biraz kızardı ve Faiz Bey'in alakası arttı. "Ne düşündüm bilir misiniz? Bütün bu semt, Müslümanlar," biraz düşünerek kelimeyi buldu. "Bütün şark kedilere benziyor." Bu mülahaza Faiz Bey'i güldürmüştü. Takdirle istihzadan hangisine maruz kaldığını anlamayan Neriman şaşırdı ve büsbütün kızararak cesarete devam etti. "Gardta köpeklere benziyor." Durdu. Söylenecek fazla bir şey bulamıyordu. Halbuki pek çok şey düşünmüştü. İzah etmek lazım. Yine şaşırdı. Faiz Bey'in bir suali bu izahı istedi. "Ne gibi?" Faiz Bey gözlüğünün üstünden kızına hiç inhiraf etmeyen bir dikkatle bakıyordu. Ömründe ilk defadır ki Neriman'dan bir mütalaa dinliyordu. Neriman devam etti. "Şark da işte böyle miskin, uykucu, lapacı. Bak içimde tarafı uyuyor. Bir de şimdi Beyoğlu'na çıkın. Ortalık mahşer gibi. Herkes ayakta, uyanık." Faiz Bey hafif bir acılık ilave olan tebessümüyle başını salladı. Aylardan beri kızının zihnine işgal eden bu meseleyi seziyordu. İşte bu gece keyfiyet apaşikar meydana çıkıyordu. Hayret etmedi ve bu mevzuda kendisine söz söylemek fırsatı çıktığı için memnun oldu. Aceleye lüzum görmedi ve kızının bütün fikirlerini anlamak için sordu. "Gabrular niçin köpeğe benziyorlar?" Çünkü onlar daima uyanık, uyurken bile uyanık. Çalışıyorlar, kazanıyorlar, iyi yaşıyorlar." Faiz Bey bir daha güldü. Latifeci şahsiyetini ihtiyar yüzünün vakarında gizleyerek sordu. "Şimdi bu Sarman fena mı yaşıyor? Bak senin kucağında mışıl mışıl uyuyor." Neriman da güldü. "Ama rüz olmasa açlıktan geberir. Köpeklerin de sahipleri olmasa açlıktan ölmezler mi?" Kızını daha fazla üzmek istemeyen Faiz Bey ciddileşti ve müstehzi suallerinin cevabını beklemeyerek söyledi. "Güzel bulmuşsun," dedi. "Filakika şarklılar, kediler, gaklılar da köpekleri bunun için severler. Şarklı tembel, gaklı da çalışkandır. Fakat gel seninle bu muammayı birlikte halledelim. Acaba her oturan adam tembel, her koşan adam çalışkan mıdır?" Neriman'a baktı ve cevap vermesini beklemeden devam etti. "Kimi adam vardır ki sabahtan akşama kadar oturur ve düşünür. Onun bir hazine-i efkarı vardır. Yani fikir cihetinden zengindir. Kimi adam da vardır ki sabahtan akşama kadar ayaküstü çalışır. Mesela bir rençber. Fakat yaptığı iş 4 tuğlayı üst üste koymaktan ibarettir. Evvelki insan tembel görünür ve lakin çalışkandır. Diğer insan çalışkan görünür ve lakin yaptığı iş sudandır. Zira birisi maneviyatla, zihin gayretiyle yapılan iştir, öbürü vücutla, bedenle yapılan iştir. Maneviyat daima daha âlidir. Vücut sefildir. Yapılan işlerin farkı da bundandır." Faiz Bey yine biraz durdu, kızına küçük bir itiraz müddeti bıraktıktan sonra cevap almayınca sordu. "Zevahire niçin aldanıyorsun? Sadece gece gündüz, dazine dazır koşmak mı çalışmaktır?" Değil tabii, fakat biz oturduk da ne yaptık sanki? "Pek çok şey. Hiçbir şey yapmadık, hep uyku, lapacılık." Faiz Bey, kızına söyleyeceği sözlerin mesuliyetini hissettiren ağır ve sabırlı bir bakışla bakmıştı. Neriman devam edemedi. Faiz Bey, "Bak," dedi,
Şu arkamda konsolun üstünde duran saati Harun Reşit zamanında bir şarklı icat etmiştir. Şu elimdeki kitabı bir şarklı yazmıştır. Aman hep o kara kaplı kitap başka yok mu? Yazmış da ne olmuş? Sizden başka onu kim okuyor? Senden başka bu kitabı pek çok insan okuyor. Aman hep tembeller, hayalperestler. Hayır, Frankler de okuyor. Bu gibi eserlerin hatta bir tanesinin yüzlerce türlü basılmış tercümeleri vardır. Avam da okur, havas da okur ve lakin sen okumazsın. Mazursun da. Mekteplerinizde böyle şey kalmadı. Bir İngiliz kızına Sadi'yi sorsam bilir. Sen şarklı olduğun haddi bilmezsin. Kabahat sende mi, Sadi'de mi? Neriman hafifçe kızardı ve başını önüne eğdi. Cevap vermiyordu. Evvela babasına daha fazla itiraz etmesi, baloya ait arzularının tahakkukuna mani olabilirdi. Sonra babasının malumatı ve mantıkıyla mücadeleye kendini muktedir bulmuyordu. Fakat bütün bu fikirlere içinden isyan ediyor, hepsini eski bulmak istiyor ama sarsılmaz bir mantığın terkin ettiği hakikatleri kendi kendine tamamıyla inkara da muvaffak olamıyor, için çırpınıyordu. Faiz Bey bu kadar dersi kafi gördü. Kızına ilk defa olarak bu mevzuda bir telkin yapmak fırsatını bulduğu için yüreği ferahladı ve derin bir nefes alarak ayağa kalktı, işi latifeye boğarak "Hadi şu şarkılar gibi biz de bir uyku çekelim." dedi. Neriman da kalkmıştı. Sarman yere düştü ve bir çığlık kopardı. Sonra gerinerek hanımının ayakları arasında dolaştı. Hala mırılıyordu. Neriman terliğinin ucuyla Sarman'ı karnından itti, uzaklaştırdı. "Hadi git miskin," dedi. Sonra kapıdan çıkan babasına işittirmek için ilave etti. "Ben miskin mahluklardan nefret ediyorum." Neriman günleri sayıyordu. Babaya 6 gün var. Ve hemen yataktan atladığı içine gelen bu manasız hamlenin hedefi yoktu. Ne yapabilirdi? Hiçbir işe başlayamazdı. Evvela babasını hazırlamak lazım. Geceki münakaşayı hatırladı ve babasına itiraz ettiğine pişman oldu. Macit'ten ayrıldığı zamandan beri geçen bu 3 gün içinde babasının ne dereceye kadar kazabildiğini hesap etti. Hiç. Kazandığı kadarını da bir kumarbaz gibi dün geceki münakaşada vermişti. Bunu derhal tasih etmeyi düşündü ve bundan sonra babasının ne kadar tenkidine uğrarsa uğrasın itiraz etmemeye karar verdi. Yemek odasına indiği vakit Faiz Bey'i orada bulmuştu. Yanına koştu, eline öptü ve "Sabah şerifler hayır olsun babacığım," dedi. Faiz Bey neşeliydi ve yüzünde ihtiyarlara şeytani bir tazelik veren gizli bir tebessüm, beyaz sakalıyla bıyığı arasındaki pembe deriden kılların altına doğru kaçıyordu. Kızına karşı geceki zaferini ebedileştirecek müstehzi bir cevap aradı. Öyle bir cevap ki Neriman'la arasındaki ezeli ihtilafta kızının herhangi bir isyanına daima set çekecek kadar sade ve kuvvetli bir nakarat halinde her zaman biline dolayabilsin. Bunu o kadar şiddetli bir ihtirasla aradı ki yüzüne kan çıktı ve beyaz sakalı bir kabartma huzurla belirdi. "Bonjour mademoiselle," dedi. Neriman biraz evvel verdiği karar yüzünden soğuk bulduğu bu latifeyi güler yüzle karşıladı. "Kahvaltınız hazır değil mi?" dedi ve gene babasına yaranmak gayretiyle mutfağa koşmak için doğrulurken Faiz Bey cevap verdi. "Hazır değil mademoiselle." Neriman bu sefer güremedi. Hatta babasına hizmet etmekten ziyade bu latifeden aldığı fena tesiri saklamak için odadan hızla çıktı ve taşlıkta "Soğuk şaka," diye söylendi. Babasının şefkatten ziyade kinle ve tahakküm hırsıyla karışık bütün fena istihzalarını müphem bir suretle hatırlayarak öfkelendi. Odaya döndüğü vakit Faiz Bey esaslı unsurunu muhafaza ederek bu şakayı evire çevire tekrarladı ve kızının fani yenilikleri, gülünç asriliğe karşı zaafını hicveden Fransızca kelimeler ve yarı dili dönmediği için, yarıda istihzayla bilhassa bozduğu için yayvan bir şive alan ecnebi tabirler söylüyordu. Neyman babaya ait arzularıyla öfkesi arasında muvazene bulmaya çalışarak kendini zor tutuyor, kızarıyordu. Nihayet arzularından feda ederek boşaldı fakat öfkesini yalvarışlı bir sesle yumuşatmaya karar vererek "Baba," dedi, "böyle şaka etmeyiniz, sinirleniyorum." "Öyleyse pardon mademoiselle. Siz ciddi bir adamsınız, bu latifeler ağzınıza yakışmıyor." "Mi pardon mademoiselle. Akşama kadar söyleyin, zaten bu evde sıkıntıdan patlıyorum. Sizin yaşınız başka, benimki başka. Benim yerimde olsanız ne yapardınız? Bu salaş evde çıldırırdınız." Faiz Bey birdenbire sustu. Kendi hırslarının tehlikeli müntehalarını ekseriya gören bir adamdı.
içindeki zebaniyi zapt edebilecek anı yakaladı ve devam etmedi. Neriman babasının bu ricatı üzerine ilave etti. Benim yaşımdaki kızların nasıl yaşadıklarını bilmiyorsunuz. Ben sizi üzmemek için çok sabrediyorum ama ne kadar çok bilmezsiniz. Neriman'ın gözleri doldu. Bir taraftan da babasının dizlerine peşkir seriyor, tepsiyi düzeltiyor, rafadan yumurtalarını kırıyordu. Bu Faiz Bey'e tesir etti. Fakat birdenbire geri dönemiyordu. Kızını okşayacak bir kelime söyleyemedi. Teessürünü başka bir vesileyle Neriman'a hissettirmek için odaya giren Gülter'e mahzun bir sesle emir verdi. Kızım bana bir kahve yap, bu sabah süt içmeyeceğim. Gülter odadan çıktı ve evin son bir iki günlük neşesi o anda tamamıyla mahvoldu. Hiç konuşmadan kahvaltı ettiler. Faiz Bey'in de Neriman'ın da renkleri uçmuştu. Birbirine belli etmeden bunu gördüler. Daha genç olan kendini daha evvel topladı. Onda arzular var, onda yaşanacak seneler daha çok ve istikbalin vaatleri daha zengin. O daha kuvvetli hata karşısındaki ihtiyarın bu küçük vicdan azabından nasıl istifade edebileceğini düşünecek kadar hain tasavvurlar beslemeye cüret ediyordu. Bunun için babasına karşı gücenmiş ve kederli görünmeye karar verdi. Bu taze ihtiras hikayesine doğru işi bir canavar şebekliğiyle atlarken ezeceği ihtiyar kalbe tamamıyla kayıtsızdı. Belki o an için. Kahvaltısını yarıda bırakarak odasına çıktı. Kendine ait bir şeyi ezdiği için Muzaffer'in acı tortusunu da hissediyordu. Fakat omuzlarını silkti. Bu insanlar böyle işte diye düşündü. Anlamıyorlar. Babalar bile anlamıyorlar. Onlara böyle lazım. Fakat içinde çok derin, tehlikeli duygularının yanlışını fark ediyordu. Hafifçe titremeye başladı. Yakın bir istikbal üzerine şuurundan bazı soluk ışıklar sıçrıyordu. Gözlerini o tarafa doğru çevirebilse, bakabilse, bir hafta veya bir ay sonrayı görebileceğini anlıyordu. Zihninden, kendiliğinden birçok muadeleler hallediyor ve neticeler beliriyordu. Fakat hiçbirini katiyetle öğrenmek istemedi. Hep gözünün önüne Şinasi gelmeye başladı. Cevabını kendi kendinden ısrarla beklediği bir sual sordu. Şinasi ne olacak? Sonra muhakemesini kaplayan bütün tozlar silindi ve bir siyah tahta üzerine tebeşirle yazılmış gibi açık, berrak fikirler birbirini takip etti. Düşünüyordu. Ben artık Şinasi'yi sevmiyor muyum? 6 ay evveline kadar bu suale kolayca bir cevap verebilirdi. 6 ay evveline kadar Şinasi'yi şüphesiz seviyordu. Ama nasıl? Bir çocukluk hissinin devamıyla mı? Komşu gibi mi? Aile dostu, arkadaş gibi mi? Onları vaktiyle çok araştırmıştı ve zaman zaman en saf çocukluk ihtirasından en adi bir itiyat bağlanışına kadar ona karşı her türlü alakayı duymuştu. 7 sene evvel Faiz Bey karısı öldükten sonra Kuruçeşme'deki yalıda oturmak istemedi. Marif Evrak Müdürlüğü'nden tekayüt edilmişti. Üsküdar'daki büyük evi de yanınca azalan varidatına göre daha sade bir yaşayış temini düşündü. Gülter'i muhafaza ederek öteki hizmetçilerin kimini savdı, kimini evlendirdi. Fatih'teki bu eve taşındılar. O vakit Neriman 15 yaşındaydı ve Süleymaniye'deki kız lisesine girdi. Orada Şinasi'nin kız kardeşi Nezahat'la tanıştı. Aynı semtte ve aynı mahallede oturdukları için mektebe beraber gidip gelmeye başladılar. Faiz Bey biraz ney çalardı. Nezahat'in kardeşinin kemençe çaldığını öğrenince onunla tanışmak istedi. O tarihten sonra Şinasi Nerimanlara sık sık gelip gidiyordu ve o gün bugün ailenin bir ferdi gibidir. Faiz Bey Şinasi'yi olduğu gibi sever. Evvela bir erkek evladı olmasını çok istediği halde olmadığı için, ikincisi de Şinasi'nin tabiatları Faiz Bey'i meftun etmişti. Başkalarına Şinasi'den bahsederken Faiz Bey'in ekseriyetle kullandığı tabirler şunlardı: sessiz, aluk, fevkalade terbiyeli, fıtraten asil bir çocuk, büyük bir rikkatli kalbi var. Hissiyat-ı âliye sahibi, hem de bir kemençe çalıyor. Yakında en büyük Hesatize-i Musikiye arasında ismi geçecek. Dinlerken gözlerim yaşarıyor. Ben bu çocuğa meftunum doğrusu. Faiz Bey ile Şinasi arasında mizah benzeyişleri pek çoktu. İkisi de şiddetli his feleranları halinde bile sessizliklerini muhafaza edebilen ve yalnız kendi kendilerine mahrem olmasını bilen insanlar. Başkalarının tecessüsüne hissettikçe kapanan ruhları içinde mahsur ve bunun azabını ve şerefine duydukları için vakur ve muzdarip bir görünüşleri var. İkisi de şarka ait birçok şeyleri, Şinasi Alaturka musikiyi, Faiz Bey tasavvufi edebiyatı çok seviyorlardı. Sık temaslarla birbirlerinin malumat ve ihtisaslarına mübadele ettiler. Faiz Bey bunun için Şinasi ile Neriman arasındaki münasebetin ilerlemesine mani olmadı.
ve aralarındaki hissi alakanın bütün safhalarını sezdirmeden takip etti. Azami derecede müsamahakâr davranmıştı. Şinasi ile Neriman adeta gece gündüz beraber yaşadılar. Akşamları Darülfünun'dan çıkan Şinasi, liseden çıkan Neriman'la buluşuyor ve geziyorlardı. Hemen her gece Şinasi Faiz Bey'e uğruyordu. Onların içinde uzun ve tatlı kış geceleri vardı. Neriman da ut öğreniyor ve beraber saz yapıyorlardı. Birçok geceler Faiz Bey ve Gülter yatıyor, onları baş başa bırakıyorlardı. Neriman bu meşru dekor içerisinde Şinasi'ye her manasıyla bağlandı ve ona her şeyini verdi. Bunlar hem iki kardeşe hem karı kocaya benziyorlardı. Ve iki kardeşe, iki sevgiliyi, iki zevceyi birbirine bağlayan bütün duyguları hissetmeye başladılar. Mahallede doktorun tavsiyeleri üzerine geciken nikahları bekleniyordu. En mutaassıplar bile onların bu sevişmelerini biraz tabii ve ahenkdar buluyorlardı. Bu nikahın gecikmesine rağmen bile hiç kimse aleyhlerinde bir dedikodu yapma. Zamanın çirkin şekillerine intibak etmeyen Şinasi'nin sessizliği ve tabiiyiliği ona semtin muhabbetini kazandırmıştı. Herkes er geç onların evleneceklerine çağınıydı. Fakat son aylar zarfında Neriman'ın halindeki başkalıklara muhiti de dikkat etmeye başladı. Kıyafetten tavırlara ve yaşayış tarzına kadar tesir eden bu değişiklik, gün geçtikçe bariz şekiller alıyordu. Neriman'ın Şinasi'den ayrı gezmeleri, eve geç gelmeleri, semtin insanlarına karşı bakışlarındaki farklar, tuvaleti ve yürüyüşü tecessüs uyandırıyordu. Neriman'da herkesin dikkat ettiği bu yenileşme 6 ay evvel başlamıştı. Macit'le tanıştığı zaman. Tam 6 ay evvel bir ilkbahar günüydü. Darülelhan'ın alafranga kısmında keman dersi almaya gelen Macit'i arkadaşları Neriman'a tanıttılar. Macit bir aydan fazla bu derslere devam etmemiş ve mektebi bırakıp gitmişti. Fakat bu müddet Neriman'la Macit arasındaki münasebetin hususileşmesine kafi geldi. Beyoğlu'nda arada bir gizlice buluşuyorlardı. 6 aydan beri Neriman birkaç defalar Macit'in randevusuna gitti ve bütün bunları Şinasi'den gizledi. Neriman'daki değişiklikler Macit'i tanıdıktan sonra meydana çıkmıştı. Fakat hakikatte Neriman'ın yenileşmeye karşı arzuları o tarihte başlamaz. Bunun başlangıcını bulmak için daha evvellere, ta çocukluğuna kadar gitmek lazımdır. Birçok Türk kızları gibi Neriman da ailesinden ve muhitinden karışık bir telkin, iki medeniyetin ayrı ayrı tesirlerinin halitasını yapan muhtelif bir içtimai terbiye almıştı. Annesi ve babası ona halis bir şartlı itiyatları vermişlerdi. Anadolu'da birçok memuriyetlerde gezen Faiz Bey, Neriman'ı 7 yaşına kadar saf Türk muhitlerinde büyütmüştü. Fakat İstanbul'da yerleştikten sonra Neriman'ın akrabalarından, bilhassa büyük dayısının ailesinden aldığı tesirler bambaşkadır. Galatasaray'dan çıkan ve tahsilini Avrupa'da bitiren büyük dayısı ve kızları, Neriman'da garp hayatına karşı incizap uyandırmışlardı. Bu iştiyak ekseriya Neriman'ın da haberi olmadan, ruhunda gizli gizli yaşamış ve memleketteki asilileşme cereyanlarından gıda almış, fakat ne şuur ne de irade halinde ortaya çıkmak için fırsat bulamamıştı. Lozan Sulhu'ndan sonra, resmi Türkiye'nin de kanunla herkese kabul ettirdiği bu asilileşme, Neriman'ın ruhunda gizli gizli yaşayan bu iştiyaka en kuvvetli gıdasını vermişti. Akraba ve arkadaşlarından, örneklerden, gittikçe medenileşen İstanbul'un dekorundan, kitaplardan, resimlerden, tiyatro ve sinemalardan gelen bu telkinler, yeni kanunlarda müeyyidesini bulmuş oluyordular. Bütün bunlar Neriman'da anadan babadan gelen başkaları bir şeye tamamıyla gidermiş değildi. Tecessüs duymadıkları, genç göz iki ayrı medeniyetin telkinleri altında hep arka gizli bir deruni mücadele nereye gittiklerini bilmeden Şinasi Neriman'ı daha ziyade maziye ve yeni o günlerde olduğu gibi ilk anlarda beraber genç bir Faiz Bey'di ve şerefini Neriman'ın ruhundaki biraz daha fazla seneler istiyorlar gibi konuşmuyorlar. Fakat bu Şinasi için pek de kolay olmamıştı. Yan yana gitmiyorlardı. Macit de Neriman tanışınca koluna girmemişti. Güçlük, aralarında ayrılık, her aralarında vücudundan haberi olmadığı halde yalnız birbirine geriyle mücadele ediyordu. Serin ve boşluklar karşı kefeye o kadar zamanların manevi uzaklığını, bu bazen bir hale getiren maddi bir mesafe vardı. Artık Neriman nereden gelip nereye gittiğini anlıyordu. Artık onlara birbirlerini yalnızlıktan remizlerini gözleriyle görüyormekten ve mukayeseler yapabiliyordu. Hiçbir şeye yaramıyordu. Şinasi Neriman'ın gözünde aileyi, yönüne bakarak yürüyor ve ilk sözü Neriman'dan temsil ediyordu. Macit bir şeyin sormadı ve bunlarla beraber Neriman bir suale cevap almadan söze başlamak mecburiyetindeydi. Tazyiki altında bu iki genç Neriman'ın ağırlığını silip atabilmek için kendini hazırlıyor. Bütün Neriman Macit'i tanıdıktan sonra kendisini daha iyi tanımıştı. Zekası, Neriman bütün bunları müphem olarak tarihi birbirine karıştırarak
takdimli tehirler Babamın yaparak seni göreceğe düşündü. gelmiş uğramıyorsun. Bu muharebeye sahne olan kendi Şinasi'yi ruhunu çağır seyretti. dedi. Ona Hem büyük sıkı bir sıkı alaka tembih ve etti. zevk veriyordu. Birkaç adım Kendi daha kendine, yürüdüler. Bunun sonu ne olacak? Şinasi cevap Ne vermedi. olabilir diye sordu. Aralarında maddi Mücadeleyi mesafe iki değişmediği şahıs arasında halde cereyan ediyormuş sükutuyla gibi çok uzaklara sadeleştiriyor, kaçıyor gibiydi. İçtimai sebeplere ve Neriman onu tesirlere kolundan ehemmiyet tutup vermiyor, kendine çekmek ancak istiyordu. Şinasi ile Macit'ten uçurumdan hangisinin yükseliyor galip gibisini geleceğini merak merak ediyordu. ediyordu. Parmakları Fakat yine kasılmış kendi bir kendine elle sordu. ceketinin kolunu çek, Bu benim elimde değil, tırnaklarını etine geçirmek, hangisine istersen onu yaparak, onun üstündeki suale temeddüt kolay kolay hakkını nispet cevap kaybetmediğine, veremiyor, inanmak kendisini kendisini tahlil edemediği birçok Bu harici seferki tesirlerin arzusu baskısı Şinasi'nin altında küçük hissediyordu. sebeplerle Başka bilhassa gözünün taraflara önüne sapan sık sık dikkatini babası zapt geliyor etmek için ve değil, tesirlerin mihrakını teşkil belki ediyordu. pek mühim sebeplerle Tam bu uzaklaşan sırada bir kapı alakayı açıldı tutmak ve istiyordu. eşikte Faiz Bey göründü. Fakat bu sefer korkuyordu. Ayol'da Yolda Şinasi'ye giden herhangi bir görmez yabancının olduk. Geçen koluna gece bir girecek uğradı, gibi bir daha görünmedi. korkuyordu. Nerelerde? Bunu yapmadı. Hasta filan Fakat olmasın. yanına sokuldu. Hasta değil, Bu ben onu zilletini görüyorum. öfke ve tahakkümle Bugün telafi görme etmek söyle için buraya bağırdı. uğrasın, göreceğim geldi. Bir şey söylemiyorsun, Bana bir senin peşrev halin nedir notası böyle? getirecekti. Şinasi, Peki, söylerim. Neriman'ın sesindeki Faiz bütün Bey'in bu perdeleri gelişi biraz evvel ve kahvaltısını bağlağıyla yarıda yarıda bırakarak bırakarak küçük bir odasına odasına çekilen çekilen kızıyla konuşmak hakiki için ve büyük bir bir bahanerana fenerana giden ses Neriman merdiveninin babası odadan çıktıktan her sonra basamağını suale bile cevap aradı. Neticeyi taraftan da şimdiden Şinasi'ye görüyordu. karşı Nasıl hareket edeceğini düşünüyordu. Beş seri zamanlar en Onu son bir daha aramak mecburiyet için anı Faiz Bey'in bu gelmedikçe daveti iyi bir hiçbir vesileydi. münakaşayı kabul Yalnız etmeyen buna lüzum ve var mı? muarızın hücumlarına Şinasi'yi içinden görmek cevap ve onunla vererek münasebetinin yalnız son kendi günlerde kendine harap karşı olan hesap taraflarını veren tamir etmek insanlardandı. istiyor mu? Neriman'ın daha kendine ileriye bunları gideceğini sorduğu anladı. zaman Arandıkça çok gizlenen nizamını nizamını bozacak bozacak ruhunu tesirlere kaybediyor karşı ve kendi benliğinin etrafında etrafında anlayamıyordu. istihkamlar yapmaya başladı. Bu dargınlıkları uzayıp gitse, Bununla beraber birbirimizi sinsi ve aramasak ne mürai olur değildi diye düşündü. İzlenmesini Mahiyetini sevdiği tayin halde edemediği birçok başka türlü hadiselerle görünmekten dolu nefret ederdi. istikbaline sabit gözlerle Kederinin bakamıyordu. derecesini tahrif etmeden Macit, samimi bir Macit'in sesle daveti cevap verdi. Baba gibi az çok Neriman, muayyen sen vakaların bu halin olacağı sebeplerini mukadderatı bilirsin. benim için Tahminden de izah kaçtı. edilecek bir şey yok. Fakat herhalde herhalde Şinasi Şinasi ile ile baş başa kalmak da istiyordu. Neriman için hesap vermek birkaç anı günlük geldi. ayrılığın muamma haline bunu koyduğu istiyordu. bazı meseleleri halletmek Fakat için daha muayyen Şinasi ile sualler konuşmak lazım bekleyerek geldiğini şimdilik hissediyordu. umumi cevaplar Kendi verdi. kendine uyanan bu Ben tecessüsü bir hata etmiş tam bir olabilirim. şuur içinde Fakat keşfetti senin buna karşı ve yaptığın çok merak ağırdır. ediyorum. Ben Şinasi'nin nihayet sana haber haber vermeye vermeye vakit bulamadan dedi. herhangi bir davet kabul Merak ettim. ediyordu. Ve bu Bu belki tecessüs yanlıştır, ona belki hissettiriyordu değil. ki Yanlış yanlış biliyorum. birkaç gün süren Fakat bunu ayrılık sen içinde büyütüyorsun. meçhullere Benim bürünmüş, başkalarına seni şahsiyetini saran zannettiğinden çok esrar daha az içinde kıymet yenilmiş vermediğimi ve bilmiyorsun. bilmiyorsun. Kim bilir Adeta neler Macit düşünüyorsun. Neriman için 7 senelik bir arkadaş. Tramvaya binerken ve Şinasi bir iki tarafından ay evvel görüldüğünü tanıdığı bilmeyen yabancı bir bir insandı. Son ihtilafı Evvelce yalnız Şinasi bir ile aralarında birçok meselesinden dargınlıklar ibaret olmuştu. sanıyordu. Fakat Ve hala hala Macit'le randevu kuvvetli bir gizlemek sevginin için mübalağası ani içinde bir davet karşısında tesirleri bir an kaldığını artan iddia ve ediyordu. sonra azalan küçük hadiseler Şinasi kızdı yüzünden ve öfkesine hiçbirinde zırhları içine bugünkü kadar kapanarak ciddi bir cevap sebep vermedi. yoktu. O halde Neriman devam bu etti. ihtilafın öteki kadar kolayca Sen öylesin hallolunabileceğini zaten. ümit etmemek Çok lazım konuşmazsın. geliyordu. Neriman Kendi kendine bu sefer kurarsın, güç anlatmazsın. anlatmazsan da. Anlatılırsa Muhakemelerinin dinlemezsin. verdiği bu netice onda Kendinden başkalarına Şinasi'yi güç tekrar inanırsın. kazanmak için kuvvetli bir İnat. arzu uyandırdı. Bu sefer deminki yan gibi gözle yalnız Şinasi'ye merakla da baktı. değil, Şinasi ile mektepten yaşadığı eski çıktıklarından saadet beri günlerini yüzünde yerde ve yürüyüşünde arzusuyla da hiçbir onu fark görmek yoktu. istiyordu. Öne Zaafı eğilmiş meydana sakin çıkmıştı. görünen bir baş Artık ve anlıyordu sakin ki adımlar. Şinasi'yi göreceği gelmişti. Neriman tekrar etti. İzzet-i nefsinin bir İnat. tazikiyle bu zaafını aşktan Muhtaç yollardan yollardan Süleymaniye'ye İtiyada doğru ve dostluğa saptılar. aksetmek istiyordu. Buralardan her gün 7 geçtikleri için yedi itiyat sene maziye bu hatırlamalarına mani İnsan olurdu. hiç günde nasıl unutur? Fakat ne zamandan Alıştık beri geçmedikleri birbirimize, bu yollara diyordu. girer girmez. Sonra Uzun hatırına müddet kapalı Macit kalmış, geliyor, hatıralarla hatıralarla dolu bir evine kuvveti hissederek içeriye Şinasi'yi ilk bir daha adımlarını görmemeye atmış karar gibi verecek kadar ikisinde aleyhinde de düşünmeye maziye ait başlıyordu. intibalar bir anda uyandı. Öğleden sonra evden çıktı. İkisi de hissettiler Babası ki şu birkaç Şinasi'yi günlük görmesini ve ayrılık çağırmasını içinde bir kere daha tembih münasebetlerinin tarihi büyük bir O devir gün geçirmişti. Şinasi'yi görebileceği Ve daha saat 3-5 kadar ay evvelki Darül Elhan'da hatıralar bile sıkıntılı anlar senelerce geçirdi. uzak bir maziye Arkadaşlarıyla ait gibi konuşmuyor ve görünüyorlardı. dalgın duruyordu. Aşk meselelerinde Şinasi'ye zamana karşı ait nasıl hareket hareket edileceğini edileceğini bilmediği bilmediği için için farklarla kendini değiştiğini bin temayülün sezdiler. cereyanına bırakmıştı. Daha Ve 2-3 bunun ay için evvel muayyilesinde yavaş uyanan birçok yürüyordu. muhtemel vaziyetleri tahayyül etmekte kalarak hiçbir şeye Gördükleri karar bu vermiyor yollardan ve dalgın senelerce gözlerle kendi geçmemiş içini gibi seyrediyordu. seyrediyordu. Koridorlarda İkisini o gün gezerken buluşturan Şinasi ile meseleyi bir an karşılaşmak için ihtimalini unutarak düşünüyorlardı. Dalgın bulunmamak Karanlık, istiyor, harap etrafına ve dar bir dikkatle sokağa bakıyordu. saptılar. Nihayet Sağ onu kolda müdüriyet bir kapısı tek önünde muallimlerden boyalı birisiyle tahtalı konuşurken vardı. gördü. Biraz Biraz doğru yaklaşan çıkarak durdu, şahanesi ona kendini karşısında bir gösterdi. yıkık duvar üstünden Şinasi'ye sokağa arada bir doğru Neriman'a eğilen bakıyor, büyük bir fakat ağacın mücadele dallarına o esnasında kadar ciddi yaklaşıyordu gözlerinde ki havaya
Hiçbir şey değişmiyordu ve sokağa bir tünel Neriman gibi daha fazla karartıyordu. bekleyemeyeceğini hissetti. Bu eski Ya bir uzaklaşmak ya her tarafının çarpılmış vücuduna pencerelerin emniyet vermeden vermeden Şinasi'ye doğru kaybetmiş, yürümek istiyordu. saçaklarından bazı tahtalar Kararsızlık ve da çinkolar hafifçe sarkmış, sallanmış. kaplamalarında Nihayet bazı Şinasi'ye yarıklar doğru peyda yürüdü. olmuş, çöküvermeye Şinasi onun hazır, geldiğini yan yan gözleriyle gözleriyle gördüğü çocuk tarafından halde itirse yıkılacak vaziyetini gibi değiştirmiyor, değiştirmiyor, son hararetli derece bir şeyler viran bir söyleyen konak. muallimi dinliyordu.
Neriman ve Neriman Şinasi kendisine hiçbir ait gün bir bu şeyin konağın yediği kapısının yeniden açıldığını çıkmak üzereymiş görmediler. gibi Şiddetle senelerden tezahür biri eden bir önünden temelli geçtikleri girsiyle bu binanın Şinasi içinde atıldı. ne bir ayak sesi, birdenbire ne bir kolunu gürültü, tuttu, sastı, ne bir pencere sinirli açılıp ve tiz bir kapanması, sesle, ne bir "Azıcık öksürük. seninle görüşmek istiyorum. Hiçbir şey Dersten duymadılar. çıkınca beni bekle," dedi ve En alt uzaklaştı. kattaki mutfak ve kömürlük Arka taraftan pencerelerine Neriman'ın tel geldiğini kaplanmıştı görmeyen muallim ve üstündeki hararetli örümcek sözlerini ağlarının birdenbire hiçbiri yarıda bırakan bu temizlenmemişti. hadiseye evvela çok Neriman şaştı. ve Şinasi bu Sonra bu gibi pencerelerden vaziyetleri bakarlar doğuran ve sebeplerin koyu intikal bir edince karanlıktan başka Şinasi'ye hiçbir şey bakarak görmeye gülümsedi. muvaffak olamazlardı. Şinasi gene hiç kıpırdamamıştı. Perdeleri Gene yerinde aynı duran bu ciddiyetle. konakta insan "Evet," dedi, var "devam mıydı? ediniz." Varsa kim? Fakat sesi o kadar Kimler? titremişti ki. Merak ettikleri, keşfedemedikleri bu hakikati muhayyileleriyle tamamlıyorlar, birçok şeyler tasarlıyorlardı. Mesela bu konakta ihtiyar ve meyus bir adam, hiç kimseyle temas etmeden tek başına yaşıyor ve ölümünü bekliyordu. Çok görgülü bir adamdır, sabırlı bir adamdır, dindar bir adamdır, iyi bir adamdır. Solgun bir yüzü, çukura kaçmış nemli ve fersiz gözleri, uzun bir beyaz sakalı vardır. Kılsız ve çıplak başına geçirdiği takkesi, dümdüz ve buruşuksuzdur. Daima Şaniş'in sağ tarafındaki pencerenin arkasında oturur ve tesbih çeker. Dudakları daima hafif bir dua ile kıpırdar. Düşünür fakat muayyen bir insan veya bir işle zihni meşgul değildir. Hep bütün dünyaya, bütün insanlara, Allah'a ve ölüme ait umumi fikirleri vardır. Sokakta bir ayak sesi duyunca, başını titriye titriye pencereye doğru uzatır, kafes deliklerinden bakar, birbirlerine sokularak yürüyen Şinasi ile Neriman'ı görür ve onların daha fazla mesut olması için gözlerini kapar, dua eder. Neriman ve Şinasi bu tahini boyalı konağın önünden her geçişlerinde, pencerede oturan ihtiyara ait efsaneye öyle hakikat unsurları ilave ediyorlardı ki, çok tahayyül edilen her şey gibi bu hayalde hakiki hem şahhas bir varlık haline geliyor, muhayyillelerinin dışında canlanmak ve yaşamak istidadı gösteriyordu. Neriman ve Şinasi kafes arkasında adeta ihtiyarın beyaz sakalını ve beyaz takkesini görür gibi oluyorlardı. Bize bakıyor diyorlar, birbirine sokularak Şahniş'in altına doğru kaçıyorlardı. Sonra bir hayale karşı bir an duydukları esaretin tuhaflığını hissederek gülüşüyorlardı ve bu ani sevinç içinde kucaklaşıyorlardı. Neriman Şinasi'yi tanıdığının 2. senesi, ilk defa bu sokakta Şahniş'in altında gözlerini kapayarak ve kızararak dudaklarını ona uzatmıştı. İlk defa orada, ana ve baba okşamalarına az benzeyen bir kucak içinde, esrarlı ve yeni lezzetlere doğru koştu. Ve bu senelerce böyle devam etti. O gün belki ilk defa büyük tahini boyalı evin önünden birbirlerine uzak durarak geçtiler. Tam kapının önünde yürürlerken Neriman'ın içine garip bir his gelmişti. Evin içinde ayak sesi duyar gibi olmuştu. Sonra kapının açıldığını zannetti ve eşiğin üstünde sanki ihtiyarın hayalini gördü. Gene elinde tesbihi vardı. Bu sefer yüzü de sakalı ve takkesi gibi bembeyazdı. Derin kederleriyle bir hayreti hazmetmeye çalışan gözlerle hemen sormak istiyordu. "Ne oldu çocuklar? Size ne oldu?" Bu hızlı tahayyül içinde Neriman ürperdi ve Şinasi'ye doğru sokuldu. Şinasi de ona hafifçe yaklaşmıştı. Fakat sokak bitti. Şinasi derhal biraz evvelki halini almıştı. Gene birbirlerinden uzaklaştılar. İkisine de mazi hakimdi. Hep geçen günleri düşünerek yürüyorlardı. Bir kibrit alevinin muvakkat ışığında görünüp kaybolan eşya gibi birçok hatıralar parlayıp sönüyordu. Şinasi bu hatıralara dalarken her vagonun penceresinde bildik bir baş gülümseyen şimendifer katarının hızla geçmesi karşısındaki hissi duyuyordu. Bu bildikler çoğu aziz dostlar ve hep aziz dostlar mendil sallayarak uzaklaşıyorlardı ve bir daha dönmemek üzere uzaklaşıyorlardı. Mercan tarafına doğru yürüdüler. Şinasi birdenbire durdu. "Peki," dedi, "bir şey soracağım." Neriman bu teklifi ümitle karşıladı. Sorulacak sualin her şeyi tamir edecek bir cevap yolu açacağından adeta emindi. Mesut günlerindeki tebessümü hatırlamaya ve taklit etmeye çalışarak "Sor," dedi. Şinasi, aklına gelen sayısız birçok suallerin hücumu altında boğulmaktan kurtulmaya çalışır gibi durdu, düşündü, seçti ve sordu. "Niçin sen artık dünkü sen değilsin? Niçin biz bugün ikimiz de kıymetli bir şey kaybetmiş gibiyiz? Niçin bugünün düne benzemiyor?
Niçin dünkü gibi rahat adımlar atamıyorsun? Niçin böyle oldu? Şinasi'nin sesinde öfkeyle sevgi. Neriman daha basit bir sual beklemişti. Kendi tahminiyle bu sualler arasındaki farkın uyandırdığı komik duygusu geçinceye kadar şaşkın durdu, sonra düşünmeye başladı. Onun da aklına sayısız cevaplar geliyordu. Fakat hepsini ayrı ayrı teftiş etmeden o da söylemek istemedi. Yan gözle Şinasi'ye baktı. O, Neriman'ın cevap vermekte gecikmesinden mağrur gibiydi. Öne doğru eğilmiş başı derece derece kalkıyordu ve sanki gururuyla aynı seviyede yükseliyordu. Neriman bu kadarına tahammül edemedi. Kendi kendine cevap veriyordu. Niçin mi? Çünkü artık ben bir Fatih kızı olmak istemiyorum. Anlıyor musun? Böyle yaşamaktan nefret ediyorum. Eskilikten nefret ediyorum. Yeniyi ve güzeli istiyorum. Anlıyor musun? Eski ve yırtık ve pis iğrenç bir elbiseyi üstümden atar gibi bu hayattan ayrılmak, çıkmak istiyorum. İhtiyar adam, bozuk sokak, salaşbur ev, gri gri, hey hey, ezan, helvacı. Bıktım artık. Ben başka şeyler istiyorum. Başka, bambaşka. Anlamıyor musun? Fakat bunların hiçbirini söyleyemedi. Ve cevap için Şinasi'nin tahammül edebileceği azami müddet geçti. Şinasi müşfik bir ses perdesiyle örtmeye çalıştıkça, Neriman'a daha fazla tesir eden gururunu gizlemek için gayret göstererek devam etti. Sen eskiden dediğim bundan daha birkaç ay evvel ne sade kızdın, ne sade. Hoş gene bugünkü heveslerin vardı ama onları meydana dökmüyordun. Bugün ne kadar fark ettin? Biliyor musun? Herkes söylüyor Neriman. Sen de açık söyle, açık. Ben senin ne istediğini biliyorum. Neriman korkuyla sordu. Ne istiyorum ben? Şinasi derhal cevap verdi. Sen, dedi. İki gözüm Neriman, sen foxtrot oynamak istiyorsun. Ve iyidir kavalye. Onu da bulmuşsun. Şinasi'nin sesinde ne kin, ne de hatta sitem vardı. Terkibinde kayıtsızlık ve istihzadan başka hiçbir unsur keşfedilmeyen bu ses, sözlerinin tesirini çok şiddetli bir dereceye çıkardı ve Neriman'da mücadele kabiliyetini hemen darmadağınık etti. Ruhi kuvvetleri, kopçaları birdenbire açılan bir esvap gibi ansızın çözülüvermişti. Kendini hemen toplayamazsa başına felaketler gelebilirdi. Gözleri kararabilir, dizleri bükülebilir, yere çökebilir, ağlayabilir, bayılabilir, bir sarığa nöbetine tutulabilir, çırpınabilir, felce uğrayabilirdi. Bütün bu nevi felaketlerin başlangıcı olan zaaf halini geçiriyordu. Sapsarı kesildi. Ona tesir eden şeylerden biri de bu ithamların müthiş üslubuydu. Hatta Şinasi'nin söylediği şeylerin hemen hepsini unutmuştu. Yalnız bu ses, bu eda, bu kelimesiz ve gayet büyük manalardan mürekkep ses, beyninin soğumuş hücreleri içinde akisler yapıyordu. Bu düşman tesirini o kadar beğendi ve kıskandı ki aynı silahla karşılık vermek istiyordu. Fakat kendinde bu kuvvetin zerresini bulamadı. İçi çekiliyordu. Yürüyemedi, öne baktı. Kendini sıkıyor ve son kuvvetlerini kaçırmamak istiyordu. Müthiş bir gayret içindeydi. Şimdi de yüzüne kan çıkıyordu. Bu anda o kadar kızardı ki Neriman'ın sinir nöbetlerini bilen Şinasi korktu. Sözünün tesirini azaltacak bir teselli aradı. Geç kaldığını da bildiği için hiçbir şey bulamadı. Yalnız Neriman'ın koluna girmek istedi. Fakat kız kolunu şiddetle çekti. Ve Şinasi'nin bu zaafından aldığı yeni bir cesaretle dirildi, derin bir nefes aldı ve gözlerini alabildiğini açtı. Her tarafı, bilhassa çenesi ve omuzları görünecek kadar titriyordu. İki ellerini de yukarı kaldırdı ve yumruklarını dişlerini sıktı, korkunç bir kelime söylemek için haykırmak ister gibi gerildi. Ve hiçbir şey söylemeden olduğu yerde sallandı, Şinasi'nin hemen açılan kollarına baygın düştü. İki yolcunun yardımıyla onu evvela bir kahveye taşıdılar. Yüzüne su serpildi, kendine geldiği vakit büyük bir sinir nöbeti başlamak üzereydi. Şinasi otomobille onu bir eczaneye götürdü. Dükkanın arka tarafında onu bir şezlonga yatırdılar. Daha otomobildeyken şiddetli bir titremeyle başlayan asabi buhran 2 saat sürdü. Eczacıyı, sonradan gelen doktoru, fennin bütün vasıtalarını aciz bırakan şiddetli buhranlardan biri ki, titremeler, katılmalar, küçük muvakkat felçler, hıçkırıklar, kahkahalar, kendini oraya buraya atmalar, nefes tıkanıklıkları, boğulmalar, ihtilaçlar gibi.
Hayvani varlığın bütün sefaletini ilan eden en korkunç arızı gösterdi ve nihayet hastayı tam bir hüzal haline düşürdü. Eczaneden çıktıkları vakit geceydi. Otomobille eve gittiler. Yolda bir kelime konuşmamışlardı. Şinasi 2-3 kere Neriman'ın elini tutmuş ve okşamak istemişti. Kız şiddetle elini çekti ve başını arkasına dayadı. Gözlerini yarı kapadı, otomobil evinin önünde duruncaya kadar hiç kımıldamadı. Yere inerken Şinasi'nin koluna girmesini de istememişti. Sallanarak atladı, kapının tokmağını kendisini kurtaran bir şey gibi tuttu ve bütün kuvvetiyle hızlı üst üste vurdu. Gülter kapıyı açınca Neriman kendini içeri attı ve merdivenlere doğru koşmaya başladı. Şinasi de onu takip ediyordu. Merdiven başında Faiz Bey ile karşılaştılar. İhtiyar adam kızının önünde durdu, kollarını uzattı ve onu durdurmak istedi. Neriman babasını da itti. Merdivenleri hızla çıktı, odasına koştu, kapıyı kapadı ve içeriden kilitledi. Faiz Bey, Şinasi ve Gülter kapısının önünde kaldılar. Şinasi alçak sesle, "Nöbet geldi," dedi ve başka hiçbir şey konuşmadılar. Neriman'da ilk defa görünmeyen bu asabi buhranın ne olduğunu onlara anlatmaya lüzum yoktu. Sebepleri de kolayca tahmin edilebilirdi. Sustular ve içeriye kulak verdiler. Hiçbir ses gelmiyordu. Sonra arada bir kesilen veya bir mendille boğulan hıçkırıklar duydular. Gülter, "Siz çekilin," dedi, "ben içeri gideyim." İki erkek uzaklaştılar ve Faiz Bey'in odasına girdiler. Neriman'ın babası odanın ortasında, gözleri yerde, elleri önüne kavuşturulmuş, namazda, kıyam halinde gibi duruyordu. Kaşları çatık ve yüzü kansızdı. Başını hafif sallamaya başladı. Faiz Bey'de görünen bütün hususi tavırların ve hareketlerin lügatini iyi bilen Şinasi, bu duruşun da manasını anladı. Neriman'ın babası mühim bir karar vermek üzereydi. Başı mütemadiyen sallanıyordu. Alt dudağını hafifçe ısırdı ve gözlerini kırptı. Bir şey hesap ediyordu. Vahim bir manzara seyreder gibi yere bakan gözleri Şinasi'ye doğru ağır kalktı, derin bir nefes almış ve teemmülden karara geçmişti. Şinasi'ye doğru bir adım attı, başını kaldırdı. "Oğlum," dedi, "geç kalıyoruz ve korkarım ki bunun daha fena akıbetlerini göreceğiz. Yarından tezi yok, bu meseleyi meşru bir surette halledelim." Şinasi cevap vermedi, yalnız başıyla bu karara itaat etti. Fakat ikisi de birbirlerine söylemedikleri bir endişe içindeydiler. Şinasi, Neriman'ın odasına doğru başını çevirdi, baktı. Faiz Bey de onu taklit etti. Endişe oradan geliyordu. Neriman'ın bu kararı kabul etmesi lazımdı. Gülter odaya girdiği vakit Neriman ıslak mendilini avucunda sıkarak katlı mindere doğru gitti, oturdu ve Gülter'in tecessüsünden çekinmeyen cesur gözlerle ona baktı. O kadar ıstırap çekmişti ki bu zaafı ona kahramanlık nevilerinden birine dahil iftihar edilecek bir şey gibi görünüyordu. Hakim bir sesle, "Kapıyı kapa Gülter," dedi. Gülter kapıyı kapadı ve bir sandalye kenarına ilişti. Bütün dikkatiyle hanımına bakmıştı ve şaşırıp kaldı. Bu ne hal? Solgun yüzü bumburuşuk. Dudağının uçlarından boynuna doğru iki çizgi uzanıyor ve çenesinin yuvarlağıyla birleşerek tam bir yarım daire gibi görünüyordu. Gülter kendi muayenesinde bu buruşuk daireyi biraz daha büyüttü. Çene altındaki etleri biraz daha gevşetti ve sarkıttı. Sonra gözlerini yukarı kaldırdı ve Neriman'ın dağınık kumral saçlarını biraz daha ağarttı ve gözünün önüne büyük hanımefendi geldi. Neriman'ın haminnesi. Fakat bunu söylemedi ve hanımına hayretle bakmakta devam etti. Neriman, Gülter'in bu sebatkar dikkatinden sıkılarak ayağa kalktı. Fakat birdenbire dizlerinde öyle bir kesiklik duydu ki tekrar mindere oturdu ve gözlerini süzerek bir limon koklar gibi derin bir teneffüsle ürperdi. Gülter dedi ki, "Hadi yatınız isterseniz. Biraz dinlenirsiniz." Neriman yatağına baktı. "Sahi," diye mırıldandı ve koluna giren Gülter'in yardımından kaçarak hızla karyolasına doğru koştu, acele soyundu ve yatağa girdi. Gülter ayakta duruyordu. "Sandalyeye al, şuraya otur Gülter. Ben uyuyuncaya kadar." Gülter yatağın başucuna oturdu ve Neriman'ın alnına düşen saçlarını parmaklarının ucuyla geriye attı. Neriman gözlerini kapamıştı.
Hele şimdi bu yorgun yüzüyle büyük hanımefendiye o kadar benziyordu ki. Sonra gözlerini yarı açtı ve Gülter'in biraz evvelki dikkatiyle kendisine baktığını ve gülümsediğini gördü. "Ne gülüyorsun Gülter?" "Hiç küçük hanım." Neriman yine gözlerini kapadı. Ve bu sefer hiç açmayarak dedi ki, "Hadi yavaş sesle bana bir şey anlat. Fakat uyursam sus ve git." Siz 4 yaşındaydınız," diye başladı Gülter ve karşısında yastığın beyazlıkları içinde eriyen bu yorgun yüzün hatırlattığı şeyleri anlattı. "Bir gün sizi kaynar sularla yıkadık. Bugün ensenize kadar kestirdiğiniz şu saçlar yok mu? Ne uzundu, ne uzun. Köklerini sökercesine onları taradık. Hiç unutmam. Hanımefendi size üstü papatya örneği beyaz ketenlerden yeni bir elbise diktirmişti. Onu giydirdik ve sizi büyük hanımefendiye götürdük. O vakte kadar büyük annenizi görmemiştiniz çünkü büyük hanımefendi damadıyla 6 sene dargın durdu. Nihayet barıştılar, biz de sizi götürdük." Neriman da o günü hatırlıyor. Kuruçeşme'den arabaya binmişler, Sultanahmet taraflarında bir konağa gelmişlerdi. Halayıklar daha alt kat taşlığında Neriman'ı kucaklayarak havaya kaldırmışlar ve öpe öpe yukarı çıkarmışlardı. "Ah!" diye içini çekiyor ve başını sallıyor Gülter. "Büyük anneniz gibi kadın nerede şimdi? Meziyetlerini anlatamam ki. Öyle temiz, öyle tertipli, öyle ince bir kadındı ki, ev temizlenirken, tertip edilirken hizmetçilerin başında durur, en kabasından en incesine kadar bütün ev hizmetlerini bilirdi. Halayıklara, hizmetçilere bir örnek yazmalar verilir, temiz önlükler giydirilirdi. Bir gün yeni gelen bir hizmetçinin elinden büyük hanımefendi süpürgeyi aldı. "Bak kızım, ortalık böyle süpürülür," dedi. Evvela süpürgeyi alnının üstünde 3 defa yürüttükten sonra üstüne sıkıca vurdu, içinde kalan tozları falaşa döktü, tekrar 3 defa çekti, yine üstüne vurdu. "Kızım," dedi, "böyle yapmazsan süpürgenin içine tozlar dolar, telleri işe yaramaz olur." Gülter mesleğine taalluk eden bu teferruatta iyi hatırlıyordu. Pencere tozlarından ıslak bezlerle nasıl alındığını, yerdeki ufacık şiltelerin nasıl kabartıldığını, minderlerdeki beyaz örtülerin iyice gerilerek toplu iğnelerle nasıl tutturulduğunu, bardakların üstündeki boncuktan işleme kapacıkların, cigara iskemlelerindeki tentene örtülerin birer birer nasıl silindiğini anlattı. "O ne tertipli kadındı ya Rabbi, ne tertipli," diye içini çeke durdu Gülter. O koskoca konaktakilere varıncaya kadar her şey yerli yerinde dururdu. Bir kopçanın bile kendine göre bir yeri vardı ve hiç değişmezdi bu. Her tarafta kar gibi beyaz örtüler, perdeler, tenteler. İnsanın öpeceği, koklayacağı gelir. O odalarda yarım saat oturdu mu o insanın içi açılır, damı kasaveti gider. O kış odalarda pırıl pırıl yüze gülen bakır mangallar, sarı topuzlu karyolalar. Ha, rahatını onlar bilirlerdi. Neriman birdenbire gözlerini açtı. "Evet, hep tembellik. Aman küçük hanımcığım, şimdikiler onlar kadar çalışıyorlar mı? Nerede? Eskiler bir işe başladılar mı saatlerce durup dinlenmeden didinirlerdi. Ama bir kere de rahat etmek istediler mi, adam akıllı vücutlarını dinlendirirlerdi. Şimdikiler çalışmıyorlar ki dinlensinler. Evet, iyi ev kadınıymışlar o kadar." "Sade ev kadını mı? Büyük validenizin elinden kitap düşmezdi. Ne tarihidir o, hani meşhur bir tarih vardır. Ay durum dilimin ucunda. Daha Naima tarihi. Daha böyle neler okurdu. Arapça da bilirdi, Farisice de. Bize okurdu da anlatırdı. Adeta bir mektepti o konak." Neriman itiraz etmedi. 4 yaşında tanıdığı ve 5 yaşında kaybettiği büyük annesinin akıllı ve malumatlı bir kadın olduğunu herkesten duymuştu. Gülter dedi ki, "Evde alafranga eşya da vardı, konsollar, kanepeler. Fakat bunlar pek işe yaramazlardı. Büyük hanımefendi, Frank icadı ama işte kullanışlı şeyler değil," derdi. Ve alaturka çekmecelerin, dolapların, minderlerin meziyetlerini anlatırdı. Odalarda bir iki iskemle de bulunurdu. Bunlar damat beyler içindi. Onlar iskemlelere otururlardı. Neriman güldü. "Demek iskemle alafrangalara mahsustu." "Ya elbette. Ne o konakta ne de Kuruçeşme'de kimse sandalyeye oturmazdı ki. Sonra bu adetler değişti. Siz o zamanlara yetişmediniz. Hep ot minderleri. Senin annen de köşe minderinde otururdu. Küçük hanımefendi validesinin eşiydi. Fakat o zamanki bolluk nerede? Validende de el işleri merakı vardı. Makineden çıkmış gibi dikiş dikerdi. Hani şu iğne arıdı derler. Onu bir güzel yapardı ki.
O canım Yemenilerdeki incecik oyalar, o başörtü kenarları. Gülter saymakla bitiremiyordu. Sonra birdenbire sustu ve gözleri daldı. Bütün o evler ve insanlar bir daha gelmemek üzere gitmişlerdi. Şimdikiler ne yapıyorlar diye düşündü Gülter ve onları beğenmedi, beğenmiyordu. Gülter, geldi mi uykunuz? Geliyor, git artık. Neriman ertesi sabah uyanınca içinden müphem ve mürekkep duyguların çişkilliğini ve ağırlığını duydu. Yataktan kalkmak için bir isteksizlik. Onu her sabah dirilten gündelik arzulardan birini de hissetmiyordu. Aklına Şinasi ile münakaşası gelince, bu hatıranın yükünden kurtulmak ister gibi yorganı üstünden attı ve yatakta atladı. Başı hep düşünmeye cesaret edemediği şeylerle doluydu. Bir dakika sonraya bile hakim olamayacak kadar istikbalden korkuyordu. O gün ne yapacağını tasarlamaya bir türlü yanaşmadı. Günün hayatına girmek için baloya ait ümidine sarılmak istiyordu. Fakat buna da cesareti yoktu. Ve ne olduklarını bilmediği bir alay meçhul ve yüzlere örtülü maniler ümidinin önünü kesiyorlardı. Bu maniler dışarıdan mı geliyorlar yoksa Neriman'ın içinde mi doğuyorlardı? Zaten bu garip ruhi sersemlik içinde Neriman dışarıdaki hadiselerle kendi ruhundaki mütemadi oluşların nerede başlayıp nerede bittiğini ve nasıl kaynaştığını anlayamıyordu. Fakat günleri gene saydı. Babaya 5 gün var. Ve giyininceye kadar mukadderatının nazım çizgisi üstünde bulunan bütün meseleleri düşünmekten kaçtı ve maddi hayatın teferruatıyla kendini oyaladı. Başını iyice yıkadı ve kolonyayla ovaladı. Aynada yüzünü tetkik etti. Epeyce uyumuştu. Şu bir gün evvelki sinir buhranının yüzündeki izleri silinmişti. Buna sevindi ve yemek odasına taze bakışlarla ve gülümseyerek girdi. Faiz Bey Neriman'ı güler yüzle karşıladı. "Gel bakalım," dedi. Babasının aydınlık sesi ve neşeli gözleri Neriman'ın üstünden biraz evvelki tazyiki tamamıyla kaldırmıştı. Genç kız birden ferahladı ve geçen hadiselerin zehirinden bir anda kurtulmanın sevinciyle babasına doğru birkaç adım attı. Elini öpmek bile istiyordu. Fakat sabahları böyle bir adeti olmadığı için arzusunu gayri tabii bularak vazgeçti, oturdu. Faiz Bey tesbih çıkıyor ve kehribar tanelerine bakarak onları her günkünden daha güzel buluyormuş gibi tebessümle birer birer çekerek seyrediyordu. Hep aynı neşeli gözlerle başını kızına doğru kaldırdı. "İyi ettin de erken kalktın. Seninle konuşacağım şeyler var," dedi. Fakat hiçbir münakaşaya ihtimal verdirmeyen, rahat bir duruşu, hatta bir müjde vermek isteyen insanın hali vardı. Neriman sevinçle ve merakla ona baktı, sonra yavaş yavaş sevincini kaybederek, merakın uyandırdığı birçok tahmini fikirler içinde susarak düşündü. İlk anda hakikati gayet iyi tahmin etmişti. Babası ona evlenmekten bahsedecek. Ona o kadar emniyetle hükmetti ki, vereceği cevap ve söyleyeceği sözleri düşünmeye ve hazırlanmaya başladı. Fakat bir silah sesiyle uyanan ve oraya buraya telaşla koşuşan insanlar gibi Neriman'ın zihninde bir sürü fikirler ansızın ayaklandılar ve hedefsiz bir kalabalık gibi gürültü çıkardılar. Faiz Bey kızının ruhi vasiyetini anlar gibi oldu ve acele etti. "Yeni bir şey söyleyecek değilim," dedi. "Evvelce birçok defalar konuşulmuştu, görüşülmüştü, karar verilmişti. Fakat sen biraz zayıftın. Doktorlar alaya girdi. Yemisini geçsin dediler, bekledik. Fakat kızım..." Neriman babasının tenkit ve nasihatle karışık uzun bir söze başlayacağını hissetti, kızardı, ayaklarını yere vurmaya başladı ve 2 defa silkindi. Faiz Bey devam etti. "Sen her şeyi idraki muktedirsin. İftihar ettiğim bir zekan var, artık sana iyiyi kötüyü anlatacak değilim. Sen her şeyi anlarsın maşallah. Takdir edersin ki yol üstünde düşüp bayılmalar ve eczanelere koşmalar filan sıhhat için, maneviyat için hayırlı işaretler değildir." Neriman birdenbire Faiz Bey'in sesini kesti. "Peki bey baba, peki. Hakkınız var, biliyorum, anlıyorum. Ve bu böyle devam edemez diyeceksiniz. Bir ayağınızın çukurda olduğunu söyleyeceksiniz. Benim saadetimi görmek istediğinizi anlatacaksınız. Peki. Bunları bana evvelce de söylemiştiniz. Peki. Ben itiraz ettim mi? Yine de etmem. Burada bir muhit var. Şinasi ile evlenmemi bekliyorlar. Gece gündüz ben Şinasi ile beraber yaşadım. Evimizin ikinci bir erkeği gibi bir şey adeta. Nikahımız olmazsa olmaz, rezalet olur, namus meselesi olur. Hatta çok geç bile kaldık, anlıyorum. Bunların hepsini idrak ediyorum. Peki. Şinasi benim er geç kocandır, olacaktır. Ben buna itiraz edemem. Hem de siz Şinasi'yi olduğunuz gibi seversiniz. Sizi gücendirmem. Bunların hepsi doğru, iyi, güzel. Fakat baba, mesut olmamı cidden istiyor musunuz? Söyleyiniz, istiyor musunuz?
Bu nasıl söz? Hayır söyleyiniz, cidden istiyor musunuz? Cevaptan müstahani bir sual. Elbette isterim. Bana 3 ay daha bu meseleyi açmayınız. Birkaç ay daha. Anladınız mı? Size vaat ediyorum, bu birkaç aydan fazla sizi bekletecek değilim. Birkaç ay. Faiz Bey bu 3 rakamıyla kızının gizli bir kararı arasındaki münasebetten şüphe etti. 3 ay mı? Diye sordu hayretle. Neriman cevap verdi. 2, 3, 5. Mesele orada değil baba. Mesele orada değil. Şuradaki yani baba. Birdenbire sesi titremeye başlamıştı. Gözleri doldu ve hemen ayağa kalktı. Kendimi toparlamam için anlıyor musunuz? Fazla bir şey söylemedi ve başını önüne eğdi. Faiz Bey de başını önüne eğmiş. Kızının bu gözyaşlarına, bu arzusuna sebep olabilecek şeylerin hepsini bir anda bulmaya çalışıyordu. Odaya Gülter girdi. Baba kız düşünüyorlardı. Gülter mahrem bir konuşmaya mani olduğunu zannederek elindeki tepsiyi bıraktı ve dışarı çıktı. Faiz Bey kızına sordu. Şinasi ile aranızda bir şey mi geçti? Neriman daima izah etmek istemediği şeyin ehemmiyetsizliğine babasını kandırmak için yükselen sesiyle cevap verdi. Hayır baba, ehemmiyetsiz münakaşalar. Fakat beni asıl sinirlendiren şey... Durdu. Babasını her şeyi itiraf etmeye mecbur olacakmış gibi ağızdan kaçacak birkaç kelimeyle kendi şuuruna karşı ihanet etmiş olmaktan korktu. Söyleyeceği cümleyi zihninden geçirdi, muayene etti. Beni de asıl sinirlendiren şey bu semtte, bu evde her şeyden mahrum yaşamaktır. Şinasi de beni bundan kurtarmayacak. O da benim arzularımı anlamıyor. Neriman, hayatının en mühim meselesine gelmişti. Bu bahis Faiz Bey'i son derece alakadar ettiği halde ihtiyar adam, Neriman'ın itiraf cesaretini kırmamak için gayet sade bir edayla sordu. Ne gibi arzular? Neriman kelimesini aradı. Ben, dedi. Ben ne? Nasıl söyleyeyim? Daha medeni yaşamak istiyorum. Siz bana hak vermezsiniz. Ben... Faiz Bey kızının sözünü kesti. Ben sana hak veriyorum. Sen bollukta büyüdün. Bu semtte, bu evde sıkılıyorsun. İstediklerin olmuyor. Ben bunu biliyorum. Mesela bakınız. 4-5 gün sonra Peraparas'ta bir balo var. Bütün arkadaşlarım gidecekler. Ben kalacağım. Halbuki bu senede bir kere olan şey. Faiz Bey, balo kelimesini duyunca gizli amilin bu olup olmadığını düşündü. Bu hareket noktasından başlayarak Neriman'ın daha mahrem arzularını anlamaya karar verdiği için onun bu sözlerini tasviple karşıladı. Tabii, dedi. İnsan arkadaşlarında gördüğü şeyi yapmak ister. Onlarla beraber eğlenmek de bir haktı. Fakat bu arkadaşların kimlerdir mesela? Fahriye, Ölviye, Nezahet. Neriman ilk aklına gelen bu isimleri düşünmeden söyleyivermişti. Faiz Bey sordu. Nezahet mi? Şinasi'nin hemşiresi mi? Neriman tasdik etmeye mecbur oldu. Öyle ya. O halde Şinasi de gelecek tabii. Gelmesi lazım. Faiz Bey düşündü, başını hafifçe kaldırarak, öyle işe ne mahsur var, dedi. Şinasi beraber olduktan sonra gidebilirsin. Mesele bundan ibaretse kolay. Neriman kızardı. Değil baba. Misal olarak söylüyorum. Onun az çok bir masrafı var. Ben daha sizi geçenlerde büyük bir masrafa soktum. Size yeni bir şey teklif edemem. Faiz Bey hayati meselelerin büyük hesabı içinde maddi masrafların ehemmiyetini unutarak onu da hallederiz, dedi. İş ki senin istediğin olsun. Gülter tekrar içeri girdi. Faiz Bey kızına karşı giriştiği taahhüdün neticelerini epey düşündükten sonra fakat, dedi, Şinasi ile beraber gideceksiniz. Neriman hakiki arzularına hiç de uymayan ciddi bir görünüşle cevap verdi. Tabii, onsuz nasıl giderim, dedi ve babasının dizine peçeteyi yaydı. Ah, insanlar niçin her şeyi anlayamıyorlar? 5 dakika, 10 dakika, yarım saat kendilerini unutsalar, kendilerini karşılarındakinin yerine koysalar, tam onun gibi fakat hiç eksiksiz ve tam onun gibi duysalar, her şey ne kadar yerli yerinde olacak. Hayır,
İllaki ziddiyetler, öfkeler, yanlış anlaşmalar, kıskançlıklar, inatlar. Büyüklüğüyle Neriman'ı eziyordu. Genç kız hayatında hiçbir zaman Şinasi'ye karşı bu kadar hayranlık ve öfke duymamıştı. Kendi kendini hapsetmeye muktedir bir adamın tesirini yapan Şinasi, bir hükümdardan daha kuvvetli görünüyordu. Neriman bir daha eski günlerin samimiyetini aradı. Bunu bulmak için her şeyi feda etmek istedi, ona daha fazla sokulmak. Şinasi, kabahatli benim, yalnız ben kabahatliyim demek ve onu kazanmak arzusu içinden gelip geçti. Her şeyi itiraf etmeyi bile düşündü, fakat yapamadı. Meseleye geldi. Anlamadım, dedi. Sen münasip görmüyor musun? İzdivacı tehir etmek isteyen ben değilim. Sen çabuk olmasını mı istiyorsun? Bence müsavi. Neriman artık Şinasi'ye karşı bütün siyasi yönlerini kaybetmişti. Bana babasıyla arasında geçen son konuşmayı anlattı, balo meselesini de açtı. Baban da sen de beni anlamıyorsunuz. Ben foxtrot oynamak istemiyorum. Ben daha medeni yaşamak istiyorum. Bu da değil. Ben de anlatamıyorum. Hem babamı mazur görürüm, ihtiyardır. Fakat seni mazur görmek benim için kabil değil. Sen ihtiyar mısın? Sen böyle yaşamaya nasıl razı oluyorsun? Eskiden böyle söylemezdin. Eskiden yalnız hissederdim. Fakat ne istediğimi bilmezdim. Bak ortalıkta da neler oluyor. Her şey değişmiyor mu? Ben de bu memleketin kızı değil miyim? Benim de medeni yaşamaya hakkım yok mu? Söyle, cevap ver. Bak susuyorsun. Ne düşündüğünü anlamak kabil değil ki işte. Beni bu sinirlendiriyor. Geçen gün de bunun için bayıldım. Baloya gitmekle hemen medeni olacak mısın? Evet tabii. Hayır, yalnız bol değil tabii. Of bu balo. Kuzum, şimdi de bunu diline dolama. Ben bunu söylemek istemiyorum. Bak gene beni anlamıyorsun. Ben sustuğum zaman bile sen beni anlamalısın. Halbuki söylüyorum. Yine beni anlamıyorsun. Babam da öyle. Ben bunun için bedbahtım. Ben bu baloya gitmek istediğim için değil. Hem doğrusunu da söyleyeyim mi? Benim Macit ta o zaman davet etti. Fakat ne babama ne sana bunu açamadım. Bana kızıyorsunuz. Sanki biriniz imamsınız, ötekiniz de müezzin. Bana hiçbiriniz hak vermiyorsunuz. Babam söyle ta hak verdi ama bir de içine sor. Ben de buna kızıyorum. Benim arzularımı niçin tabii bulmuyorsunuz? Babam gene mazurdur, ihtiyardır. Fakat sen? Yalan mı? Niçin genç bir adam gibi değilsin? Ben sana hayret ediyorum. Hayret. Gayet hassas bir insandın sen. Ne oldu sana? Ben sana ne yaptım? Ben en tabii haklarımı istiyorum canım. Ben mümkün olan şeyleri istiyorum. Lükste gözüm yok. Mükellef bir hayat da istemiyorum. Benim yaşımdaki bütün kızların, benim vaziyetimde bütün kızların arzuları ve yaşayışı. Neden bunun için kabahatli olayım? Hele evlendikten sonra sen hep bana böyle dargın mı duracaksın? Bir sinemaya bile gidemeyecek miyim? Şinasi durdu ve söyledi. Sinemaya da baloya da gidebilirsin. Mesele bu değil. Ben safta değilim. Mesele nedir? Onu sen günün birinde anlayacaksın. Neriman o anda bile anladığını zannetmişti. Macit meselesi. Fakat bu ne ısrar? Şinasi niçin ona inanmıyordu? Fazla bir şey mi biliyor, seziyor mu? Tahminden mi ibaret? Neriman sustu. Şinasi ile münasebetinin çıkmaz sokaklarına girmektense daha müsbet konuşmayı tercih etti. Peki, beni bu baloya götürür müsün? Gideriz. Ben kumaşlara bakmak istiyorum. Beraber Beyoğlu'na çıkalım. Hayır, Ferit'e söz verdim. Yarım saat sonra buluşacağız. Bu akşam onda yemek yiyeceğim, sen git. Şinasi ayrılmak için kımıldadı. Neriman onun yüzüne bakmamıştı. Utançla ayrıldı ve koşarak uzaklaştı. Sebebini anlamadan kendini küçülmüş buluyordu. Birbirine zıt duyguların hücumuna uğradı. Geriye dönmek ve balodan vazgeçtiğini söylemek istiyordu. Fakat koşuyordu. Kaşlarını çatıyor, yüzünü buruşturuyor, kızarıyor, bağırmak istiyor. "Ey fena bu fena," diyor sonra. "Niçin?" diye soruyor. Düşünmeye yanaşmıyor ve tramvay bekleme yerlerini geçerek müthiş can sıkıntısından kaçıp kurtulmak ister gibi koşuyordu. Yumrukları sıkılmıştı. Bir yere acıyormuş gibi "o haf" diye söyleniyor. Bütün ruhunda garip bir çalkantı duyuyordu. Şinasi kahveye gidip oturdu.
daima pasif dövüşüp yenmesini isteyen bir mizacı vardı. Hücumu ekseriye karşı tarafa bırakarak sarsılmaz ve sessiz bir müdafayla muzaffer olmayı sevenlerdendi. Bir şarklı, hakiki şarklı. Vakıa dünyada vasıfları değişmeyen, umumi bir şarklı en muzeci mevcut olmamakla beraber, şinasi bir garplı ile kendi arasındaki nisbi farkları ekseriye muhafaza edenlerdendi. Bunun için şark ekseriyetle lazım ve garp müteaddidir. Fakat bu faaliyet tarzlarının farkından başka bir şey değildir. Bu faaliyetin köklerine bakılırsa aynı beşeri kaynaklardan geldiği görülür. Ancak birinin cehdi içeriden dışarıya, ötekininki dışarıdan içeriyedir. Şinasi de cehdlerini dışarıdan içeriye doğru yapar. Bunun için sükûtidir. Şekilleri istihfaf etmesi, meseleleri hep kendi içinde halletmeye çalıştığı içindir. Bununla beraber coştuğu zamanlar bu şahsiyetinin tamamıyla tersine döndüğü, son derece müteaddi bir hale geldiği ve şakbiye mahsus farz ettiğimiz hususi secinin tamamıyla aksini gösterdiği de vakidir. Neriman icalarına hakim olmayan ve ekseriya feveran halinde bulunan bir kız olduğu için Şinasi'yi daha deruni kalmaya teşvik ediyordu. Zira nihayet ferdin seciyesi diğer fertlerle münasebetine göre değişen, canlı ve mütehavvil bir şeydir. Ve birçok hallerde karşısındaki seciyenin makusu olmaya mahkumdur. Neriman sükûti bir kız olsaydı, aynı Şinasi'nin feveran halinde bulunması pek mümkündü. Bununla beraber her şey an, miktar ve derece meselesi olduğuna göre, Şinasi'nin bazı anlarda bir gaflıktan daha pasif, daha deruni olduğunu kaide halinde kabul etmekte, büyük bir tahmin hatası yapmak tehlikesi yoktur. Şinasi bu meselede de sükûtlarını zırh olarak kullandığı ve müdafalarıyla taarruz etti. Arada bir iyi sanları geçiriyordu. Faiz Bey ona izdivacı teklif ettiği vakit Şinasi bunu bir vazife olarak kabul etmişti. Bu evlenmenin bütün fena ihtimallerini düşünmüş ve göze almıştı. Bu fena ihtimalleri düşündüğü vakit boğazını tıkayan müthiş öfkeyi ancak bu vazife duygusuyla boğmaya çalışıyordu. Neriman balo meselesini açınca da Şinasi bu müthiş öfkeyi duydu. Fakat onunla evlenmeye ve sessiz mücadele etmeye kendini mahkum buluyordu. Düşündü. Neriman hala niçin bu baloya gitmek istiyor? Onun yeni hayata karşı iştiyakını birinci sebep olarak kabul etmiyor ve Neriman'ı idare eden kuvvetlerin hepsini Macit'te tıplanmış görüyordu. O zaman bütün bir aşk meselesi en zihni muayedelerinden en hissi galeyanlarına kadar şişmiş bir ruhi külçe halinde Şinasi'nin içinde kabarıyordu. Birdenbire derin bir yeise düştü. Artık şu veya bu meseleyi düşünmüyordu. Mücerret olarak duymaya çok alışmıştı. Bir kederi tecrit ederek duyduğu zamanlar, onu doğuran sebepleri az çok unutuyordu ve ıstırabını en mücerret, en musaffa, muayyen tesirlerden azade, ancak kendi kendini yaratan, kendi kendine var olan, her şeyle alakasını inkar eden, müstakil bir duygu gibi taşıyordu. O vakit bu kederi doğuran müphem ve namütenahi sebeplerin hepsini bir anda sezerek ve ekseriya bütün bunları bir lağın içinde teksif ederek, kendi kendine ruhen zehirlenmenin acı lezzetiyle bayılmaya bir derece kalan şiddetli ve esrarlı bir uyanıklıkla yaşıyordu. Yüksek bir hayvana mahsus, ruhi insiyakla her şeyi seziyor fakat hiçbir şey bilmiyor, tayin edemiyordu. Ah o zamanlar musiki, Türk musikisi ve hepsinin fevkinde kendi musikisi, ebediyen meçhul kanunlarını yalnız kendi kendisinin sezeceği fakat asla tayin edemeyeceği musiki, yine kendi içinde başlayan bir noktadan, yine kendi içinde nihayetsiz derinliklere doğru giderek ve namütenahi işleyip geçerek mütemadiyen doluyordu. Bu dolgunlukla beraber aynı şiddette bir boşalma ihtiyacı duyuyordu. Ağlamak, katıla katıla ağlamak, ağladıkça sarhoş olarak ve kendini kaybederek ve hıçkırarak ve hıçkırıklarının sesini duyarak ve katılarak ve katıldıkça kendini toplayarak ve kendini topladıkça yeniden katılarak ağlamak. Bu onun için aciz duygusuyla müterafik ruh hallerinden biri değildi. Böyle içi şiştikçe ve derindikçe kuvvetlendiğini hissediyordu. Hatta bu kuvveti dağıtması korkusuyla eline saz almak istemiyor, başkalarının bu halini anlamasını arzu etmekten vazgeçebiliyordu. Ve başı hafif sallanıyordu ve şiddetli bir hayatiyetle yanıyordu. Ve içine sırlar doluyordu. Yalnız duyulan ve asla bilinmeyen o sırlar ki, birbiri üstüne yığılarak bir iğne ucu kadar küçük bir saha içinde adeta büyük denizler gibi derinleşiyordu. Şinasi bu ummanın içine benliğini atarak boğmaya, bir nevi deruni intihara çalışıyordu. Fakat ölmüyordu. Hayata daha kuvvetle kavuşan maneviyatının
Bu tatlı ve müthiş basübadır mevti içinde kendine oraya atıyor, çıkıyor, tekrar atıyordu. Ve bu saatlerce, bazen günlerce devam ediyordu. Ruhi perversitelerin en nefisi. Ve insanların yanındaysa, kalabalıktaysa, gözyaşlarını kendi içine akıtarak ağlıyordu. Yine aynı haldeydi ve kafeye Ferit girdi. İlk bakışta Şinasi'nin ruhi vaziyetini anlamıştı. Fakat bu keşfi gizleyerek lakayt göründü ve sordu. "Çok beklettin mi?" Fakat Şinasi'nin kederi, her türlü afaki musahabeyi imkansız bir hale getiriyordu. Ferit söylediği vakit Şinasi dalıyor ve ses sırası kendine gelince susuyordu. Bu keder aralarıma göze görünmez bir mania halinde girdi ve en basit anlaşmalarına engel oldu. Şinasi zaafla değil, fakat arkadaşından onun sezdiği bir şeyi gizlememe iffetiyle itiraf etti. "Canım sıkılıyor." Artık sebebini de söylemeye mecburdu. "Neriman meselesi," dedi ve devam etmedi. Ancak arkadaşının ayrı ayrı sualleriyle talili kabil bir hale gelebilecek olan meseleyi izaha takati yoktu. Ferit bunu hissetti. "Evet," dedi. Dışarıdan da bu hissediliyordu. Şinasi birdenbire Muhit'in bu meseleyle alakasını merak ederek sordu. "Ne hissediliyor?" Benim anladığım şeylerle başkalarından duyduklarım arasında fark yok gibi. Neriman eski Neriman değil. Herkes de bunu hissediyor mu? Söylüyorlar." Şinasi'nin kederi merakıyla beraber arttı. "Ne diyorlar?" Ferit birdenbire cevap vermedi. Neriman'ın Macit'le gezdiğine dair bazı dedikodular duymuştu. Bunu söylemek istemedi. "Neriman'ın hali başkalaştı diyorlar. Mektebe gitmiyormuş. Bir iki kere yalnız başına Beyoğlu'nda görmüşler. Eskisinden daha iyi giyiniyormuş. Bu kadar. Herkesin gördüğü bu." Şinasi terekkülle başını salladı. Hemen hemen 2 noksanına bir fazlasına bakmazsak, mesele de budur." Ferit düşündü. Bu 2 noksan arasında Macit de var mı? Şinasi meseleyi biliyor mu? Bunu sizin aranızda büyük ihtilaflar açabileceğini anlıyorum. Fakat Neriman'a bu yeni hevesden nereden geliyor? Nereden olacak? Memleketten. Küçük hanım aslileşmeye karar verdi, açıkça söylüyor. "Ben medeni bir kız olmak istiyorum," diyor. Ferit gülümsedi. Bu bir entelektüeldi ve yalnız bir Türk kızının ruhunda değil, Avrupa'nın göbeğinde, hala sahte kıymetlerinin yeniden tetkiki için şiddetli münakaşalara sebep olan medeniyet meselesinin basitleşe Neriman'ın ağzında aldığı bu gülünç formül tuhafına gitmişti. "Medeni olmaktan ne anlıyor?" diye sordu. "Bilmem, bu hayattan hoşlanmıyormuş. Galiba Fatih'teki evde oturmak istemiyor." Oraya kadar haklı. Taş ev tahta evden, elektrik petrolden, otomobil arabadan, makine hayvandan ve lavanta hacı yağından daha iyidir. Bu kadarla kalsa iyi. Balolara gitmek istiyor, lüks yaşamak istiyor. Ben hissetmiyor değilim. Arzular böyle başlar. Ferit bir daha güldü. "Evet," dedi. "Bizde medeniyet fikri bir kültür meselesi olarak anlaşılmaz. Hele kadınlar bunu bir fantezinin hududu içinde görüyorlar. Fakat bence bu daha iyi." "Neden?" Kadınlar medeniyeti gözleriyle anlamaya mahkumdur. Bunlar hakiki medeniyetçilerden daha bahtiyardırlar. Şekillerle iktifa ederler ve renklerin değişmesi onları eğlendirir. Fakat hakiki terakkiye inanan, kültür sahibi bir İngiliz kızın sükutu hayaline düşün. Her şeye vasıl olmuş fakat hiçbir şey bulamamıştır. İçlerinde intihar edenler var, bu daha fena. Zira onlar için medeniyet, cazip bir renkler aleminden ibaret değildir. Onlar bütün ümitlerini insanlığın muhteva olarak tekamülüne bağlamışlar ve büyük hak misaliyle de aldandıklarını anlamışlardır. Onlar ilah sahibidirler. Bizimkiler fantezi düşkünü. Onların aldanışı daha korkunçtur. Bilmem, bu benim çok sinirime dokunuyor. Eskiden böyle değildi. Şimdi ben bu kızla evlenmeye de mecburum." İkisi de aynı meseleyi başka istikametlerde düşünmeye başladılar. Şinasi müsbetle basit teferruata dalmıştı. Neriman'la baloya nasıl gideceklerini düşünüyordu. Bu refakati kabul ettiğine fena mı etmişti? "Bir balo varmış, ona gitmek istiyor. Ben de kabul ettim," dedi. Sonra Ferit'in yüzüne dikkatle bakarak sordu. "Fena mı ettim?" Ferit'in aklına yine Macit gelmişti. "Baloda kimler var?" diye sordu. "Neriman'ı Macit davet etmiş, o da bensiz gitmek istemiyor." "Macit'le bu kadar dostsunuz."
Ben değilim, aylardan beri onu 2 defa ya gördüm ya görmedim. Fakat Neriman galiba ona tesadüf etmiş. Şinasi birdenbire kararını değiştirdi ve Ferit'e her şeyi anlatmak istedi. Hayır dedi. Tesadüf değil. Bak nedir? Tramvay meselesini anlattı. Macit de Neriman'a dair bazı dedikodular duyduğunu söyledi. Neriman'ın benden gizlediği hareketler var, buna eminim dedi. Ferit meseleyi bildiğini hissettiren bir sükunetle onları dinlemişti, sordu. Evlenirseniz bu meselenin hallolacağına emin misiniz? Hiçbir şey bilmiyorum. Faiz Bey'e söz verdiğim için evleneceğim, yoksa çok tereddüt ederdim. Şinasi birdenbire büyük bir öfke hissetti. Fakat kendini tutuyordu. Kızardı. Ferit bunu görmemişti. Arkadaşının itiraftan utandığı duyguları keşfetmek suretiyle onu tesellinin mümkün olabileceğini düşündü. Evet dedi ya. Fena vaziyet, evlenirseniz bu mesele bitmeyecek. Belki hakiki surette o vakit başlayacak. Halbuki senin Faiz Bey'e çok hürmetin var. Daima söylemişindir ya, ben bu adamı baban gibi severim. Onu en küçük şeyler için bile kırmadım. Böyle büyük bir meselede sözünden dışarı nasıl çıkarım? Onun hatırı için fedakarlık edeceğim. Esasen mecburum. Herkes bizim evleneceğimize o kadar emin ki vazgeçersem umumun hayreti beni utancımdan öldürebilir. Doğru. Fakat evlenmeden evvel Neriman'da bazı tesirler yap. Aramızda birçok münakaşalar oldu. Ben çok bir şey söylemediğim halde ona lüzumundan fazla tesir etti. Fakat yine ısrar ediyor iş meselesinde. Ona peki diyelim ya Macit? Ben Neriman'a bu bahsi açmak istemiyorum. Hatta tramvay meselesini bile açmadım. Bilmemiş olmayı tercih ediyorum. Fakat o senin her şeyi bildiğini anlar. Anlıyor. O halde onunla bunu açıkça konuşmalısın. Sevinecek, çünkü kıskandığıma hükmedecek. Bu konuşmanın tarzına bağlıdır. Şinasi de o zamana kadar Neriman'a karşı ittihaz ettiği hareket tarzını değiştirmek lüzumunu anlıyordu. Belki aradığı başka yol buydu. Doğru, yemrudandı. Düşünüyordu. Ya baloya gitmesine müsaade etmeli mi? Sordu. Baloya gitmesi için ne dersin? Ona anlat ki, dünyanın her devrinde, her yerde, her zaman her türlü eğlence vardır. Yaşı da müsait. Biraz sabretsin. Evleniniz, evvela esaslı şeylerinizi hazırlayınız, şu yuva dedikleri şeyi kurunuz, ondan sonra eğlenirsiniz. Şinasi düşündü. Neriman Macit'e söz verdiğini söyleyerek baloya gitmekte ısrar edebilir. Fakat Ferit'in dediği gibi artık Macit yok. Bitti. Selam bile veremez. Hiçbir şey şu andan itibaren Şinasi'nin kararını değiştiremez. Kat'i bir hareketle başını salladı. Evet dedi. Ne balo ne şu ne bu. Kararı o kadar kat'iydi ki bunu Ferit'e hissettirmek için şiddetli ve gülünç bir hareket yapmaktan korktu ve kendine sükûn telkin ederek ağır bir sesle "Evet, çok doğru," dedi. İçinde bir rahatlık vardı. Kendine yeni bir mücadele hedefi, kuvvetlerini harcayacak yeni bir saha bulmuş insanların zindeliğini hissediyordu. Ayağa kalktı. "Çalım değil mi?" dedi. Kahveden çıktılar ve rastgele yürüdüler. Şinasi kendi kendine soruyordu. Niçin şimdiye kadar daha açık bir lisanla Neriman'a bu ultimatomu vermemişti? Birden bunun cevabını buldu. Mizaç. Şinasi'nin tabiatı böyleydi. Sessiz ve hareketsiz mücadelenin bütün vakarını taşımak istiyordu. Bütün hayatında hep böyle muvaffak olmuştu. Sözlerinden tavırlarına gelen ifade kabiliyeti ve belagat bundandı. Fakat bu sefer meseleyi kökünden halletmek ve çabuk halletmek lazımdı. Ultimatom, âlâ. Ya reddederlerse? Pazarlık yok. Derhal alakayı kesmek ve Faiz Bey ailesini kendi mukadderatıyla baş başa bırakmak. Güç bir şey bu, fakat elzem. Şinasi sordu. Bu gece size kimler gelecek? Yabancı yok, hep bildikleri. O halde evvela bizim tarafa kadar bir gidelim, Nerimanlara haber bırakalım, Neriman da bu gece size gelsin. Misafirler gittikten sonra Neriman'la senin yanında konuşmak isterdim. Senin onun üzerinde çok tesirin vardır. Seni çok dinler o. İyi olur. En büyük sui tefehümlerin bir kere açık konuşmakla izale edilmesi mümkündür. Evvela ben onu bu baloya gitmekten ve Macit'le bir daha selamlaşmaktan bile men etmek istiyorum. Hararetle konuşarak bir tramvaya atladılar. Neriman Beyoğlu'nda saatlerce dolaştı. Mağaza camlarında kumaşları, tuvalet teferruatını seyretti. Bir iki yere girip çıktı ve fiyat sordu.
Henüz babasından para almamıştı. Fakat vakit kaybetmemek, hiç olmazsa intihabı bir gün evvel yapmak istiyordu. O gün Şişli'de oturan dayısının kızlarını da görecekti. Onlardan fikir almaya ihtiyacı vardı. Son seneler zarfında onlar hiçbir baloyu kaçırmıyorlardı. Tramvaya atladı ve Şişli'ye gitti. Kızların ikisi de evdeydi. Neriman'ı biraz mahzun karşıladılar. Salonda yaslar giyinmiş bir ecnebi kadın vardı. Neriman salona girince bir sükût oldu. Taze bir mateme hürmet ettiklerini hissettiren alçak sesle dayısının kızları Neriman'ın hatırını sordular. Tek tük birkaç şey konuşuldu. Yaşlı ihtiyar kadın hep susuyor ve önüne bakıyordu. Nihayet müsaade istediğiyle çıkıp gitti. Arkasından iki kız birden "Zavallı kadın" dediler. Neriman evvela kendisinden ziyade bir başkasına verilen ehemmiyetten kızar gibi oldu. Fakat Beysu'nun büyük kızı gitmek üzere ayağa kalkan Neriman'ı oturttu. "Affet" dedi. "Bu kadın bizi şaşırttı. Çok kederlendik. Seninle meşgul olamadık. Otur biraz. Ve dinle bak." Neriman gitmek için ısrar ediyordu. "Ben buraya 5 dakika için geldim. Perapalas'ta bir balo var, ona gideceğim. Sizinle konuşmak ve fikir almak istiyordum." İki dayızadesi de Neriman için hayatının en büyük hadiselerinden biri olan bu balo meselesine adeta hiç ehemmiyet vermediler. Karşılarındakilerin halini anlamayacak kadar yaşlı ihtiyar kadının tesiri altındaydılar. "Otur canım, biraz otur. Baloyu da konuşuruz. Koy. Fakat sen şunu dinle. Vaktim yok. Dinle bak ama seni çok alakadar eder." Ve anlattılar. Bu ihtiyar kadın Rusmuş ve fevkalade güzel bir kızı varmış. Bu kız evvela gitar çalan fakir bir Rus artistiyle sevişir. Beraber senelerce yaşarlar. Nedense bir türlü evlenemezler. Rus genci çok fakir, çok. Kızla Beyoğlu'nun küçük bir odasında sefil yaşıyordular. Rus genci lokantalarda filan gitar çalarak biraz para kazanıyor. Kız bu sefalete senelerce katlanır. Çünkü hisli ve münevver bir kadın. Herkesin ehemmiyet verdiği şeylere o ehemmiyet vermiyor. Lükste gözü yok. Fakat ne kadar olsa kadın, ihtiyaçları tatmin edilmedikçe büyüye kendisinin farkına varmadığı büyük bir ıstırap haline geliyor. Nihayet bu kızın karşısına zengin ve güzel bir adam çıkar. Rum, onu sever. Rus gencinden ayırır. Osman Bey tarafından bir apartmana alır, beraber yaşarlar. Artık refah, para, eğlence, her şey. Rus genci yine Beyoğlu'nda bazı Rus lokantalarında gitar çalarak hayatını kazanmaya devam eder. O kadar mağrurdur ki hiç kimseye ıstırabından bahsetmez. Hikayenin burasında Neriman'ın alakası atmaya başlamıştı. Kız artık her baloda görünüyor. Neriman'ın dayızadeleri kızın tuvaletlerini anlatıyorlar. Neriman'da alaka daha şiddetli. Her gün otomobilde. Fakat herkes dikkat ediyor. Rus kızı mahzundur, çok mahzun. Neriman adeta sıçrayarak "Niçin?" diye soruyor. "Çünkü" diye anlatıyor dayısının kızları. "Bu tahsil görmüş bir kızdır ve sathi şeylere kıymet vermez. Hakiki güzellikler arar. Musiki mütalaa ve samimiyet" demeye getiriyor dayısının kızları. Rus genciyle yaşarken kız bunların hepsini buluyordu. Fakat Rum genciyle yaşarken bulamıyor. Yeni hayatı sahte. Etrafını alan yeni insanlar çok manasız. Halbuki Rus kızı eski sevgilisiyle yaşarken etrafında hep görgülü, samimi adamlar var. İhtilalden kurtulmuş beyaz Ruslar. Bunların hepsi fakir. Fakat hep kıymetli adamlar. Hele başlarından o kadar şeyde geçince büsbütün anlayışları atmış, sefalet onları terbiye etmiş. Velhasıl bu Rus kızı büyük bir hata işlediğini anlamış ve yaşlı ihtiyar kadının tabirine göre hakiki kıymetlerle medeniyetin sahte kıymetleri arasındaki farkı çok iyi görmüş ve üstüne bir mahzunluk çekmiş. Apartmanda ipek yastıklar arasında hep ağlarmış. Neriman'ın alakası en son şiddetinde. Artık sebep sormuyor ve bütün dikkatiyle dinliyor. Nihayet kız bir gece yarısı erkek evde yokken yatağından fırlar, sokağa çıkar, Beyoğlu'na gelir, eski sevgilisini odasında arar bulamaz. Bütün Rus lokantalarını kahvelerine dolaşır, nihayet meyhane gibi bir yerde onu görür. Rus onu göremez. Neriman'ın gözleri öyle büyür ki. Kız bir kenara oturur, Rus genci gitar çalıyor. Ama eskisinden daha çok güzel, daha içli çalıyor. Hatta kız ağlar. Bir aralık dayanamaz, yerinden fırlar, sevgilisine koşar ve herkesin içinde bağırır. "Ben bir alçağım, sana tekrar geliyorum, beni kabul et," der. Rus genci hiç cevap vermez. Gitarını çalmaya devam eder. Çaldığı havada
onların seviştikleri zamanlara ait bir hatıra. Kız, meyus bir halde oradan çıkar, otomobile atlar, deli gibi apartmana gelir, odasına kapanır ve bütün bunları bir mektuba yazarak revolverle intihar eder. Bu hikayeyi anlattıktan sonra kızlar ilave ettiler. Bu vakka evvelki gece oldu. Demin gördüğün kadın o kızın annesidir. Kızla biz de son zamanlarda tanışmıştık. Bize gelip giderdi. 3 gün evvel burada senin şu oturduğun koltukta oturmuştu. Neriman titredi ve baloyu filan unutmuştu. Bu hikayeyi adeta sırf kendi mukadderatına ait bir şey gibi dinlemişti. Ne renzeyiş. Rus kızının şahsında kendisini, Rus artistinin şahsında Şinasi'yi ve Rum gencinin şahsında Macit'i görüyordu. Milliyet ve isim farklarından başka hiçbir şey yoktu. Süratle anlatılan bu hikayeyi ebediyen kendi kendine tekrarlamak ve söylenmeyen teferruatı hayalle tamamlayarak bütün bu hayatı zihninde yeniden yaşatmak istiyordu. Kızlar bu hikayenin en adi felsefesini çıkardılar. Avamara, boşlar. Saadet başka şey, dediler. Sonra hadisenin Neriman'da uyandırdığı dalgınlığı görünce, ne garip hikaye değil mi? Adeta sinema, diyorlardı. Neriman bir şey söylemiyordu. Başını kaldırdı. Kız Rus artistini seviyormuş da ondan, dedi. Sonra ilave etmek istedi. Yoksa para daima paradır. Fakat bunu söyleyemedi. Kızlar, demek ki iyi, dediler. Paradan daha kuvvetli şeyler var. Fakat o, Neriman, Şinasi'yi bu derece seviyor muydu? Dayısının kızları birbirlerine bakarak gülümsüyorlardı. Neriman bu bakışlardan birini görerek silkindi. Hikayenin tesiri altında, kendi tavırlarını teftiş edemediği için mahrem düşüncelerini dışarıya hissettirecek sade dilane, küçük hareketler yapıyordu. Utandı ve müsaade istedi. Apartmandan çarçabuk çıktı. Kızlar arkasından bağırıyorlardı. Yarın gel de baloyu konuşalım. Neriman sokakta koşuyor. Hep iyi yürüdü. Harbiye'den Fatih'e giden tramvaya bindi. Tramvayda hiç kimse yoktu. Neriman oturduğu ve yüzlerinin pudrasını, dudaklarının kırmızısını tazelemek için her yalnızlığı fırsat bilen birçok kadınlar gibi hemen çantasını açtı, aynasını çıkardı ve gözlerine yakından baktı. Ayna karşısında gözlerine dolan yeni dikkate, biraz evvelden kalma derin bir hüzün karışıyordu. Neriman buna hayret etti. Ayna ona kendi şuurundan daha kuvvetli olarak deruni hayatını aksettirmişti. Gözlerini bir an için kapadı ve hayalinde bir takım siyahlıklar kımıldadı. Bunlar rüzgarda sallanan bir takım siyah tüllerdi. Biraz dalgalandıktan sonra hareketsiz kaldılar ve yavaş yavaş ihtiyar bir kadın şeklini aldılar. Bu ihtiyar kadının sarı yüzü de yavaş yavaş tebessüm etti. Bir yemişin çürümüş yerleri gibi yalnız gölge halinde iki göz belirdi ve çukura kaçmış, bol gözyaşlarının yaptığı oluğu taşıyan solgun yanaklar. Güzel Rus kızının annesi, yaşlı ihtiyar kadın. Neriman avluğuna pudrasına elini sürmeden aynayı çantasına koydu. Kendi içinde kuvvetli bir hayat uyanıyordu. Bu, onu dışarının faaliyetlerinden, tramvaya girenlerden veya kapıları açıp kapayan biletçiden ziyade oyalamaya başladı. Tramvaya girenlerin kendisine çok dikkat ettiklerini sezmeyecek kadar balgındı. Karanlık bir meyhane. Gitar çalan bir adam. O da etrafındakiler de hiç kımıldamıyorlar. Bir resimdeki insanlar gibi. Ve bir ses, ben bir alçağım diyor. İncecik bir ses. Ben bir alçağım. Hiç kimse kımıldamıyor. Ben bir alçağım. Çünkü, diyor dayısının kızları. Bu münevver bir kadın. Herkesin ehemmiyet verdiği şeye ehemmiyet vermiyor. Fakat nihayet bir kadın. Birçok ihtiyaçları var. Şüphesiz birçok ihtiyaçları var. Bunlar birike birike onu rahatsız ediyorlar. Rahat, para, eğlence, her şey. Fakat nafile, hakiki kıymetler bunlar değil. Rus kızı Beyoğlu caddelerinde nasıl koşuyor? Etekleri uçarak ve insanlara çarparak nasıl koşuyor, nasıl? Ve nasıl arıyor ilk erkeğini? Ve nasıl buluyor ve nasıl ağlıyor ve nasıl yalvarıyor? Ben bir alçağım, ben bir alçağım. Tramvay doldu. Neriman etrafında kimlerin oturduğunu göremiyordu. Düdük ve çan çalındığını duymadı. Ben bir alçağım. Fakat tramvayın hareket ederken yaptığı sarsıntıyla uyanmıştı. Hemen elini çantasına götürdü, sonra etrafına baktı. Biletçi daha gelmemişti. Yine Şinasi gözünün önüne geliyor. Şehzade taraflarında bir meyhane. Şinasi orada kemençe çalıyor. Sırtı daha kamburlaşmış. Başı sazına doğru biraz daha çıkmış, elleri daha hırpalanmış,
daha sinirli, yüzü daha zayıf, daha sarı. Fakat Şinasi daha mağrur çünkü daha muzdarip. Ve Neriman meyhaneden içeri giriyor, Şinasi'yi görüyor, fakat Şinasi onu görmüyor. Ve Neriman bir köşeye oturuyor ve Neriman ağlıyor. Ve Neriman ona doğru koşuyor. Beni affet, sana tekrar geliyorum, beni kabul et. Ben bir alçağım, ben bir alçağım. Siz nereye? Neriman birdenbire silkindi. Biletçi. Nereye mi? Neriman bunu ancak düşünerek buldu ve Fatih diyebildi. Bozuk paraları da ayıramıyordu. Elleri titriyordu. Kaç para vereceğini de unutmuştu. Biletçiye bir avuç bozuk para verdi. Bu haline herkesin dikkat ettiğini sanıyor ve etrafına bakamıyordu. Hafifçe kızardı. Birdenbire yanı başında bir ses işitti. Onun ismini çağırıyordu. Neriman Hanım. Silkindi ve başını kaldırdı. Macit. Gülümsüyor ve soruyordu. Nasılsınız? Nereye böyle? Neriman şaşırdı. İçi o kadar dolu, o kadar karışık ve garip duygularla doluydu ki bu basit suallere cevap vermek için bile düşünmesi lazım geliyordu. Macit kim bilir ne zamandan beri onun bu haline dikkat etmiş olduğu için "Dalgınsınız," dedi. Neriman toplandı. Evet. Ve bu sefer aklına hep balo geliyordu. Baloya ait birçok şeyler konuşmaya mecburmuş gibiydi. Fakat bu dalgınlığının sebebini de izah etmeye mecburmuş gibi herhangi bir yalan arıyordu. Macit alelade bir şey daha söylendi. "Görüşemiyoruz," dedi. Neriman yine müphem bir "Evet," dedi. Hala kendini bu sesli ve huzursuz ruhi galeyanın tesirinden kurtaramıyordu. Ve Macit'in şeklini iyice göremiyor, arada bir parlayan gözlerine, bileğinin bir düğmesine, başının bir hareketine kısa bir zaman için dikkat ediyor ve bu şekillerin yekûnuna uğramıyordu. Bala fikri birçok meselelerin mihrakı halinde şuuruna batıyordu. Fakat bundan bahsetmeye hiç cesareti yoktu. Kelimesini bile ağzına alır almaz, bütün gizli ve örtülü duygularının birden keşfedileceğini sanarak ürküyordu. Fakat Macit birdenbire sordu. "Baloya gelecek misiniz?" Neriman'ın bütün duyguları kamaştı. Cevap vermiyordu. Kızardı. "Bakalım," dedi. "Neden bakalım?" Neriman yüzünü buruşturdu. Bir sebep göstermek lazımdı. "Canım istemiyor," dedi. Sonra bunu tasfiye çalıştı. Babamın da izin vermesi lazım. Tramvay Galatasaray'a gelmişti. Macit Neriman'ın elini sıktı. "Herhalde geliniz," dedi ve uzaklaştı. Kayıtsız ve müstehzi bir hali vardı. Macit ayrılınca Neriman büyük bir öfkeyi muvakkak bir zaman için uyutan derin bir hayret içinde kaldı. Macit'te manasını birdenbire anlayamadığı garip bir hal görmüştü. Sonra yavaş yavaş sözlerin ve tavırların arkasına gizlenen manaları anlamaya ve kuruntunun doğurduğu bir mübalağa ile büyütmeye başladı. Macit bugün ciddi değildi. Hatta açıkça istihza eden bir adamın ruhu gözlerine dolmuştu. Bir gün Macit'le aralarında geçen bir münakaşayı hatırladı. Neriman samimiyeti müdafaa etmişti. Macit bu fikirde olmadığını söylüyordu. "Samimi olamayız. Hiç kimse tam bir surette samimi olamaz. En samimi insanlar kimlerdir bilir misiniz? Vahşiler. En tabii insanlar da onlar değil midir?" diye sormuştu Neriman. Macit demişti ki, "Mesela karşımızdakini istemeyerek methetmeye mecbur olduğumuz zaman sesimize, bakışımıza filan bir istihza dolaş. Yalnız sözlere emniyet veren bir insan bunları anlayamaz." Bu sözler Neriman'ı Macit'e karşı o günden beri biraz daha fazla uyandırmıştı. Fakat o günden beri Macit, Neriman'a bütün şahsiyetini tam bir ahenk halinde bulunduran bir samimiyet göstermişti. Vaka Neriman daima şüphe ediyor, fakat Macit'e karşı kuruntularının uyandırdığı dikkatle onu tetkik ettikçe inanmayı tercih ediyordu. Bugün ilk defadır ki Neriman'ın şüpheleri yatışmaz bir şiddetle ayaklandı. Macit'i hakiki hüviyeti içinde yakaladığını zannediyor ve o güne kadar fasılasız aldatıldığını anlıyordu. Aykırmak veya ağlamak ihtimallerinin meddü cezri içinde Neriman de müddet çapındı. Artık Macit'i düşünmüyor ve ruhunun neresine gizlendiğini anlamadığı bir çeşmeden içine sehir doluyordu. Kendinden geçmişti. Fakat birdenbire uyandı. Tramvayın lambaları yanmıştı. Sokağa baktı, 6. caddenin yokuşunu iniyorlardı. Neriman kendinde bir boşluk hissetmeye başladı. Niçin yaşadığını kendi kendine sordu. Ne Macit, ne Şinasi, ne Balo, hiçbir şey o anda onu çekmiyordu. Niçin yaşıyor? Niçin? Bunu kendi kendine soruyor
ve bir müddet için uzaklaşan nakarat tekrar hatırına geliyor. Ben bir alçağım, beni kabul et, sana geliyorum. Ve içinde her şey için bir nefret. Bir aralık etrafına ve insanların yüzlerine baktı. Tramvayda hiç kimse gülümsemiyordu. Hepsinde yük taşıyan insanların yorgunluğu ve bezginliği var. Tramvay onları bir tarafa götürmese, hepsi oldukları yerde senelerce kalacaklarmış gibi ezik ve bitik. Hepsinde bir bedbinlik, en küçük sebeplerle kavgaya bahane arıyorlar. İşte biri bağırıyor. Siz kumpanyanın memuru değil misiniz? Elbette onu müdafaa edeceksiniz. Biletçi kendini müdafaa ediyor ve kaba şeyler söylüyor. Çirkin şeyler. Öf. Ve herkes yüzleri buruşturuyor. Ayıptır diyenler var. Münakaşa kesildi. Başlar daha fazla düştü. Tramvay motorunun mınlayışı. Sanki bu makineden başka yaşayan hiçbir şey yoktur. Neriman sokağa baktı. Her şey ona müsavi görünüyor ve eşya arasındaki fatara dikkat edemez oldu. Her şey yeknesak ve her şey boş, bomboş. Macit şimdi ona uzak bir hikaye gibi geliyor. Gündüz ne şiddetli bir ihtirasla Beyoğlu'na çıktığını, yorulmadan kaç mağaza dolaştığını hatırladı ve hayret etti. Baloya gitmeyi şimdi istemiyordu. Sonra kendisinde böyle geçici heveslerinin tarihçesini müphem surette hatırlıyor ve hayreti azalıyordu. Ne büyük bir arzuyla istediği şeylerden, ne küçük sebeplerle nefret ettiğini düşündü. Bu, onda ilk defa olmuş bir değişme değildi. Bu adeta onun şahsiyetini öğren esaslı ruhi haletti. Hatta bunun bile değişebileceğini hissediyordu. Kaç defa babası onu maymun iştahlı kızın diye okşayarak tenkit etmişti. Babaya gitmekten vazgeçtiğini babasına söylerse, Neriman belki aynı hitap karşısında kalacaktı. Fakat kim bilir ne kadar sevinerek, kim bilir para bulmak için ne kadar yoruldu, sarraflar ve komisyoncular arasında ne kadar dolaştı, yüzü ne kadar sarardı. Neriman babasının bu parayı bulmamış olmasını temenni ediyordu. Kalbi ısınmaya başladı. Babasını sevindirmek arzusu, onun bir an için boşalan içini yeniden dolduruyordu. Kim bilir ne memnun olacak. Tramvayın daha hızlı gitmesini istiyor ve babasının sevincini görmek için sabırsızlanıyordu. Kendi kendine, ben bir alçak değilim, hayır, ben bir alçak değilim dedi. Gözleri yaşarıyordu. Rus kızının uğradığı korkunç pişmanlıktan kaçacaktı. Asla. O da Rus kızı gibi sahtelikten iğreniyor. Macit sahte bir insandır. Bu kendi ağzıyla itiraf etmemiş midir? Neriman niçin bunu o güne kadar hatırlamadı? Fakat bir an için duyduğu bu hislere itimadı da yoktu. Acaba tekrar değişebilir miydi? Bu hislerin sebeplerini aradı. Rus kızının hikayesi, Macit, fakat sade bunlar değil. Baloya gitmek için ona babası da, Şinasi de izin vermişlerdi. Artık o buna muktedirdi. Artık balo men edilen bir günahın cazibesini tamamıyla kaybetmişti. Şinasi olamaz deseydi, Neriman bugün büsbütün başka türlü hissedebilirdi. Bunu tamamıyla anladı. Benim zıddıma gitmemeli. Bana karşı ters hareket etmemeli. Ben vicdansız bir kız değilim diye düşündü ve birçok insanlar için birçok anlarda tabii olan bu mizacı kendisine mahsus bir huy zannetti. Tramvay Beyazıt'tan geçiyor ve Fatih'e doğru ilerliyordu. Fatih. Beyoğlu arkada kalıyordu. Aylardan beridir ilk defa bugün Neriman Fatih'e bu kadar istekle gidiyordu. Ve Beyoğlu'nun cazibesinden kendini kurtarıyordu. Çünkü ne olursa olsun kalbiyle yaşayan bir kızdı, mecralarına hakim değildi. Bütün duygularını teşhir ettikçe rahatlayan bir mizacı vardı ve samimiyeti halis bir şey gibi seviyordu. Şehzade başından geçerken sokaktaki yolculara bakarak düşündü. Şüphesiz bunların içinde ne kıymetli insanlar var dedi. Hatırına hep gitar çalan Rus artistin arkadaşları geliyordu. Aylardan beri kendi kendisiyle çok dövüşmüştü. Kendi kendisiyle bir surha ihtiyacı var. Bunun için evvela onları, babasını, Şinasi'yi tatmin etmek lazım geldiğini anlıyordu. Eve geldiği vakit Gülkar ona dedi ki, "Beyefendi Ferit Beylere gitti. Şinasi Bey ile Ferit Bey onu alıp götürdüler. Bana da sıkı sıkı tembih etti. Neriman gelirse yemeğini yesin, beraber çıkıp Ferit Bey'e geliniz dedi." Neriman evvela bunu tabii buldu. Eskiden Feritlerde sık sık toplanırlardı. Arada bir babası da bulunurdu. Bazı Darülfünun hocaları da gelirler, ciddi münakaşalar olur yahut saz çalınırdı. Neriman birdenbire sordu. "Baban neyini de beraber aldı mı?" "Aldı." Neriman soyunmadan yemek odasına girdi. Geceyi Feritlerde geçirmenin nasıl olabileceğini düşünüyordu. Eskiden orada çok eğlenirlerdi.
Fakat Neriman'ın babasıyla ve Şinasi'yle baş başa kalmaya ihtiyacı vardı. Dönerken yolda konuşmaya karar verdi. Yemeğini acele yiyordu. Bir aralık başını kaldırdı, Gülter'in kendisine garip bir tarzda baktığını gördü. Gülter gözlerini Neriman'dan ayırmıyor, gülümsüyor fakat mühim bir şey söylemek istediği halde karar veremediği hissediliyordu. Halinde bir yalvarış da vardı. Neriman da ona baka kaldı. Bir aralık birbirlerini anlamaya çalışan gözlerle bakıştılar. Gülter Neriman'a doğru bir adım attı, başını yana eğdi, biraz daha gülümsedi. Bir şey rica edeceği artık muhakkaktı. Neriman biraz evvel tecessüsün geldiği omuzlarını bıraktı ve bu ricayı müsamahayla karşılayacağını hissettirdi. Gülter bundan cesaret aldı. Küçük hanımcığım dedi. Sizden bir şey rica edeceğim ama bana gücenmezsiniz değil mi? Neriman mübben bir hayır dedi. Fakat bu mırıltı Gülter'i tatmin etmemişti. Teminat istedi. Söz verin dedi. Peki söyle canım. Gülter bir adım daha attı. Küçük hanımcığım dedi. Beyefendiye çok acıyor. Bilseniz bu akşam geldiği vakit yüzü ne kadar sarıydı. Son aylarda çok ihtiyarladı. Adeta çöktü beyefendi. Neriman, babasına karşı Gülter'in bu merhametini izzeti nefsinin hudutlarından daha fazla içeri sokmak istemediği için sertçe bir baş hareketiyle kesti. Peki çabuk söyle. Üzülüyor, çok üzülüyor. Neye üzülüyor? Bilmiyorum, siz daha iyi bilirsiniz. Fakat tabii size üzülüyor. Çok sever sizi. Bilirim ben, çok sever. Dünyada bir tanesisiniz. Sizden başka hiç kimsesi yok. Neriman daha mağlup bir sesle, peki ne olacak dedi. Bugün sarraf sarraf dolaşmış. Canı o kadar sıkılıyordu ki, o kadar yorulmuştu ki içeri girer girmez kapının yanına oturuverdi. Benden bir bardak su istedi, verdim. Bardağı ağzına götürürken elleri tir tir titriyordu. Şu ekmek beni çarpsın, su döküldü. Yarın gene dolaşacak. Fakat para bulamazsa size de vaat etmiş. Yüreğine inecek beyefendi. Zaten kalbi de var. Hasta adam. Neriman sustu. Çatalı hafifçe tamağın kenarına bıraktı. Lokmaları ağır ağır çiğniyordu. Boğazına bir şey tıkandı. Öksürdü, su içti, ağlamak üzereydi ve kendini tuttu. Başını kaldırdı fakat gözlerini masa ortasından ayırmayarak titrek bir sesle, "Gülter" dedi. "Ben de vazgeçtim zaten." "Babaya gitmekten mi?" "Evet." Neriman Gülter'in yüzüne bakamıyordu. Fakat onun derin bir gönül rahatlığı içinde olduğunu tasavvur etti. Sonra gözlerini ona doğru kaldırdı ve hayret içinde kaldı. Gülter'in gözlerinden yaşlar akıyordu. Kız mendilini gözlerine götürdü. "Beyefendi çok sever sizi Neriman Hanım" diye tekrar etti. Neriman içeri girince sustular. Herkesin değişmek ve kendini toplamak için sarf ettiği gayretten anladı ki, daha evvel mecliste bir münakaşa olmuş ve Neriman bunu yarıda kesmiş. Tanımadığı hiç kimse yoktu. Bir Darülfünun müderrisi, bir musiki muallimi, Ferid'in ut çalan bir arkadaşı, Nezahat, Şinasi ve Faiz Bey. Neriman'a karşı duyulan alakanın nevilerine göre meclis ikiye ayrıldı. Bir kısmı genç kızı selamladıktan sonra münakaşalarına devam etmek için birbirlerine yaklaştılar. Neriman münakaşaya devam eden grup arasında, "Fakat şüphesiz ki armoniden maksat bu değildir. Usulü kaybediyor. Hayır hayır onu demek istemiyorum" gibi yüksek sesle söylenen rabıtasız cümleler duydu ve Ferit'in getirdiği bir sandalyeye oturdu. Yere baktığı halde Şinasi ile Faiz Bey'in kendisine dikkat ettiklerini zannediyordu. Ferit'in arkadaşı Muammer Neriman'a yaklaştı ve onu göstererek bütün meclise bağırdı. "Durunuz, ben Neriman Hanım'a bir sual soracağım. Bahsimizle alakadar. Hem kendisi de meseleyi anlamış olur. Vereceği cevap üzerine münakaşaya devam edelim." Sustu ve Muammer Neriman'a döndü. "Sizin Darül Elhan'ın Alaturka kısmını lağvediyorlarmış. Bunu münakaşa ediyoruz. Siz Alaturka kısmındasınız. Fakat siz de orada kalmak istemiyorsunuz. Demin bahsiniz geçti. Söyleyin, niçin istemiyorsunuz?" Neriman gülümsedi. Ferit'in evinde münakaşasız bir meclise hiç tesadüf etmemişti. Biri kendi fikirlerini kabul ettirmek için başlarına kan çıkan ve yüzleri kızaran bu insanların bir takım nazariyeler üzerinde kendilerini harap etmelerini tuhaf buluyordu. "Daha karar vermedim" dedi. Muammer ısrar etti. "Hayır, ister karar verin ister vermeyin. Alaturka kısmının lağvedilmesine memnun olur musunuz?" "Henüz bir fikrim yok doğrusu." Bu sefer Ferit sordu.
Alafranga kısmına geçmek arzusu sana nereden geldi? Bilmiyorum. Bir aralık ut çalmak sinirime dokunuyordu. Ferit ötekilere döndü. Gördünüz mü? Diye bağırdı. Medeniyet kadının gözlerine hitap eder. Kadınların çoğu ellerinin zarif bir hareketi için piyano çalarlar ve musiki onlar için güzel bir pozisyondan ibarettir. Hayır diye itiraz edildi. Hakiki musikişinas kadınlar var. Bestekarlar çok azdır, adeta hiç derecesinde. Pahut münakaşa, kadın ne derece yaratıcıdır. Fakat mevzu dağılıyordu. Umumi fikirlerden misallere giden her münakaşa gibi bu da tereddi ediyordu. Müderris Şeref Bey hiçbir şey söylemedi. Bu sükût ötekilerin cesaretine karşı bir taarruzdu. Nihayet buna dikkat ettiler ve onun fikrini öğrenmek istediler. O ihtar etti. Müşahhas misaller üzerinde konuşmayalım, dedi. Biraz düşünerek ilave etti. Benim muhtelif kültürlere mensup musikilerin tekniklerine ait malumatım yok. Yalnız mücerret olarak halledilebilecek bir mesele vardır. Teknikte gafıllaşmakla iktifa mı etmeliyiz, yoksa kültürde de mi gafıllaşmalıyız? Ziya Bey'e, daha doğrusu onun kabul ettiği içtimai nazariyeye göre, her kültür o buna has diyor, milli kalmalıdır ve milli kalmaya mahkumdur. Tekniğe gelince, bu beynel mileldir. Fakat bunlar müphem tabirlerdir. Her alim, kültür meselesine başka medruller tayin etmiştir. Ziya Bey ki Durkheim demektir, kültür kelimesini milli müesseselerin bir terkibi şeklinde kabul eder. Tabir meselesi. Neriman Şeref Bey'i dinlemiyordu. Babasına baktı, Gülter mübalağa etmemiş, Faiz Bey hala yorgun, sarı, sapsarı. Yalnız münakaşanın safhalarıma çok dikkat ettiğini hissettiren gözlerinde marazi ve hummabı bir parıltı var. Ağızlığını dudağına götürürken elleri titriyor ve arada bir kızına dönen gözleri onu görmüyor gibi. Ve müderris devam ediyor. Neriman'dan başka herkes onu dikkatle dinliyor. Neriman kendi isminin telaffuz edildiğini duydu. Şeref Bey diyordu ki, Neriman Hanım'ın bir saza karşı nefretini herhangi bir şekil meselesine irca etmekte mübalağa vardır. Bizde gafıllaşma temayüllerinin teknikte kalmadığı ve kültür sahasına kadar girdiğini zannederim. İsmi etrafında cereyan eden bu münakaşalardan en az anlayan Neriman'dı. Kaç defa Ferit'in evinde o buna benzer münakaşalar duymuştu. Fakat ona alaka veren şey fikirler değil, bu fikirleri doğuran ihtirasların çarpışmasıydı. Ve erkekleri bazen kadın gibi heyecanların mantığı içinde coşturan, hatta hezeyanlara sürükleyen bu münakaşaların sinirlere hitap eden tarafını seviyordu. Neriman gene kendi isminin geçtiğini duyarak dinledi. Muammer diyordu ki, bu memlekette genç kızların çoğu Neriman Hanım gibidirler. Ben Feride hak veriyorum. Bizde kadının gözlerini aldatmak kafidir, yani boyamak. Ud denen bu zavallı sazının şekli nefret veriyor. Her şeyin şişmanı gibi sazın şişmanı da hoşa gitmiyor. Keman gibi narin sazlar itibarda. Fakat ben de ud çalıyorum. Erkek olduğum için bunu hissetmiyorum. Ferit, Muammer'in ağzında bu kadar basitleşen nazariyesinin daha fazla adi görünmesinden ürktü. Hayır dedi. Elbette ki şekil zarafetine ait bir meselenin altında her zaman bir kültür meselesi vardır. Ben esas ve şekil gibi tasniflerin ancak tahliye için kullanılmasına taraftarım. En mücerret manasında böyle bir ikilik yoktur. Neriman'ın yeni şekillere karşı incizabı, yeni bir kültüre karşı incizabı demektir. Ud ve keman şekillerinin sembolize ettikleri iki ayrı kültür vardır. Burada Şeref Bey ile birleşiyoruz. Fakat bizim kadınlarımız şuursuz olarak bir iki kültürü seviyorlar ve onlarda şuurlu bir hale gelen bugünlük yalnız şeklin estetiğidir. Bundan dolayı gatlılaşma temayülleri henüz pek sathidir. Şeref Bey gibi ben de kaniyim ki bu mesele Şark ve Garp kültürlerinin mücadelesinden başka bir şey değildir. O vakte kadar ses çıkarmayan ve yalnız sigarasının külünü silmek için kımıldayan Şinasi birdenbire ayağa kalktı. Hareketinin şiddetine herkes dikkat etmiş olduğu için kendini topladı ve münakaşa eden gruba doğru muhtedil birkaç adım attı. Ne olursa olsun dedi, bu şekilcilik, şekil düşkünlüğü bazı kızlarımızı züppeleştiriyor. Ben Muammer'e hak veriyorum. Faiz Bey başını salladı ve tasdik etti. Şeref Bey münakaşanın yine basitleşmesine karşı duyduğu nefreti, susmak ve önüne bakmakla hem gizliyor hem de ilan ediyordu. Neriman doğrudan doğruya kendisine yapılan bu hücumun karşılığını teyit etmek mecburiyetiyle kendini tuttu. Bu türlü münakaşalara alışık değildi. Esasen mevzuyu pek de kavrayamıyordu.
Sonra babasına ve Şinasi'ye karşı yapmak istediği bir sürprizi hissettirmemek için sustu. Fakat Şinasi daha ileri gitti. Sade züppeleştirmiyor, sükût ettiriyor. Neriman saçının birkaç tribeden koparılmış gibi sıçradı. Sükût. Şinasi sükûttan bahsediyor. Bu kelime Neriman gibi bir kız için daima o romantik şiddetini muhafaza ediyordu. Sükût. Bu söz bir ceviz katılığıyla beynine girdi. Onu kıramıyor, ezemiyor, hazmedemiyor. Sükût. Fakat o, Rus kızı gibi zengin Rum dostuna kaçmamıştı. O alçak değildi. Bava'ya gitmekten bile vazgeçmek üzereydi. Şinasi bir sükûttan nasıl bahsedebilir? Neriman hala anlamıyorlar. Hala. Ve kıpkırmızı kesilen yüzünü saklamak için ayağa kalktı, odadan çıktı. Nezahat de arkasından gitmişti. Ferit'in bir işareti Şinasi'yi susturdu. Herkes kapıya bakıyordu. Neriman daha sakin bir yüzle içeri girdi. Ferit devam ediyordu. Evet, basite doğru gitmeyelim. Bu esasında şark ve garp meselesidir. Avrupa'da hala şiddetle münakaşa ediliyor. Fakat ben her tasnifin tehlikelerini bilirim. 2'ye, 3'e, 5'e ayırmak daima korkunçtur. Unsurları tetkik ederken terkibin mahiyeti gözden kaçar. Kültürleriyle medeniyetleri tasnif ederken, şark ve garp en muzeçleri ararken beşeri mahiyetleri ihmal edebiliriz. Şark ve garp alemleri, güneşin doğduğu ve battığı cihetler kadar birbirinden ayrı değildirler. Prototipik vasıflar ararken basitler üzerinde konuşmuş oluyoruz. Şark ve garp insanlığın külçesini terkip ederler. Bu itibarla medeniyet dediğimiz şey yeni terkiplere doğru mütemadiyen istihale eder. Buna terakki, tekamül, değişme ne derseniz deyiniz. Ben tabirlerden de korkarım. Hiçbir tabirin sabit bir medlulü yoktur. Garp medeniyetinin içinde şark unsurları ve şark medeniyetinin içinde garp unsurları yok mudur? Fakat her şey bir derece meselesidir. Bugünkü garp medeniyeti gittikçe terkibine daha fazla miktarda karışan, çirliği hazmedemiyor ve kusmak istiyor. Onu makineleşmekten ve büyük sanayinin barbarlaştırıcı, hayvanlaştırıcı tesirlerinden kurtarmak için terkibinde şark unsurlarının çoğaltılması lazımdır. Zannederim ki garp misliklerinden istedikleri budur ve bu zaruridir. Mihaniki beşeriyet, şarktan biraz muhayyele ve metafizik tasavvurlar dileniyor. Çünkü her gün biraz daha makineleşen zavallı Amerikalının, her gün biraz daha kuruyan muhayyelesi, yarın saati icat eden ya tayyariyi tasavvur eden bir şarklının yaratıcı kafasından mahrum kalacaktır. Şarkı ve garp, mütevasıl kaplardaki su gibi birbirlerinin eksik taraflarını tamamlamak suretiyle hem bugünkü müthiş kültür buhranını halledecek hem de yeni terkiplere doğru gideceklerdir. Şarkla garbın mütekasında olan Türkiye, garptan tesir almakta tereddüt etmemelidir. Ancak bu tesir, bizim tarafımızdan yapılacak mukabil bir tesiri ihlal etmeyecek derecede kalmalı, yani kültürümüzün güzel ve halis köklerine kadar nüfuz etmemelidir. Bunun için garpta Türk musikisine karşı, bilhassa bugün verilen ehemmiyet artarken, Türkiye Konservatuvarı'ndan Alaturka musiki kısmının kaldırılması çok yanlış bir harekettir. Unutmayalım ki bu kararı verenler ve tatbik edenler, evlerinde ve meclislerinde Alaturka musikiden başka bir şey dinlemiyorlar ve kararlarında samimi değil, sadece şekilperesttirler. Günün estetik cereyanlarını bilmiyorlar. Bakınız, Fransa'nın en büyük musiki münekkitlerinden biri, Eugène Boel, bu Alaturka Alafrene musiki münakaşaları üzerine mecmualarımızdan birine mektup gönderdi. Alaturka musikiyi ne şiddetle müdafaa ettiğini göreceksiniz. Birkaç satır okuyacağım. Ferit bir mecmua buldu ve bazı satırları okudu. Görüyor musunuz? 20 seneden beri buhran geçiren garp musikisi bizim çeyrek seslerimize muhtaçtır. Bakınız mektupta daha neler iddia ediyor. Garp sanatı şark sanatından ilhamlar alsa çok iyi eder. Herhangi bir şark sanatı değil, yakınlığı ve mükemmeliyeti itibariyle bu vazifeye en elverişli olan Türk musikisidir. Türklerin mahsulünü vermiş birçok şaheserleri mevcut, tam bir sanatları vardır. Son cümleye dikkat ediyor musunuz? Türklerin mahsulünü vermiş birçok şaheserleri mevcut, tam bir sanatları vardır. En büyük garp musikisi münekkiplerinden biri tarafından bu cümle yazılırken biz Alaturka musikiyi lağvediyoruz. Size bir cümle daha okuyayım. Türk musikisi her şeyden evvel Avrupalılaşmaktan sakınmaya mecburdur. Ferit, Şeref Bey'in bir işareti üzerine mecmuayı göstermek için ilerlerken, Muammer ve Şinasi'yi de görmek için koştular. Faiz Bey de ağır ağır yerinden kalktı
beyliğinin cebinde gözlüğünü arayarak mecmua etrafında biriken başların arasında kendine bir yer tedarikine çalıştı. Neriman ve Nezahat kımıldamamışlardı. Faiz Bey, Şerid'in parmağıyla gösterdiği satırları okuduktan sonra doğruldu. "Ah efendim," dedi. "Bizi bizden daha iyi biliyorlar. Mesnevi'yi de, Rübaiyatı da, Gazali'yi de, Farabi'yi de bizden daha çok okuyorlar. Bizi bizden daha çok takdir ediyorlar. Bizim bizden daha büyük düşmanımız yoktur efendim, yoktur." Şinasi de Neriman'a doğru yürüdü. "Gördün mü?" dedi. "Bunu ben söylemiyorum. Frankler söylüyor. Sen hala eline oda alma." Her münakaşa dönüp dolaşıp Neriman'a karşı bir ithamla neticeleniyordu. Sanki bütün bu adamlar onu mahkeme etmek için toplanmışlardı. Neriman, Gülter haber verdiği zaman da biraz gayri tabii bulduğu bu davetin hakiki sebepleri üzerinde ani bir kuruntuya kapıldı. Belki de münakaşalar ona ağır bir ders vermek için tertip edilmiş gizli bir mukaddimeydi. "Elimeli için uda almayacakmışım," diye bağırdı. Şinasi tesirli sükunetiyle cevap verdi. Çünkü artık hiç çalışmıyorsun. Bana sorma, git bir de muallimlerine sor." "Muallimlerime mi?" Neriman karşısında yeni bir düşman ordusu daha tevehhüm etti. Bütün muallimler, bütün Darül Elhan. Birdenbire ayağa kalktı, gözleri kararıyordu. Oradaki insanlar kömür gibi uzun bir siyah leke haline geldiler. Bazılarını hiç görmüyordu. Kendini sayısız ve şekilsiz bir düşman ordusu karşısında o kadar yalnız ve müdafasız buluyordu ki ancak müthiş bir çığlık kopararak meramını anlatabilirdi. Yüzü bir anda tanınmaz bir hale geldi. Bembeyaz kesilen ve derisi sigara kağıdı gibi incelen şakaklarında mavi damarlar kabardı. Tir tir titreyerek bağırdı. "Siz bir alçaksınız. Sen ve babam ve sizin gibi düşünenlerin hepsi. Hiçbiriniz beni tanımıyorsunuz. Ben de artık sizi tanımıyorum. Artık aranızda bulunmayacağım. Hiç. Beni diyor. Şimdi gidiyorum, anladınız mı? Şimdi hemen karşıya. Beyoğlu'na. Anladınız mı? Ben züppeyim, sahteyim, cahilim. Ben sükût etmişim. Anlıyorsunuz değil mi? Ben..." Sustu, oda kapısına baktı, çıkmak için bir hareket yapmak istedi. Fakat bütün kuvvetleri bir anda kesilerek sandalyeye çöktü, ağlamaya başladı. Onu başka bir odaya aldılar. Evvela Nezahat, sonra ertekiler birer birer yanına geldiler. Yalnız Şeref Bey müsaade isteyerek gitmişti. Neriman bir kanepenin üstüne yüzü koyun kapanmış hıçkırıyordu. Nezahat onu kucakladı, bir elini tuttu, öteki kanepenin yanından aşağı sarkıyordu. Şinasi bir sandalye çekti, kanepenin yanına oturdu. Bu sarkan eli avucuna aldı ve hafif hafif okşamaya başladı. Fakat bu şefkat, Neriman'a Muhit'in merhametine ne kadar muhtaç olduğunu hissettiren felaket duygusunu arttırdı. Daha şiddetle ağlıyordu. Faiz Bey yaklaştı, kızının üstüne eğildi. "Neriman, yavrum Neriman, benim iyi kalpli kızım," dedi. Neriman birdenbire doğruldu, kendini kucakların ve ellerin himayesinden kurtardı, ayaklarını kanepeden indirdi, kısık bir sesle bağırdı. "Baba, ben babaya gitmeyecektim, anladınız mı? Gitmeyecektim. Gülten'e de söyledim. İşte Gülten, sorur. Gitmeyecektim, istemiyordum." Sonra başını arkaya bıraktı. Yeniden boşalan hıçkırıklar arasında tıkanmış bir sesle birkaç kere tekrar etti. "Ben alçak değilim baba, ben alçak değilim. Ben alçak değilim." Gözleri yanıyordu. Çok ağlamıştı. Yalnız kalmak istedi. Çekildiler. Bütün vücudu hala titriyordu. Etrafındakilerin tecessüsünden ve merhametinden kurtulduğuna emin olmak için dört tarafına bakındı. Hepsi gitmiş. Krebiye uzandı. Gittikçe heyecanları yatışıyordu. Boğazı bir kere daha çırpındı ve hıçkırıkları tamamıyla dindi. Şimdi her şey ona garip ve sade görünüyordu. Demin kuvvetli bir sarsıntı içinde bulunan ve çalkalanan eşya duruldu. Basit şekillerini aldı, her şey sakin. Kulağı şınlıyor, ağzı yere açık. Hayretler içinde ne olduğunu anlamıyor. Başından korkunç şeyler geçti. Fakat nedir? Ne oldu? Ne zaman, niçin? Hatırlamaya çalışıyor. Bu felaketler ne zaman başladı? Maxim salonu. Kaç ay evvel? Hayır, daha bir ay bile olmadı. Kaç gün evvel? Bunu bulmak için hadiselerin tilkisini yapmaya uğraşıyordu. Sokakta ne gün bayılmıştı? Macit'le hangi gün Rebon'da buluştular? O zaman baloya kaç gün vardı? 10 gün. Balo yarın akşam. Ovaya kaç gün daha var?
Demek hepsi 9 gün. Çok şaştı. İçinde gayet uzun bir zamanın hatırası vardı. Senelerden beri devam etmiş felaketlerin ağır tesiri altındaydı. Hepsi 9-10 günden mi ibaret? Bu zaman içinde ne oldu? Bayıldığı günden başka bir şey hatırlamıyor. Peki felaket nedir? Hiç. Ruhun üstünde mahiyeti olmayan bir kazık. Nedir? Hiç. Bir kabus. Kapı hafifçe açıldı. Nezahat. Neriman gel biraz içeriye. Açıldın mı? Neriman biraz evvelki aciz görünüşünün tesirlerini silmek isteyen bir çeviklikle doğruldu. İyiyim ben. Detayı ve ayağa kalktı. Yumruklarını sıktı ve gerindi. Biraz tereddüt ediyordu. Nezahat bana cesaret verdi. Odadan çıktılar. Bitişik odadan akort sesleri geliyordu. Neriman içeri girince Şinasi ve Muammer sazlarını bırakarak ayağa kalktılar. Şinasi oraya doğru birkaç adım attı. Neriman bakındı, az. İçine büyük bir arzusu geldi. Bırakmayın, dedi. Sonra Muammer'e doğru koştu. Müsaade ederseniz dedi, ben ut çalmak istiyorum. Bütün yüzlerde gayet ince bir hayret ve sevinç. Ona derhal udu verdiler. Kucağına udu ilk yerleştirdiği anda, geçirdiği buhranların amirleri arasında mücessem bir varlığı olan bu sazı kinle ve muhabbetle kendileri doğru çekti. Akort için ilk mızrabı vurduğu zaman saza karşı bir utanç duyuyordu. Herkesin kendine baktığını zannetti ve Ricati'nin bu görünüşünden bir tebessümle kurtulmaya çalıştı. Şinasi ciddi. Neva'yı ver dedi. Herkes de biraz evvelki hadiselerin tesiri devam ettiği için akort esnasında çıkan en basit saz sesi büyük bir manayla yüklü görünüyordu. 1 saat kadar çaldılar. Bu musiki ki imkansızlıkları anlamanın musikisidir. Neriman'ın o andaki feragat duygularına tam bir cevap veriyordu. Ruhunun üstünden yumuşak bir fırça gibi geçti ve olmayacak şeylere ait arzularını biraz daha süpürdü. Nihayet sazlar sustu, ağır ağır ve itinayla torbalarına kondu. Bakıştılar. Faiz Bey ellerini oturduğu koltuğun kenarına dayadı ve kalkmak için bir hareket yaptı. Hilaleli apartmanının büyük kapısı önünde durdular. Bir otomobil bekliyorlardı. Bütün cadde bomboş. İnce bir yağmur. Işıklar karıncalanıyor. Her geceye benzeyen gece. Bizde değişiklikleri örten zahiri bir sükûn ve yeknesaklık. Her tarafta cemaatin diktatörlüğünü ilan eden bir hareketsizlik, sükûnet ve muvazene. Çok beklediler. Nihayet bir otomobil geçti, bindiler. Fatih'tir bir tanesi. Arkalarıma yaslandılar. Faiz Bey gözlerini yarı kapadı ve göğsünde sıkışmış hava tabakasını bir nefeste bıraktı. Herkes buna dikkat etmişti ve ona baktılar. Faiz Bey söyledi. Bugün çok yoruldum. Kızına yan gözle bakarak. Yarın da yorulacağız galiba dedi. Neriman kendisine tevcih edilen bu zımni suale derhal cevap verdi. Hayır baba. Artık hiç yorulmayacaksınız. İsabet ki aradığınızı bugün bulamadınız. Ben vazgeçtim. Söyledim ya, fikrimden dönmüyorum. Bu teminatı arayan Faiz Bey, oh tetiğe, hay Allah senden razı olsun. Artık hiçbir mesele kalmadı ya. Kalmadı baba. 3 ay 5 ayda beklemeyeceğiz değil mi? Hayır. Birbirine çok benzeyen bir tebessüm dudakları etrafında belirdi. Bu, nikbinlikten ziyade bir mücadelenin sonundaki rahatlık hissinin verdiği tatlı, asabi rehavete benziyordu. Otomobil eğri büğrü sokaklara girdi. Sarsılıyor ve sıçrıyorlardı. Neriman bundan 10 gün evvel, gece yarısından sonra Macit'le beraber otomobille bu sokaklara girişini hatırladı. O vakitki müthiş korkusu ve azabıyla şimdiki vicdan rahatlığı arasındaki farkı bir saadet gibi kabul etmeye çalıştı. İsyan duygularını takip eden bu intibak henüz başlangıcında olduğu için ona yeknesak görünmüyor ve yeni bir his veriyordu. Bütün Fatih uykuda. Otomobil uyuyan bir adamın genzine kaçan sinek gibi karanlık sokakların derin sükûnunu bücüklüyor. Bu saatte Fatih'in simsiyah büyük şiltesi üstünde arzular, büyük hırslar, insanlar, hayvanlar ve taşlar yekpare bir külçe halinde sızmış gibi, ayrılmayacakmış gibi, dirilmeyecekmiş gibi uykuda. Evveler Şinasi ve Nezahat indiler. Şinasi yatak odasına girdiği vakit çok yorulduğunu hissetti. Muayyen hiçbir şey düşünmeden ve zihnine uzun bir tatil vaat ederek soyundu, yatağa girdi. Hiçbir şey muhakeme etmeden hadiselerin bir anda hesabını yapmıştı. Yeçunlar onu tatmin etti. Galebesinin şerefinden ziyade rahatlığını tadıyordu. 10 gündür her gece saatler geçmeden uyuyamıyordu.
bu gece başını yatağa koyunca hemen uyudu. Neriman da yatak odasına girdiği vakit çok yorulduğunu hissetmişti. Ilık bir ruhi boşluğa doğru hızla giden, zihnini uyandırmamak için muayyen hiçbir şey hatırlamamaya çalıştı ve yatağa girdi. Bütün vücudu kendiliğinden uzandı, yayıldı, sanki şirketin pamuğuyla karışarak yoğruldu ve ısındı. 10 gündür her gece saatler geçmeden uyuyamıyordu. Başını yastığına koyunca yüksek bir yerden lezzetlerle dolu bir boşluğa kayarak derhal uyudu. Faiz Bey yatağa girince her geceki ihtiyadına kapılarak başucundaki dolabın üstünden bir kitap aldı. Gazali'nin bir tercümesi. Herhangi bir sayfasını açarak sağ taraftaki ilk satırları kendi falı addetmek gibi çocukça bir arzuya kapıldı. Gazali diyor ki, "Harp bitti. Maktuller harp meydanında yatıyor." Bütün çığlıkları, ızdırap fekin çığlıkları sustu. Her beşeri kasırgayı takip eden sükût, bütün bu şeylerin ne kadar boş olduğunu ne iyi gösterir. Faiz Bey'in göz kapakları ağırlaşıyor ve düşüyordu. Bu gece uykusu çabuk geleceğe benziyor. Fakat okudu. Gazali diyor ki, "Cihan, o cinnum bizi çok aldattı. Fakat gözlerimizin önünden şekillerin, güzel tayfların geçtiğini gördük ve onları temaşa ederek rüyalara daldık." Faiz Bey gözlerini kapadı. Parlak noktalar ve renkli helezonlar halinde süratle değişen bir takım ince çizgiler görüyordu. Sonra dünyadaki şekillerden hiçbirine tamamıyla benzemeyen, canlı birçok hayaller. Uykunun mukaddimesini teşkil eden hafif rüya. Fakat yine gözlerini açtı ve okudu. Gazali diyor ki, "Evet, ölüme mahkum olduğu için her şey boştur. Bu cihanın karşanesi kum üstüne yapılmıştır. Mazi ve istikbal taraf taraf uçurumdur. Hararet ve su benim yatağım ve yastığımdır. Yanmak ve boğulmak, işte benim ayinim." Ve gene Gazali diyordu ki, "Arz, kayalar, denizler, hatta parlak yıldızları ve emelleri ve dehası veya bunaklığıyla beşerin ruhu, cümleten bütün asumanın göğsünde kaybolmaya mahkumdur." Faiz Bey gözlerini bir daha kapadı. Aynı parlak noktalar ve renkli helezonlar. Uykunun mukaddimesi olan hafif rüya. Fakat kulağında rubaiyinin ilk kelimeleri. Arz, kayalar, denizler, hatta parlak yıldızları. 10 gecedir saatlerce uyumuyordu. Fakat bu gece gözleri tamamıyla süzülüyordu. Kitap elinde kalmıştı, kendini bırakıyordu. Arz, kayalar, denizler, hatta parlak